Hükümdar Şehriyar ile kardeşi Hükümdar Şahzaman'ın öyküsü. Anlatırlar ki ancak Allah bilgedir, her şeyi bilir, kesin kudret sahibi ve hayırseverdir. Eski çağlarda ömrün ve anın akışı içinde, Sasani hükümdarları içinde, Hint ve Çin adalarında hükmeden orduların ve kavimlerin hizmetinde olanlarla kalabalık mahiyetinin efendisi olan bir hükümdar. Bu hükümdarın da 2 oğlu varmış. Biri büyük, biri küçük. İkisi de yiğit savaşçılarmış. Fakat büyük küçükten daha yiğitmiş. Bu oğul ülkelere hükmeder ve adalet sağlayarak insanları yönetirmiş. Bundan dolayı ülkelerinin halkları onu çok severlermiş. Bu hükümdarın adı Şehriyar imiş. Küçük kardeşi ise Şahzaman adını taşıyor ve Semerkandül Acem'de hüküm sürüyormuş. İkisi de kendi ülkelerinde yaşıyor ve 20 yıldır halklarını yönetiyorlarmış. Bu sürenin sonunda her biri servet ve saltanatlarının doruğuna yükselmişler. Durumları böyleyken büyük kardeş küçüğünü görmek için şiddetli bir özlemin pençesine düşmüş. Vezirine gidip kardeşiyle birlikte geri dönmesini emretmiş. Vezir, duyduk ve itaat ettik yanıtını vermiş. Sonra da yola koyulmuş. Allah'ın izniyle güvenlik içinde küçük kardeşin ülkesine ulaşıp huzuruna çıkmış. Ona barış içinde yaşam diledikten sonra Şah Şehriyar'ın kendisini özlediğini ve gezisinin amacının onu ağabeyini görmeye davet etmek olduğunu bildirmiş. Şahzaman onu duyduk ve itaat ettik diye yanıtlamış. Sonra gezi hazırlıklarına başlayarak çadırlarını, develerini, katırlarını, hizmetçi ve yardımcılarını toparlamış. Sonra da kendi vezirini çağırarak yönetimi ona bırakmış ve ağabeyinin ülkesine ulaşmak üzere yola çıkmış. Ancak dinlenmek üzere konakladıkları yerde gece yarısına doğru sarayda bir şey unuttuğunu anımsamış ve dönüp sarayına girmiş. Eşini yataklarında, kölelerinden bir zencinin boynuna sarılmış uyurken bulmuş. Bunu görünce gözünde dünya kararmış. İçinden böyle bir olay kentten ayrılır ayrılmaz ortaya çıkıyorsa bu alçak kadın ben kardeşimin yanında bir süre uzakta bulunduğum sırada acaba neler yapmaz demiş ve kılıcını çekerek ikisini de yatağın örtüsü üzerinde öldürmüş. Ve hemen o anda o saatte geri dönmüş ve konak yerinden hareket emri vermiş. Kardeşinin kentine ulaşıncaya kadar gece gündüz yol almış. Ağabeyi kardeşi için süslettiği kentte onun gelişinden sevinç duyarak onu bağrına basıp selamlamış ve coşkuyla konuşmaya koyulmuşlar. Ancak eşiyle geçirdiği serüveni anımsayarak Şahzaman'ın yüzünü bir keder bulutu kaplamış. Yüzü sararmış, bedeninde bitkinlik duymuş, yemeden içmeden kesilmiş. Şah Şehriyar onu bu durumda görünce içinden bunu Şahzaman'ın ülkesinden ve saltanatından ayrılmasına vermiş ve bu konuda ona hiçbir şey sormadan kardeşini kendi haline bırakmış. Ama sonraki günlerde ona "Kardeşim, nedenini bilmiyorum ama vücudunu bitkin ve yüzünü sararmış görüyorum." demiş. Kardeşi de "Kardeşim, içimde işleyen bir yara var." diye yanıtlamış. Ancak başına geleni ve karısına ne yaptığını açıklamamış. Şah Şehriyar ona "Benimle Sürek avına çıkmanı çok istiyorum. Böylece içim ferahlar." demiş. Fakat Şahzaman bunu hiç kabule yanaşmamış ve Şah Şehriyar yalnız başına ava gitmiş. Padişahın sarayında bahçeye bakan pencereler varmış. Şahzaman bakınmak için bunlardan birinin önünde eğilmiş otururken sarayın bahçe kapısı açılmış. Buradan 20 kadın, 20 erkek köle çıkmış. Kardeşinin eşi Sultan da tüm göz kamaştırıcı güzelliğiyle bunların arasında yürüyormuş. Bunlar bahçenin ortasındaki havuza yaklaşınca tamamen soyunup birbirlerine katılmışlar. Birdenbire Şah'ın eşi "Ey Mesut, ya Mesut" diye haykırmış ve hemen iri kıyım bir zenci yaklaşıp onu kucaklamış ve yere yatırıp üstüne çullanmış. Bunu bir işaret bilerek tüm öteki erkek köleler dişi kölelere aynı şeyi yapmışlar ve böylece uzun süre birlikte kalıp gün batıncaya kadar öpüşmüşler, sarmaşlaşmışlar ve çiftleşmişler ve de benzeri davranışlarını sürdürmüşler. Bunu görünce Şah'ın kardeşi kendi kendine
Vallahi benim başıma gelen felaket bunun yanında hiç kalır. Gerçekten de bu gördüklerim çok daha beter demiş ve derdini, kederini unutmuş. O andan başlayarak durup dinlenmeden yiyip içmeye başlamış. O sırada ağabeyi Şah avdan dönmüş, birbirlerine esenlik dilemişler. Sonra Şah Şehriyar kardeşi Şahzaman'ın benzine kan geldiğini ve yüzünün canlandığını görmüş. Bir de uzun süre bir şey yememişken birden tüm iştahıyla yemek yediğini fark etmiş. Buna şaşarak "Kardeşim, görüyorum ki yüzünün solgunluğu geçmiş. Nasıl oldu bu? Anlat bana." demiş. Kardeşi ona "Sana ilk rahatsızlığımın nedenini anlatacağım ama sağlığımı yeniden kazanmamın nedenini anlatmamı isteme benden" diye yanıtlamış. Şah ona "Öyleyse ilkin bana solup sararmanın ve düşkünlüğünün nedenini söyle de bir anlayayım" demiş. Şahzaman yanına gelmem için vezirini bana gönderince yola çıkma hazırlıkları yaptım ve kentten dışarı çıktım. Sonra yolda sana getireceğim ve sarayda sunacağım bir hediyeyi unuttuğumu anlayınca geri döndüm ve karımı yatağımın örtüsü üstünde bir zenciyle yatmış uyurken buldum. İkisini de öldürdüm, sonra da sana ulaşmak için yola koyuldum. Bu serüveni düşünerek kahrolup durdum. Yüzümün sararmasının ve düşkünlüğümün nedeni buydu. Yeniden sağlığıma kavuşmanın nedenini açıklamamı isteme diye yanıt vermiş. Ağabeyi bu sözleri işitince ona Allah aşkına bana sağlığına kavuşmanın nedenini de açıkla demiş. Bunun üzerine Şahzaman gördüğü her şeyi ona anlatmış. Şehriyar bunları kendi gözümle görmem gerekir deyince kardeşi ona öyleyse yeniden ava çıkacakmış gibi hazırlan. Sonra benimle birlikte sarayda gizlen. Her şeyi görecek ve gerçeği anlayacaksın demiş. Şah hemen tellallarla ava çıkacağını ilan ettirmiş ve askerlerini çadırlarıyla kentin dışına yollamış. Kendisi de yola koyulup çadıra yerleşmiş. Genç kölelerine yanıma kimseyi sokmayın buyruğunu vermiş. Sonra kılık değiştirip gizlice saraya dönmüş. Kardeşinin yanına ulaşmış ve onunla birlikte bahçeye bakan bir pencerenin kenarına oturmuş. Aradan bir saat geçmiş geçmemiş, hanımları ortalarında, kadın köleler ve de erkek köleler bahçeye girmişler ve Şahzaman'ın anlattığı gibi davranmışlar ve asr zamanına kadar eğlenceyi sürdürmüşler. Şah Şehriyar bu durumu görünce aklı başından gitmiş ve kardeşi Şahzaman'a kalkıp yola çıkalım ve Allah'ın çizdiği yolda bahtımızı arayalım. Çünkü haysiyetsiz saltanat olmaz. Bizimkinden beter bir durumla karşılaşmadıkça da olmayacaktır. Yoksa doğrusu yaşamaktansa ölmek yeğdir demiş. Buna kardeşi de olumlu yanıt vermiş. Sonra birlikte sarayın gizli bir kapısından çıkıp gitmişler ve bir deniz kıyısındaki çayırda tek başına duran bir ağaca ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden yol almışlar. Bu çayırda bir tatlı su kaynağı varmış. Bu sudan içmişler ve dinlenmek üzere oturmuşlar. Günün bir saati geçmiş geçmemiş ki deniz kaynamaya başlamış ve birdenbire siyah bir duman sütunu oradan göğe doğru yükselmiş ve bulundukları çayıra doğru yönelmiş. Bunu görünce korkmuşlar ve ağacın en yukarısına tırmanmışlar ve bundan ne çıkacağını izlemeye başlamışlar. Birdenbire kara duman, uzun boylu, geniş omuzlu, iri göğüslü, başında sandık taşıyan bir ecinliğe dönüşmüş. Ecinli karaya çıkmış ve tünedikleri ağacın altına gelip durmuş. Sandığın kapağını açmış, oradan büyük bir kutu çıkarmış, onun da kapağını açmış. Birdenbire oradan güneş gibi parlayan, güzelliği göz kamaştıran ve arzu uyandıran bir genç kız çıkmış. Şairin dediği gibi, elinde meşale, gölgelerden çıka gelince karanlıklar aydınlığa dönüşmüş. Saçtığı ışık şafağı söndürmüş adeta. Güneşler onun ışığını yansıtmış, ay gözlerinin gülüşünü. Sırlarının tülleri yırtılınca yaratıklar baygın ayaklarına serilmişler. Tatlı bakışının yoğun ışığı karşısında tutkulu gözyaşları kirpikleri ıslatmış. İçinli güzel genç kıza iyice bakıp ona, ''Ey ipeksi şeylerin sultanı, ey düğün gecesinde yatağından kaçırdığım, bir parça dizinde uyumak isterim senin.'' demiş ve başını genç kızın dizlerine yaslayarak uykuya dalmış.
O anda genç kız bakışını ağacın tepesine çevirmiş ve ağaca gizlenmiş iki hükümdarı görmüş. Hemen Ecinli'nin başını dizlerinden kaldırarak yere bırakmış. Ağacın altında yer alarak işaretle onlara "İnin aşağı, bu ifritten korkmayın" demek istemiş. Onlar da işaretle yanıt vermişler. "Ah, Allah seni korusun, bu korkulu işten bizi bağışla" diye. Kız da yine işaretle "Allah sizi de korusun, hemen aşağı inin, yoksa ifrite söylerim, ikinizi de en kötü ölümle telef eder" demiş. Bunu anlayınca korkmuşlar ve ağaçtan inmişler. Kız onları karşılamak için ayağa kalkmış ve onlara "Gelin, mızraklarınızla sert ve zorlu biçimde beni delin, yoksa ifriti uyandırırım" demiş. Korku içinde Şehriyar Şahzaman'a "Kardeşim, onun istediğini ilkin sen yap" demiş. Kardeşi de ona "Ağabeyim olarak sen örnek olmadıkça hiçbir şey yapmam" demiş. Böylece ikisi de birbirini göz kırparak kandırmaya çalışmış. Bunu görünce kız "Niye öyle gözlerinizi kırpıştırıp duruyorsunuz? Hemen gelip istediğimi yapmazsanız ifriti şimdi uyandırırım" demiş. Cebinden küçük bir torba, bunun içinden de 570 mühür yüzük dikili bir gerdanlık çıkararak onlara "Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sormuş. "Bilmiyoruz" yanıtını alınca bu yüzüklerin sahiplerinin hepsi bu ifritin gafil boynuzları üzerinde benimle çiftleşti. Bundan dolayı siz iki kardeş de bana yüzüklerinizi vereceksiniz demiş. Bunu duyunca iki kardeş parmaklarından çıkararak yüzüklerini ona vermişler. Kız bunun üzerine onlara şöyle demiş: "Bilin ki bu ifrit beni düğün gecemde kaçırdı. Beni bir kutuya koydu. Kutuyu da bir sandığa yerleştirdi. Sandığa 7 kat zincir vurdu ve dalgaların çarpışıp vuruştuğu kudurgan bir denizin dibine koydu. Ama biz kadınlar bir şeyi isteyince hiçbir şeyin bizi engellemeyeceğini bilmiyordu. Zaten şair ne demiş? Dostum, kadınlara inanma, vaatlerine gül geç. Çünkü onların iyi ya da kötü halleri ferçlerinin heveslerine bağlıdır. Güya aşktan söz ederler, oysa hainlik onları sarıp giysilerinin titreşiminde şekillenir. Yusuf'un dediklerini saygıyla anımsa. Adem'i cennetten kovdurmak için iblisin kadını kullandığını unutma. Kendine de güvenme. Bir işe yaramaz, çünkü yarın bağlandığın kişi de saf aşkın yerini çılgın bir tutku alacaktır. Hele hiç şöyle deme: "Aşka düşersem aşıkların çılgınlığına kapılmayacağım." Sakın bunu söyleme. Çünkü gerçekte kadınların ayartısından yakasını sıyırmış bir erkek olmayacak şeydir. Bu sözleri duyan iki kardeş şaşkınlığın son kertesinde şaşırmışlar ve birbirlerine bu bir ifrit olduğu halde bütün gücüne karşın bizim başımıza gelenlerden daha müthiş şeyler onun başına gelmiş, bu serüven bize bir teselli olmalıdır demişler. O anda genç kızın yanından ayrılmışlar, her biri kendi ülkesine dönmüş. Şah Şehriyar sarayına dönünce karısının başına ensesinden vurdurmuş ve aynı biçimde kadın köleler ile erkek kölelerin de başlarını vurdurmuş. Sonra vezirine her gece kendisine bakire bir genç kız getirmesi emrini vermiş ve her gece bir genç kızı koynuna alıp bekaretini gidermiş, sabah olunca da öldürtmüş ve 3 yıl boyunca böyle davranmaktan vazgeçmemiş. Bu yüzden halk acı haykırışlar ve korku kargaşası içinde kız çocuk olarak ellerinde ne kalmışsa alıp ülkeyi terk etmişler. Kentte hükümdarın saldırısına boyun eğecek tek bir kız bile kalmamış. Tam bu sırada şah vezirine her zamanki gibi bir genç kız bulmasını emretmiş. Vezir çıkıp aramış fakat hiçbir kız bulamamış. Tüm üzgünlüğü, tüm kırgınlığıyla eve dönmüş. Şah yüzünden yüreği korkuyla doluymuş. Bu vezirin güzellik, çekicilik, parlaklık ve mükemmellikten yana nasibini almış iki kızı varmış. Büyüğün adı Şehrazat, küçüğününki Dünyazat imiş. Şehrazat kitaplar, yıllıklar, eski hükümdarların efsanelerini ve geçmiş halkların öykülerini okumuş. Hatta eski çağlardaki halkların, hükümdarların ve şairlerin yaşam ve eserlerinden oluşan 1000 ciltlik bir kitaplığı da varmış. Çok güzel konuşur, dinlemesine doyum olmazmış. Şehrazat babasını üzgün görerek demiş ki, "Neden böylesine düşünceli ve üzgün, değişmiş, yıkılmış görüyorum seni? Bil ki babacığım, şairin dediği gibi,
Üzgünsün görüyorum, rahatlasana. Hiçbir şey sürüp gitmez. Neşeler gibi dertler de erir biter günü gelince. Vezir bu sözleri işitince hükümdarla olup biten her şeyi başından sonuna kadar kızına anlatmış. Bunun üzerine Şehrazat ona, Allah'ın izniyle babacığım, beni bu hükümdarla evlendir. Ya kurtulur yaşarım ya da ölümüm ümmeti Müslümin kızları için bir kurtarmalık oluşturur. Onları Şah'ın pençesinden almış olurum demiş. Bunu duyan vezir, Allah seni esirgesin, seni asla böylesi bir tehlikeye atmam demiş. Kız ise bu tehlikeyi göze almak gerek yanıtını vermiş. Vezir de dikkat et de senin de başına çiftlik sahibiyle öküz ve eşek öyküsünde olanlar gelmesin, hele bir dinle demiş. Eşek, öküz ve çiftçinin öyküsü. Bil ki kızım, bir zamanlar büyük zenginlikleri ve sürü sürü hayvanları olan bir tacir varmış. Bu tacir evliymiş, çocuk sahibiymiş. Yüce Allah ona kuşların ve hayvanların dilinden anlama yeteneği de vermiş. Bu tacirin ev yeri nehir kıyısında verimli bir toprakmış ve çiftliğinde bir eşek ile bir öküz varmış. Bir gün öküz eşeğin bulunduğu ahıra gelmiş. Burasını süpürülmüş, sulanmış bulmuş. Yemlikte iyice harman edilmiş arpa ve elekten geçirilmiş saman varmış. Eşek de yan gelip yatmaktaymış. Çünkü çiftçi arada bir gerektikçe küçük bir gezinti için onu kullanır. Bundan sonra eşek hemen ahıra dönüp rahatına bakarmış. İşte o gün çiftçi öküzün eşeğe keyfince yemini yemeye bak, sağlık olsun, yarasın ve de hazmı kolay olsun. Bense sen dinlenirken yorgunluktan ölüyorum. Sen harmanlanmış arpa yiyorsun, önüne getiriyorlar ve bazen efendi üzerine binse de çabucak seni geri getiriyor. Bana gelince sadece çift sürmeye ve dolap çevirmeye yarıyorum dediğini duymuş. Eşek de ona diyormuş ki, seni tarlaya çıkarıp boyunduruğu boynuna takarlarken kendini yere at, hiç ayağa kalkma. Alıp ahıra götürdüklerinde yemek için verdikleri baklaya sanki hastaymışsın gibi dokunma. 1-2 hatta 3 gün yiyip içmekten kendini alıkoy. Böylece yorgunluktan ve de çalışmaktan kurtulursun. Oysa sahipleri oracıkta onların konuşmalarını dinliyormuş. Ahırdan sorumlu yanaşma gelip de yem vermek için öküze yaklaşınca onun çok az yediğini görmüş ve de ertesi sabah çifte koşmak isteyince onu keyifsiz bulmuş. Bunun üzerine çiftçi yanaşmaya, eşeği al ve bütün gün öküz yerine onu çifte koş demiş. Yanaşmada öküz yerine eşeği işe koşup bütün gün çalıştırmış. Günün sonunda eşek ahıra dönünce öküz ona yaptığı iyilik ve bütün gün sayesinde dinlendiği için teşekkür etmiş. Eşek hiç yanıt vermemiş ve yaptığından büyük pişmanlık duymuş. Ertesi gün sabah sürücü gelmiş ve eşeği götürüp gün batıncaya kadar yeniden çalıştırmış. Eşek boynu soyulmuş, yorgunluktan bitkin bir halde gelmiş. Öküz onu bu durumda görünce coşkuyla ona şükranlarını sunmaya ve övgüyle onurlandırmaya başlamış. Eşek o zaman ona demiş ki, bundan önceki günler ne rahattım, rahatlıktan nasibimi alıp duruyordum. Bununla birlikte sana iyi bir nasihatte bulunmakla yarar görmekteyim. Efendimiz'i yanaşmalara şöyle derken duydum. Öküz yarın da yerinden kalkmazsa onu kasaba verin, kesin, derisinden masaya örtü yapın. Senin adına korktum, sağlığından endişe ettim. Öküz eşeğin bu sözlerini işitince ona teşekkür etmiş ve demiş ki, yarın onlarla gider canla başla çalışırım. Ve hemen yeminin tümünü yemiş, hatta yem kabının dibini diliyle yalamış. Bütün bunlar olup bitmiş ve sahipleri de bu sözleri duymuş. Ertesi gün gün doğunca tacir eşiyle birlikte öküz ve ineklerin bulunduğu ahıra gitmiş. Oturup izlemişler. Biraz sonra yanaşma gelip öküzü dışarı çıkarmış. Öküz efendisini görünce kuyruğunu sallamaya, gürültüyle yellenmeye ve her yöne çılgınca koşmaya başlamış. Bunu gören çiftçi öylesine bir gülme nöbetine tutulmuş ki sırt üstü düşmüş. Karısı sormuş, "Ne gülüyorsun sen?" diyerek. O da, "Görüp işittiğim bir şeyden ötürü bunu ölümü göze almadan sana açıklayamam." demiş. Kadın, "Bunu bana kesinlikle açıklaman gerek. Gülüşünün nedeni nedir? Ölsen bile söylemelisin." deyince kocası, "Ölümden korktuğum için bunu sana açıklayamam." demiş.
Kadınsa öyleyse sen bana gülüyorsun diye tutturmuş ve de onunla çekişmekten ve inatla sözünü sürdürerek canını sıkmaktan vazgeçmemiş. Sonunda adam büyük bir şaşkınlığa düşmüş. Çocuklarını yanına çağırtmış. Kadıya ve tanıdıklara da haber salmış. Karısına sırrını açıp ölmeden önce vasiyetnamesini hazırlatmak istemiş. Çünkü karısını amcasının kızı ve çocuklarının anası olduğundan büyük bir aşkla severmiş. Bir de onunla 20 yıldır birlikte yaşamış imiş. Dahası karısının yakınlarına, mahalledeki komşuları da çağırtmış. Onlara tüm öyküyü ve sırrını açıklar açıklamaz öleceğini söylemiş. Orada bulunan herkes kadına Allah aşkına ısrarından vazgeç yoksa kocan, çocuklarının babası ölecek demiş. Ama kadın onlara bana sırrını açıklamadan yakasını bırakmam, ölürse ölsün demiş. Bunun üzerine konuşmaktan vazgeçmişler. Çiftçi de yanlarından ayrılmış, ahırdan yana yönelmiş. Bahçede ilkin abdest alıp sonra dönerek 2 rekat namaz kılıp sırrını söyleyecek ve ölecekmiş. Çiftçinin 50 tavuğu doyuracak güçte yiğit bir horozu ve bir köpeği varmış. Çiftçi köpeğin tavukları çullanan horozu seslenip onu azarlayarak "Efendimiz ölüme giderken böylesine keyiflenmekten utanmıyor musun?" dediğini duymuş. Bunun üzerine horoz köpeğe sormuş, "Nasıl oluyor bu?" diye. O zaman köpek öyküyü tekrarlamış. Horoz da ona, "Allah Allah, Efendimiz'de hiç akıl yok mu? Benim 50 karım var, birini hoş tutar, öbürünü azarlar, idare eder giderim. Onun bir tek karısı var, onu bile nasıl yöneteceğini bilmiyor. Oysa çözüm çok basit. Dut ağacından birkaç dal kessin, birden yatak odasına dalsın ve ölünceye ya da pişman olup özür dileyinceye kadar karısını dövsün. Bundan sonra hiç can sıkacak sorular sormaz," demiş. Çiftçi köpekle konuşan horozun söylediklerini işitince kafasında şimşek çakmış ve karısını dövmeye karar vermiş. Vezir burada öyküsünü kesip kızı Şehrazat'a "Ben de sana çiftçinin karısına yaptığını yapsam yeridir," demiş. Kızı "Ne yapmış?" diye sorunca vezir sözünü şöyle sürdürmüş. Çiftçi karısının yatak odasına girmiş, kestiği birkaç dut dalını orada bir yerlere sakladıktan sonra ona seslenerek "Sırrımı söyleyebilmem için yatak odasına gel, hiç kimse beni görmesin, sonra da öleyim," demiş. Karısı onunla odaya girmiş. Çiftçi ikisine ait odanın kapısını kapayıp karısına gittikçe şiddetini arttırarak bayıltıncaya kadar sopa çekmiş. Sonunda kadın "Pişman oldum, pişman oldum," demiş. Sonra da kocasının 2 elini, 2 ayağını öpmeye başlamış ve gerçekten pişman olmuş ve de onunla birlikte dışarı çıkmış. 2 tarafın yakınları da dahil tüm orada bulunanlar aralarının düzeldiğini görerek sevinmişler ve herkes ölünceye kadar mutlu ve bahtlarından memnun yaşamışlar. Babasının anlattıklarını dinledikten sonra Şehrazat demiş ki, "Babacığım, her şeye karşın dilediğimi yerine getirmeni istiyorum." O zaman vezir daha fazla ısrar etmeden kızı Şehrazat'ın çeyizini hazırlamış, sonra meseleyi Şah Şehriyar'a açmaya gitmiş. Bu sırada Şehrazat küçük kardeşine yapacaklarını öğretip ona "Şah'ın yanında olduğum sırada seni çağırtacağım. Geldiğin ve Şah'ın benimle işinin bittiğini anladığın zaman bana, ablacığım, bana o harika öykülerinden birini anlat da geceyi hoşça geçirelim de. Bunun üzerine sana anlatmaya başlayacağım öyküler eğer Allah isterse Müslüman kızlarının kurtuluşunun nedeni olacaktır," demiş. Bunun ardından vezir kızını almaya gelmiş ve onunla birlikte Şah'ın huzuruna çıkmış. Şah memnun olmuş ve vezire "Gereken her şey hazır mı?" diye sormuş. Vezir saygıyla "Evet," demiş. Fakat Şah genç kıza sahip olmak isteyince kız ağlamaya başlamış. Şah ona "Neyin var?" diye sorunca kız da "Şahım, bir kız kardeşim var, ona veda etmek isterdim," demiş. Şah'ın arattığı kız kardeşi gelince Şehrazat'ın boynuna sarılmış ve yatağın ayak ucuna sokulup kalmış. O zaman Şah ayağa kalkmış ve bakire Şehrazat'a sahip olarak kızlığını gidermiş. Sonra konuşmalar başlamış. Dünyazat Şehrazat'a demiş ki, "Allah seninle olsun ablacığım, geceyi hoşça geçirmemiz için bize bir masal anlatsana." Şehrazat bütün kalbimle ve yerine getirilmesini görev bilerek, "Ancak yüce ve soylu şahımız izin verirlerse,"
diye yanıt vermiş. Şah bu sözleri duyunca zaten uykusu da kaçtığından Şehrazat'ın masalını dinlemekten tedirginlik duymamış. Ve Şehrazat bu ilk gece Tacir ile İfrit'in öyküsünü anlatmaya başlamış. Tacir ile İfrit'in öyküsü. Ey bahtı güzel şah! Vaktiyle tacirler içinde pek çok serveti ve tüm ülkelerde ticari ilişkileri olan bir tacir varmış. Bir gün atına atlayıp işinin gerektirdiği bir yere gitmek üzere yola çıkmış. Sıcak pek fazla olduğundan bir ağacın altında oturmuş. Elini azık torbasına sokarak oradan birkaç lokmalık yemek ve hurma çıkarmış. Hurmaları yiyip bitirince çekirdeklerini ileriye fırlatmış. Ama birdenbire önünde uzun boylu bir ifrit belirmiş ve kılıcını sıyırarak tacire yaklaşmış ve haykırmış. Ayağa kalk, sen benim çocuğumu öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim. Tacir ona, ben senin çocuğunu nasıl öldürebilirim diye sorunca ifrit, hurmaları yiyince çekirdeklerini fırlattın. Çekirdekler oğlumun göğsüne çarptı, onu yaraladı ve hemen oracıkta öldü demiş. Bunun üzerine tacir ifrite, bil ki ey yüce ifrit, ben inanç sahibi bir insanım, yalan nedir bilmem ve de çok zenginimdir. Çocuklarım ve bir de eşim var. Sonra evimde bana emanet edilmiş mallar bulunuyor. Bana izin ver, evime gidip ben de hakkı olanların hesaplarını göreyim. Bunları tamamlayınca yıl sonunda sana geri dönerim. İşte sana işim bitince geri döneceğimi vaat ve yemin ediyorum. O zaman bana istediğini yapabilirsin. Allah bu söylediklerimin tanığıdır demiş. Ecinli ona güvenmiş ve tacirin ayrılmasına izin vermiş. Tacir ülkesine geri dönmüş. Tüm bağlantılarından kurtulmuş. Herkese hak ettiğini vermiş. Sonra da karısına ve çocuklarına başına gelenleri anlatmış. Ana babası, karısı ve çocukları hepsi birden ağlamaya başlamışlar. Sonra da tacir vasiyetnamesini hazırlamış. O yılın sonuna kadar yakınlarıyla birlikte yaşamış. Bu sürenin sonunda yola çıkmaya karar vermiş. Kefenini koltuğunun altına sıkıştırarak yakınlarına, komşularına veda etmiş. Burnunun dikine yola koyulmuş. O zaman yakınları ona ağlayıp çırpınmış, matem haykırışları koparmışlar. Tacire gelince yoluna devam etmiş ve söz konusu olan bahçeye girmiş. O gün yeni yılın ilk günüymüş. Oturup kötü bahtına ağlarken yanında boynu zincirli bir ceylan sürükleyerek bir şeyh çıka gelmiş. Taciri selamlamış ve ona mutlu bir yaşam diledikten sonra cinnilerin barındığı bu yerde tek başına oturmanın sebebi nedir diye sormuş. Bunun üzerine tacir ifritle olan serüvenini ve burada oturmasının nedenini ona anlatmış. Ceylan'ın sahibi şeyh buna çok şaşırmış ve vallahi senin inancın büyük bir inançmış. Öykünde öylesine olağanüstü ki iğneyle gözün iç köşesine yazılsa düşünceye saygı duyanlar için üzerinde durulmaya değer bir konu olurdu. Sonra onun yanına oturup vallahi ey kardeşim, ifritle serüveninin sonunu görmedikçe yanından ayrılmayacağım demiş. Ve gerçekten oturup onunla konuşmaya başlamış ve onu derin bir üzüntüye ve fırtınalı düşüncelere kapılarak korku ve dehşetten bayılacak gibi görmüş. Ceylan'ın sahibi onunla oturup dururken birdenbire siyah renkli iki tazıyla ikinci bir şeyh çıka gelmiş. Yaklaşıp ikisini de selamlamış ve onlara Ecinli uğrağı olan bu yerde ne yaptıklarını sormuş. Bunun üzerine ona öyküyü baştan sona anlatmışlar. Ancak o da yanlarına henüz oturmuşken yedeğinde duru renkli bir katır bulunan üçüncü bir şeyh onlara doğru gelmiş. Selam verip bu yerde oturmalarının nedenini sormuş. Onlar da başından sonuna kadar öyküyü anlatmışlar. Ama anlatılanı burada tekrarlamanın hiç yararı yok. Tam o sırada bir toz çevrintisi yükselmiş ve çayırın ortasına doğru şiddetli bir fırtına esmiş. Sonra toz dağılmış ve elinde iyice bilenmiş bir kılıçla söz konusu olan Ecinli ortaya çıkmış.
Gözleri kıvılcım saçarak onlara yaklaşmış ve aralarından taciri çekip alarak ona gel demiş. Gel ki sen benim yaşantımın soluğu, yüreğimin ateşi, çocuğumu nasıl öldürdüysen ben de seni öylesine öldüreyim. Bunun üzerine tacir ağlayıp yakınmaya başlamış. Üç şeyh de onunla birlikte ağlayıp inlemeye ve hıçkırmaya başlamışlar. Ceylanın sahibi ilk şey sonunda yüreklenerek Ecinli'nin ellerine sarılmış. Ey Ecinli, ey Ecinli, padişahlarının başı ve başlarının tacı, sana bu Ceylan'la olan serüvenimi anlatırsam ve sen bundan etkilenirsen karşılığında beni bu tacirin kanının 1/3'ünü bağışlayarak ödüllendirir misin diye sormuş. Ecinli, evet, hiç kuşkun olmasın saygıdeğer şey, bana öyküyü anlatırsan ben de onu olağanüstü bulursam tacirin kanının 1/3'ünü bağışlarım demiş. Birinci şeyhin öyküsü başlamış böylece. Bil ki ey yüce ifrit, şu gördüğün ceylan benim amcamın kızıydı ve benim etim kanım gibiydi. Onunla daha pek gençken evlendim ve birlikte 30 yıl yaşadık. Allah ondan çocuk sahibi olmamı istemedi. Bunun üzerine bir cariye edindim. Allah'ın lütfuyla bana dolunay kadar güzel bir oğlan çocuğu doğurdu. Hoş gözleri, birleşik kaşları ve kusursuz bir yapısı vardı. Yavaş yavaş 15 yaşında bir delikanlı oluncaya kadar büyüdü. O sırada önemli bir iş için uzak bir kente gitmek zorunda kaldım. Amcamın kızı şurada gördüğünüz Ceylan. Çocukluğundan beri büyücülüğe ve sihir sanatına kendini kaptırmış imiş. Sihirbazlık bilgisiyle oğlumu buzağa, annesi olan cariyeyi de ineğe dönüştürmüş. Sonra da bunları çobanımızın bakımına terk etmiş. Ben uzun bir süre geçtikten sonra geziden döndüm. Oğlumdan ve annesinden haber sordum. Amcamın kızı bana, cariye öldü, oğlun kaçtı, nereye gittiğini bilmiyorum dedi. Bütün bir yılı yüreğimin acısıyla gözüm yaşlı geçirdim. O yılın Kurban Bayramı gelince çobandan bana semiz bir inek ayırmasını söyledim. Bana iyice semiz bir inek getirdi. Ama bu şu Ceylan'ın büyülediği cariyemdi. Yenlerimi kıvırdım, giysimin eteklerini topladım ve bıçak elde ineği kurban etmeye hazırlandım. Birdenbire bu inek inlemeye ve alabildiğine gözyaşları dökmeye başladı. Bunu görünce duraksadım. Onu kurban etmesini çobandan istedim. İsteğimi yerine getirdi. Sonra da derisini yüzdü. Ama onda ne et ne de yağ bulduk. Sadece deri ve kemikten oluşmuştu. O vakit bunu kurban ettiğime pişman oldum. Ama pişmanlık neye yarar ki? Bunun üzerine onu çobana verdim ve dedim ki, bana iyice yağlanmış bir buzağı getir. O da bana büyüyle buzağı haline getirilmiş oğlumu getirdi. Bu buzağı beni görünce ipini kopardı, bana doğru koştu. Ayaklarımın ucunda iniltilerle, gözyaşlarıyla yuvarlandı. Ona acıdım, çobana, bana bir inek getir, bunu bırak dedim. Anlatının bu noktasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş, verilen izinden daha fazla yararlanmadan yavaşça susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat, ablacığım anlattıkların ne kadar tatlı ve zarif ve zevki nasıl okşuyor bilsen demiş. Şehrazat, ama bunlar eğer hükümdarımız beni bağışlar ve hala hayatta olursam yarın akşam ikinize anlatacaklarımın yanında hiç kalır diye yanıt vermiş. Şah da kendi kendine, vallahi öyküsünün sonunu dinlemeden onu öldürmeyeceğim demiş. Sonra Şah Şehriyar ve Şehrazat gecenin geri kalan bölümünü birbirlerinin kollarında geçirmişler. Bunun ardından Şah adalet dağıtmak üzere divana başkanlık etmeye gitmiş. Orada vezirin kolunun altında öldüğüne inandığı kızı için hazırladığı kefenle gelmiş bulunduğunu görmüş. Ancak ona bu konuda hiçbir şey söylememiş. Adalet dağıtmaya devam etmiş ve kimilerini yeni görevlere atarken kimilerine de işten el çektirmiş ve bu gün sonuna kadar sürmüş. Vezirse vesveseli imiş, şaşkınlığının sınırlarına ulaşmış, divan dağılınca Şah Şehriyar sarayına dönmüş. Ve ikinci gece gelince Dünyazat ablası Şehrazat'a, ablacığım senden rica ediyorum tacir ile Ecinli öyküsünün sonunu anlat demiş. Şehrazat da
Tüm kalbimle ve gereken saygıyla, ancak Şah yine bana izin verirse diyerek yanıt vermiş. Şah ona konuşabilirsin deyince söze başlamış. Ey bahtı güzel Şah, ey adaletli hükümdar, tacir buzağının ağladığını görünce yüreği acımayla dolmuş ve çobana bu buzağı sürüye kat demiş. Ecinli bu garip öyküye çok şaşırmış. Sonra Ceylan'ın sahibi Şeyh sözünü sürdürmüş. Ey Ecinli şahlarının efendisi, bütün bunlar olup biterken amcamın kızı orada durup bakıyor ve bu buzağa kurban edilmeliydi çünkü tam yağlanmış diyordu. Ama ben acıdığımdan ötürü karar veremiyordum. Çobana onu götürmesini söyledim. O da buzağı alıp gitti. İkinci gün otururken çoban yanıma geldi ve bana efendim size sevineceğiniz bir şey söyleyeceğim ama ödülümü isterim dedi. Ona kuşkun olmasın diye yanıt verdim. Çoban, ey ünlü tacir, benim büyücü olan bir kızım var. Büyü yapmayı yanımızda yaşayan yaşlı bir kadından öğrendi. Dün bana verdiğiniz buzağıyla birlikte kızımın yanına gittim. Kızım onu görür görmez başını tül yazmayla örttü ve gülmeye ve sonra da ağlamaya başladı. Ve de bana, baba, benim değerim senin gözünde bu denli düşük mü ki benim yanıma yabancı erkeklerin girmesine izin veriyorsun dedi. Ona hani nerede bu yabancılar dedim. Sonra neden ilkin güldün sonra da ağladın diye sordum. Bana yanındaki bu buzağı Efendimiz tacirin oğludur ama büyülenmiş. Onu öz anası ile birlikte böyle büyüleyen de üvey anasıdır. Kendisini buzağı kılığında görünce dayanamayıp güldüm ve de ağlıyorsam nedeni buzağının annesinin babası tarafından kurban edilmesidir dedi. Kızımın bu sözlerini duyunca çok şaşırdım. Sonra size haber getirmek için sabahın gelişini sabırsızlıkla bekledim. Şeyh sözünü ey kudretli Ecinli diye sürdürmüş. Çobanın bu sözlerini duyunca onunla birlikte acele evden çıktım. Şarap içmeden sarhoş olmuş gibiydim. Çocuğumu görmek düşüncesi, mutluluğu ve neşesi o denli yoğundu ki çobanın evine ulaşınca genç kız bana hoş geldiniz dedi ve elimi öptü. Sonra buzağı yanıma geldi ve ayaklarımın önünde yuvarlandı. Çobanın kızına bu buzağı hakkında anlattıkların doğru mu diye sordum. Kız da evet kuşkusuz efendim bu senin oğlun yüreğinin alevidir dedi. Ona ey nazik ve yardımsever genç kız dedim. Oğlumu kurtarırsan sana babanın elinin altındaki tüm mal ve hayvanları veririm. Bu sözlerime güldü ve bana efendim bu vereceklerini ancak iki koşulla kabul edebilirim dedi. İlki oğlunla evlenirsem ve ikincisi de istediğimi büyüleyip hapsetmeme izin verirsen, yoksa karının hayınlıklarına karşı koymanın sonucunu alamam. Çobanın kızının sözlerini duyunca ey kudretli Ecinli ona olur dedim ve dediğim gibi babanın elinin altında bulunan zenginlikler de senin olacak. Amcamın kızına gelince onun yaşamını istediğin gibi ele alabilirsin dedim. Bu sözlerimi duyunca kız eline bir bakır leğen aldı. Onu suyla doldurdu ve su üstüne büyülü sözcükler okudu. Sonra bunu eğer Allah seni buzağa yarattıysa eşkalini değiştirmeden buzağı olarak kal. Ama büyülenmişsen yüce Allah'ın izniyle ilk yaratıldığın hale dön diyerek buzağının yüzüne serpti. Bunu söyler söylemez buzağı kıpırdamaya ve silkinmeye başladı ve yeniden insan kılığına döndü. Ona Allah'a şükürler olsun dedim. Söyle bana amcamın kızı sana ve anana ne yaptı? Ve o da bana başlarına ne geldiyse hepsini anlattı. Bunun üzerine oğlum, bahta hükmeden Allah senin kurtulman ve haklarını elde etmen için birini görevlendirmiş dedim. Bundan sonra ey iyi yürekli Ecinli, oğlumu çobanın kızıyla evlendirdim. O da büyücülük bilgisiyle amcamın kızını büyüledi. Onu şurada gördüğünüz ceylan kılığına soktu. Ve ben buralardan geçerken şu taciri gördüm. Ne yaptığını sordum. Ondan başına geleni öğrendim. Başına daha neler gelebileceğini merak ederek birlikte bekledim. Benim öykümse bu kadar. Bunu duyan Ecinli, bu öykü yeterince şaşırtıcı, istenen kanın 1/3'ünü bağışladım diye haykırmış. O anda iki tazının sahibi ikinci şeyh ilerlemiş ve demiş ki,
Bil ki ey ecinli şahlarının efendisi, bu iki köpek benim kardeşlerimdi. Babamız ölünce bize miras olarak 3.000 dinar bıraktı. Ben hisseme düşenle alışverişe koyulduğum bir dükkan açtım. Kardeşlerimden biri ticaret yapmak üzere geziye çıktı. Kervanlara katılarak 1 sene kadar bizden uzakta kaldı. Döndüğü zaman elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Ona dedim ki, kardeşim, ben bu geziye çıkmamanı salık vermiştim sana. Ağlamaya başladı ve kardeşim, kudretli ve yüce olan Allah bunun böyle olmasını istedi. Artık sözlerin bana hiçbir yararı yok çünkü hiçbir varlığım kalmadı dedi. Bunun üzerine onu dükkana götürdüm. Sonra da hamama gittik. Onu en iyi cinsten bir esvapla donattım. Sonra da oturup birlikte yemek yedik. Ona, kardeşim, sana kazancımın geçen yıldan bu yıla hesabını çıkarayım ve sermayeye dokunmaksızın bu kazancı seninle paylaşalım dedim. Hesaplanınca o yıl 1000 dinar kar sağladığımı gördüm. Kudretli ve yüce Allah'a hamd ettim. En yoğun neşeyle keyiflendim. Sonra kazancı 2 eşit parçaya bölerek kardeşimle paylaştım. Ama kardeşlerim yeniden ayrılmayı kararlaştırdılar. Benim de onlarla birlikte gitmemi istiyorlardı. Ancak ben bunu asla kabul etmedim ve onlara geziye çıkmakla sanki ne kazandınız da beni size öykünmeye zorluyorsunuz deyince bana sitem ettiler. Ancak sonuç alamadılar. Çünkü onlara uymadım. Böylece her birimiz kendi dükkanlarımızda bütün bir yıl alışverişle uğraştık. Fakat onlar yeniden bana gezi önerisinde bulundular. Ben yine onlara uymadım. Bu böyle tam 6 yıl sürdü. Sonunda kentten ayrılmak bakımından onlara uymak durumunda kaldım ve onlara, kardeşlerim, elimizde kalan parayı sayalım dedim. Saydık ve tüm paramızın 6.000 dinar olduğunu gördük. Bunun üzerine onlara, bunun yarısını toprağa gömelim, başımıza bir felaket gelirse kullanabilmek için her birimiz ticaret yapmak üzere 1000'er dinar alalım dedim. Allah görüşünü bağışlasın dediler. Bunun üzerine parayı aldım, 2 eşit parçaya böldüm. 3.000 dinarı gömdüm. Geri kalan 3.000 dinarı aramızda eşit olarak dağıttım. Her birimize 1000'er dinar düşecek şekilde. Sonra her birimiz çeşitli mallar satın alarak bir gemi kiralayıp tüm mallarımızı içine taşıttık ve yola koyulduk. Yolculuk tam 1 ay sürdü. Bu sürenin sonunda bir kente ulaşıp burada mallarımızı sattık. Her bir dinara karşılık 10 dinar kar sağladık. Sonra bu kentten ayrıldık. Denizin kıyısına ulaştığımızda orada eski ve yıpranmış giysiler içinde bir kadın gördük. Kadın benim yanıma yaklaştı. Elimi öperek, "Efendim, yardım edip beni kurtarır mısınız? Ben size elbet bunun karşılığını öderim." dedi. "Kuşkusuz yardım edip seni kurtarırım ama karşılığını ödemek zorunda olduğunu düşünme." dedim. Bana, "Öyleyse benimle evlenin, beni kendi ülkenize götürün, size tüm varlığımı adayayım, bunu benden esirgemeyin, ben minnettarlığın ve iyiliğin ne olduğunu bilenlerdenim. Benim fakir görünüşümden de utanmayın." dedi. Bu sözleri duyunca ona ta içimden bir acıma duydum. Zira kudretli ve yüce Allah'ın iradesine karşı durmak mümkün değildir. Onu yanıma aldım, zengin elbiseler giydirdim ve gemide altına şahane halılar serdim. Ona tam ve yürekten ve incelikli bir karşılamada bulunmamdan sonra yola koyulduk. Yüreğim onu büyük bir aşkla sevdi ve o andan itibaren gece ve gündüz hiç yanımdan ayırmadım. Kardeşlerimin arasında sadece ben onunla ilgileniyordum. Bu yüzden kardeşlerim beni kıskandılar. Benim zenginliğime ve mallarımın üstün niteliğine de imreniyorlardı. Ben de olan her şeye açgözlülükle bakıyorlar, benim ölümümü ve paramı ele geçirmeyi düşünüyorlardı. Çünkü şeytan davranışlarını onlara en güzel renkler içinde gösteriyordu. Bir gün karımın yanında uyurken bize yaklaşıp ikimizi de alarak denize attılar. Karım suda uyandı. Bir çırpıda değişip ifriteye dönüştü. Beni omzuna aldı ve bir adaya götürüp bıraktı. Sonra bütün gece gözden kayboldu. Sabahleyin dönüp bana, "Beni tanımadın mı? Senin karınım ben. Yüce Allah'ın izniyle seni ölümden kurtarıp buraya getirdim. Çünkü bil ki ben bir ecinliyeyim.
Gördüğüm andan beri gönlüm seni sevdi. Sadece Allah böyle istediği için ve ben Allah'a ve koruyup kutsadığı peygamberine inanırım. Fukara kılığında senin yanına geldiğim halde yine de benimle evlenmek istedin. O zaman ben de karşılık olarak seni sudan çıkarıp ölümden kurtardım. Kardeşlerine gelince onlara çok kızdım. Kuşkusuz onları öldürmem gerek, dedi. Bu sözleri duyunca çok şaşırdım. Yaptığına teşekkür ettim ve ona, kardeşlerimin yok edilmesine gelince gerçekten buna gerek yok, dedim. Sonra ona başından sonuna kadar kardeşlerimle aramızda olup bitenleri anlattım. Sözlerimi duyunca bana, ben bu gece onların yanına uçacağım ve gemilerini batıracağım, ölüp gitsinler, dedi. Ona, Allah aşkına sakın bunu yapma. Zira atasözü, ey layık olmayan kimseye yardım eden, bil ki suçlu işlediği suçuyla zaten yeterince cezalandırılmıştır, der. Sonra ne de olsa onlar benim kardeşlerimdir, dedim. Bana mutlaka onları öldürmem gerek, dedi. Boşuna hoşgörüsüne sığındım. Sonra beni omuzlarına aldı, uçtu ve evimin taraçasına bıraktı. Evimin kapılarını açtım. 3000 dinarı saklı oldukları yerden çıkardım ve gerekli işlerimi ve adet hükmündeki hatır ziyaretlerini yaptıktan sonra dükkanımı açtım. Yeniden mal satın aldım. Akşam olunca dükkanımı kapadım. Eve dönünce bir köşeye bağlanmış bu 2 köpeği gördüm. Beni görünce ayağa kalkıp ağlamaya, giysilerime sürtünmeye başladılar. O anda karım koşarak geldi ve bunlar senin kardeşlerin, dedi. Ona ama kim bunları bu hale sokmuş diye sordum. Ben, büyü alanında benden daha bilgili olan kız kardeşimden rica ettim. O da bunları 10 sene geçmeden kurtulmamak üzere bu hale soktu, dedi. İşte ey kudretli ecinli, bundan dolayı buraya geldim. Artık 10 sene dolduğu için baldızımı bulup onları kurtarmasını dileyeceğim. Buraya ulaştığımda şu iyi yürekli genci gördüm. Serüvenini öğrendim. Onunla aranızda olup biteceği görmeden de bir yere gitmek istemedim. Benim öyküm de böyle. Ecinli, bu gerçekten şaşırtıcı bir öykü. Cinayeti karşılayacak cezanın 1/3'ünü daha affediyorum, demiş. Bunun ardından Katır'ın sahibi olan 3. şeyh öne çıkmış ve Ecinli'ye, ben sana bu ikisininkinden de harika bir öykü anlatacağım. Sen de bana karşılığında cinayetin geri kalan kan bedelini bağışlayacaksın, demiş. Ecinli, peki öyle olsun, diye yanıt vermiş ve 3. şeyh anlatmaya başlamış. Ey sultan, ey Ecinliler başı, bu Katır benim karımdı. Bir zamanlar yolculuğa çıkmış, ondan tam 1 yıl uzakta kalmıştım. İşlerimi bitirince bir gece ansızın onun yanına döndüm ve onu yatağın halı örtüsü üzerinde bir zenci köle ile yatarken buldum. Orada ikisi konuşuyor, kırıtıyor, gülüyor, öpüşüyor ve şakalaşarak birbirini azdırıyorlardı. Beni görür görmez karım hemen ayağa kalkıp bir testi suyla üzerime saldırdı. Bu testiye bazı sözcükler mırıldandı ve suyu üzerime serpti. Bana da kendine özgü kılıktan çık, köpek kılığına gir, dedi. Ben hemencecik bir köpek oldum. Beni evden kovdu. Çıktım. Uzun süre sokaklarda süründükten sonra bir kasap dükkanına ulaştım. Dükkana yaklaşıp oradaki kemik parçalarını yemeye başladım. Dükkan sahibi beni fark etti ve alıp evine götürdü. Kasabın kızı beni görünce hemencecik yüzünü örttü ve babasına, böyle mi yapılır, yanında bir erkek getiriyor ve eve sokuyorsun, dedi. Babası, hani nerede bu erkek diye sorunca, bu köpek bir insanoğludur, onu bir kadın büyülemiş, ben onu kurtarma gücüne sahibim, diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca babası, öyleyse Allah aşkına onu kurtar kızım, dedi. Kız eline bir testi su aldı. Üzerine birkaç sözcük mırıldandıktan sonra birkaç damlasını üstüme serpti ve bu kılıktan çık, ilk haline dön, dedi. Hemen eski halime döndüm ve genç kızın elini öptüm. Ona, şimdi senden beni büyüleyen karımı büyülemeni diliyorum, dedim. Bunun üzerine bana bir miktar su verdi ve karını uyur vaziyette bulursan onu bu suyla ıslat, istediğin kılığa girecektir, dedi. Gerçekten onu uyurken buldum ve üzerine su serperken bu kılıktan çık, katır şekline gir, dedim. Hemen o an katıra dönüştü. Ecinli katıra dönerek, doğru mu bu anlattıkları diye sormuş.
Katır başını öne doğru sallayıp hal diliyle "Ah evet, ah evet, çok doğru" demek istemiş. Bu öykü Ecinli'yi zevk ve heyecanla titretmiş ve ihtiyara kanın geri kalan 1/3'ünü bağış olarak sunmuş. Tam o sırada Şehrazat günün doğmakta olduğunu görerek verilen izni aşmak istemediğinden yavaşça susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat, "Ablacığım, sözlerin ne kadar tatlı, zarif ve güzel ve de kulağa ne kadar hoş geliyor" demiş. Şehrazat, "Ama şah beni bağışlar, yine hayatta kalırsam gelecek gece anlatacaklarımın yanında hiç kalır" yanıtını vermiş. Şah kendi kendine, "Doğrusu öykünün şaşırtıcı sonunu öğrenmeden onu öldürmeyeceğim" demiş. Sonra Şah ile Şehrazat geceyi sabah oluncaya kadar sevişerek geçirmişler. Bundan sonra Şah çıkıp divana gitmiş. Vezir de öteki saraylılar da gelmişler. Salon dolunca Şah yargılayıp atamalar yapmış, buyruklar verip işlerini tamamlamış. Bu böylece akşama kadar sürmüş. Sonra divan dağılmış, Şah Şehriyar da sarayına dönmüş. Ve 3. gece gelince Dünyazat, "Ablacığım, senden anlattığın öyküyü tamamlamanı rica ediyorum." Şehrazat da, "Tüm dost ve cömert yüreğimle" diyerek yanıt vermiş. Sonra da sözünü sürdürmüş. "Ey bahtı güzel Şah! İşittim ki 3. Şeyh üçünün en şaşırtıcı olan öyküsünü anlatınca Ecinli çok şaşırmış ve de zevkten ve heyecandan titreyerek "Cinayetin bedelinin geri kalanını da bağışladım, taciri bırakıyorum" demiş. Bunun üzerine tacir mutluluktan uçarcasına şeyhlerin önüne gelmiş, onlara teşekkürler etmiş. Onlar da kendilerince onun ölümden kurtulmasını kutlamışlar. Sonra her biri ülkelerine gitmişler. "Ancak" diye sözünü sürdürmüş Şehrazat, "bu öykü balıkçının öyküsü kadar şaşırtıcı değildir." Şah, "Neymiş bu balıkçının öyküsü?" diye sormuş. Şehrazat da anlatmaya başlamış. Balıkçı ile İfrit'in öyküsü. İşittim ki ey bahtı güzel Şah, bir zamanlar yaşı epeyce ilerlemiş, evli barklı, 3 çocuk babası, oldukça fakir bir balıkçı varmış. Ağına her gün suya sadece 4 kez atar, sonuç almazsa da bir daha denemezmiş. Böylece günlerden bir gün öğle saatinde deniz kıyısında sepetini yere koyup ağını fırlatmış ve ağın suyun dibini bulmasını beklemiş. Sonra ipleri toparlamış. Ağ öyle ağırmış ki kendine doğru çekmeyi başaramamış. O da onu uçları toprağa kakılı sağlam bir kazığa bağlamış. Sonra soyunmuş, suya dalıp ağın yöresinde yüzmüş. Ağı karaya çekinceye kadar çabalayıp durmuş. Başarısından mutlu giyinmiş. Ağa yaklaşıp bakmış ki içinde bir eşek leşi yatmakta. Bunu görünce üzülmüş ve "Yüce ve kudretli Allah'tan daha yüce ve kudretlisi yoktur" demiş. Sonra da "Ama gerçekten Allah'ım bana bu bağışı çok şaşırtıcı" diyerek kendi kendine şu dizeleri okumuş. Ey dalgıç! Gecenin karanlıklarında döner durursun ve körü körüne yitirirsin her şeyi. Bırak bu zahmetli çabayı, çek git. Çünkü baht devinmeyi sevmez. Ağını leşten kurtarıp suyunu sıkıp akıtınca Bismillah diyerek onu yeniden suya fırlatmış ve ağın suyun dibine ulaşmasını beklemiş. Sonra da çekmeyi denemiş ama ağın çok ağır olduğunu ve ilk seferdekinden de çok dibe çöktüğünü anlamış. Büyük bir balık yakaladığı düşüncesine kapılarak soyunup suya dalmış. Ağ kurtarıncaya kadar çabalamış ve onu kıyıya çekince çamur ve kumla dolu bir küp yakaladığını anlamış. Bunu görüp umudu kırılınca şu dizeleri okumuş. Ey kötü talih, artık yeter. Tanrım, kullarına acı. Ne hazin ki yeryüzünde hiçbir ödül yeteneğe eşit değildir. Çoğu kez evimden çıkar, bahtımı ararım. Epeyce oldu. Öğrendim artık, baht ölmüştür. Bu ne yoksulluk. Ey talih, gölgene sığınırlar ama sen bilgeleri sürgün eder, dünyayı budalalara yönettirirsin. Sonra küpü uzaklara fırlatmış.
Ağını sıkmış, isyanından dolayı Allah'tan bağışlanma dilemiş ve 3. kez deniz kenarına gelmiş. Ağını fırlatmış ve dibi bulana kadar beklemiş. Sonra da çekerek kırık testiler ve cam parçalarıyla dolu olduğunu görmüş. Bunu görünce bir şairin şu dizelerini okumuş. Ey şair, bahtın rüzgarı hiç senden yana esmeyecek. Biliyor musun saf kişi, ne kamış kalemin ne yazının ahenkli kıvrımları seni asla zenginleştirmez. Sonra başını göğe kaldırarak haykırmış. Allah'ım biliyorsun, ağımı 4 kezden fazla fırlatmam. Oysa daha şimdiden 3 kez fırlatmış bulunuyorum. Bunun ardından Allah'ın adını bir kez daha anmış ve ağını denize fırlatmış ve beklemiş dibe ulaşsın diye. Bu kez tüm çabalarına karşın dipteki kayalara daha da fazla takılmış olan ağını çekmeyi başaramamış ve bağırmış. Allah'tan yüce ve kudretli varlık yoktur. Sonra soyunup ağın yöresinde denize dalıp çıkmış. Ağı kayalıktan kurtarıp karaya çıkarıncaya kadar çabalayıp durmuş. Ağı açmış, bu kez içinde sarı bakırdan, içi dolu ve dokunulmamış büyük bir küp bulmuş. Küpün ağzı kurşunla kaplanmış ve Davut peygamberin oğlu Hazreti Süleyman'ın mührüyle mühürlenmişmiş. Bunu gören balıkçı pek sevinmiş, kendi kendine işte çarşıda kazancılara satabileceğim bir şey buldum, herhalde en az 10 dinar eder demiş. Küpü sallamaya başlamış ancak nedenle ağır olduğunu anlayınca kendi kendine açıp içinde ne olduğunu görmem gerek, onu torbama koyar sonra götürür kazancılar çarşısına satarım diye düşünmüş. Bıçağını eline alıp küpün ağzından kurşunu sökünceye kadar uğraşmış. Sonra da küpü tersine çevirmiş. İçindekiler yere dökülsün diye sallamaya başlamış. Ancak küpten yere hiçbir şey düşmemiş. Sadece yerden göğün mavisine yükselen ve toprağa yayılan bir duman oluşmuş. Balıkçı çok şaşırmış. Sonunda dumanın yayılması bitince yoğunlaşma başlamış. Bir titreşim sonunda ayakları yerde sürünürken başı bulutlara değen bir ifrite dönüşmüş. Bu ifritin başı kubbe, ayakları direk, ağzı mağara, elleri dirgen, dişleri çakıl, burnu testi, gözleri meşale gibiymiş. Saçları dağınık ve tozluymuş. Bu ifriti görünce balıkçı korkmuş. Her yanı titreyerek dişleri birbirine kenetlenmiş, tükürüğü kurumuş ve gözleri ışıktan körleşmiş. İfrit balıkçıyı görünce Allah'tan gayrı Tanrı yoktur, Süleyman da Allah'ın peygamberidir diye bağırmış ve balıkçıya seslenerek ve sen ey Süleyman Allah'ın peygamberi beni öldürme, bir daha sana karşı gelmeyeceğim, emirlerine karşı çıkmayacağım demiş. Balıkçı ey asi ve küstah dev, ne cesaretle Süleyman'ın Allah'ın peygamberi olduğunu söylersin. Süleyman öleli 1800 yıl oldu ve biz ahir zamandayız. Ya senin anlattığın öykü ne? Bu küpe nasıl girdin sen? Demiş. Bu sözleri duyan Ecinli balıkçıya Allah'tan başka Tanrı yoktur. Sana iyi bir haber vereyim balıkçı demiş. Balıkçı da ne söyleyeceksin diye sormuş. İfrit ölümünü hem de şu saatte ve en korkunç şekilde diye yanıtlamış. Balıkçı ona bu haber için Allah layığını versin ey ifritlerin sultanı demiş. Allah seni korumasın, seni bizden ırak kılsın. Niye benim ölümümü istersin? Ölümü hak edecek ne yaptım ben? Seni küpten kurtardım, denizdeki zindanından azat ettim ve yeryüzüne çıkardım. İfrit demiş ki, ölümlerden ölüm beğen ve nasıl öldürülmek istediğini söyle. Balıkçı, böylesine bir cezayı hak edecek ne gibi bir suç işledim diye sormuş. İfrit, ey balıkçı, öykümü dinle bak demiş. Balıkçı da anlat öyleyse ama kısa kes çünkü ruhum sabırsızlıktan ayak ucumdan çıkmak üzere demiş. İfrit anlatmaya başlamış. Bil ki ben asi bir ecinliyim. Davud'un oğlu Süleyman'a karşı çıktım. Adım Sahr el-Cinnidir. Süleyman benim üzerime veziri Barhiya oğlu Asaf'ı gönderdi. Tüm çabalarıma karşın vezir beni tuttu ve Süleyman'ın ellerine teslim etti. O anda burnum sürtüldü, kendimi aşağılanmış hissettim. Beni görünce Süleyman Allah'a şükretti ve benden onun dinine girmemi ve emrine tabi olmamı istedi. Ama ben reddettim. Bunun üzerine bu küpü getirtti ve beni hapsetti. Sonra ağzını kurşunladı ve yücelerin yücesinin adıyla mühürledi ve iman etmiş Efarit'e emir verdi.
Beni omuzlarına alarak denizin orta yerine atıverdiler. Denizin dibinde 100 yıl kaldım. İçimden beni kim kurtarırsa onu servete boğacağım dedim. Ama 100 yıl daha geçti. Beni kimse kurtarmadı. 2. yüzyıl bitince kendi kendime beni kurtaracak olana toprağın definelerini bulup vereceğim dedim. Ama beni kimse kurtaramadı. Böylece 400 yıl geçti. Kendi kendime beni kurtaracak olana istediği 3 şeyi vereceğim dedim. Ama beni kimse kurtarmadı. O zaman müthiş bir hiddete kapıldım ve kendi kendime şimdi artık beni kim kurtarırsa onu öldüreceğim ama onu ölümünü seçme fırsatını da tanıyacağım dedim. İşte tam bu sırada ey balıkçı sen gelip beni kurtardın. Hangi biçimde öldürülmeyi istiyorsun söyle bakalım. İfrit'in bu sözleri üzerine balıkçı, hey ya Rabbi, ne inanılmaz şey, seni kurtarmak demek bana nasipmiş. Ey İfrit, gel beni affet, Allah da seni affetsin. Ama beni öldürürsen Allah da seni kahretmek için birilerini yoluna çıkarır demiş. Bunu duyunca İfrit, ama seni öldürmek istiyorsam bu sırf beni kurtarmış olmandan dolayıdır demiş. Balıkçı da, ey İfritlerin şeyhi, sana iyilik yapanı kötülükle karşılaman doğru mu? Oysa atasözleri hiç yalan söylemez ve balıkçı bu konuda şu dizeleri okumuş. Acının tadını tatmak istersen herkesin derdine ortak ol. Kederini yatıştır. Yaşantıma yemin olsun ki çakallar minnet bilmezler. İstersen dene. Durumum Amr'ın anası Macir gibi olacaktır. Ama İfrit ona çok konuştun, kesinlikle ölmen gerektiğini bil demiş. O zaman balıkçı kendi kendine ben bir insanoğlundan başka bir şey değilim. O ise bir ecinli ama Tanrı bana tutarlı bir akıl vermiş. Onu yok etmek için bir tertip bulmak, kurnaz bir hile hazırlamak isterim. Bakalım o da sırası gelince kötülüğü ve kurnazlığıyla bir düzen kurabilecek mi demiş. Bunun üzerine İfrit'e gerçekten benim ölümüme karar verdin mi diye sormuş. İfrit hiç kuşkun olmasın yanıtını vermiş. O zaman balıkçı Süleyman'ın mührü üzerinde adı bulunan Allah adına soruma doğru olarak cevap vermeni senden rica ediyorum demiş. İfrit Yüce Allah'ın adını işitince çok heyecanlanmış ve şaşa kalmış ve sorabilirsin ben de doğru olarak yanıt vereceğim demiş. Bunun üzerine balıkçı nasıl oluyor da ancak elini ya da ayağını sokabileceğin küpe tüm olarak sığabiliyorsun demiş. İfrit acaba bundan kuşku mu duyuyorsun diye sormuş. Balıkçı doğrusu küpe girişini gözümle görmedikçe buna asla inanmam demiş. Ancak o anda Şehrazat şafak söktüğünü görmüş, ruhsatlı konuşmasını kesmiş ve 4. gece olunca sözünü sürdürmüş. Bildiğime göre ey bahtı güzel şah, balıkçı İfrit'e sana asla inanmam, ta ki küpe girdiğini gözlerimle görmüş olayım deyince İfrit sarsılmış, silkinmiş ve yeniden göğe yükselen bir duman olmuş. Sonra da sıkışmaya ve nihayet yavaş yavaş küpe yerleşmeye başlamış. Bunun üzerine balıkçı hemen üzerinde Süleyman'ın mührü olan kurşun tıpayı almış ve küpün ağzını tıkamış. Sonra da İfrit'e seslenmiş. Hey oradaki, ölmek için ölüm tarzını seç, yoksa seni denize fırlatacağım ve de kıyıda bir ev yaptırıp seni avlamak isteyenleri engelleyeceğim. Onlara burada kim kendisini kurtarırsa kurtulur kurtulmaz kendisini kurtarana ölüm çeşitleri sayarak hangi türden ölmek istediğini soran bir ifrit var diyeceğim demiş. İfrit balıkçının sözlerini işitince küpten çıkmaya çalışmış ama başaramamış ve de Süleyman'ın mührüyle kurşun tıpa altında hapsedilmiş olduğunu anlamış. O zaman balıkçının kendisini ifritlerin en zayıfından en kuvvetlisine kadar hiçbirinin kurtaramayacağı bir zindana atmış bulunduğunu fark etmiş. Sonra balıkçının kendisini deniz kıyısına doğru götürdüğünü anlayınca ona hayır hayır demiş. Balıkçı ise böyle gerekli, böyle gerekli demiş. O zaman ecinli koşullarını gevşetmeye başlamış ve alçak gönüllülükle ona ''Ey balıkçı bana ne yapacaksın?'' diye sormuş. O da ''Seni denize atacağım çünkü sen orada 1800 yıl kaldıysan ben kıyamet gününe kadar kalman için tertibat alacağım. Allah'ın seni korumasını istiyorsan sen de beni koru. Beni öldürme ki Allah da seni öldürmesin diye sana yalvarmadım mı? Oysa sen benim yalvarışlarıma kulak asmadın, alçakça davrandın.''
demiş ve eklemiş. İşte şimdi Allah seni benim ellerime terk etti. Sana vicdan azabı duymadan istediğimi yapabilirim. İfrit ise şöyle karşılık vermiş. Bana küpünü aç, seni iyiliklere boğayım deyince balıkçı, yalan söylüyorsun sen hey lanet olasıca. Zaten seninle benim aramda Kral Yunan'ın veziriyle Hekim Rüyan arasındaki olay aynen geçiyor diyerek eklemiş. İfrit, bu Kral Yunan'ın veziri ve Hekim Rüyan kimdi, nedir bu öykü demiş. Balıkçı da anlatmaya başlamış. Bilesin ki ey İfrit, akıp giden eski zaman içinde ve birbirini izleyen çağlarda Rum ellerinde, Fars kentinde Yunan adlı bir kral varmış. Zenginmiş, kudretliymiş, ordulara hatırı sayılır güçlere hükmedermiş ve her ülkeden hükümdarlarla dostça geçinirmiş. Ancak bedeni, hekimleri ve bilginleri umutsuzluğa düşürmüş olan bir cüzzamla dertliymiş. Ne ilaçlar, ne haplar, ne de merhemler onu şifaya kavuşturuyormuş. Hiçbir hekim derdine çare bulamıyormuş. Günün birinde Kral Yunan'ın kentine Ruyan adlı ihtiyar bir hekim gelmiş. Bu hekim Rumca, Farsça, Latince, Arapça ve Süryanice kitapları okuyup bilgi edinmiş. Tıp ve yıldız bilimi üzerinde incelemelerde bulunmuş. Bunlarla ilgili ilkeleri ve kuralları ve yıldızların olumlu ve olumsuz etkilemelerini çok iyi bilirmiş. Bitkiler, yaş ve kuru otlar ve bunların iyi ve kötü etkileri üzerinde de bilgi sahibiymiş. Ayrıca felsefe ve her türlü tıp bilimiyle başkaca fenler üzerinde de incelemelerde bulunmuş imiş. Bu hekim kente gelince daha birkaç gün geçmeden kralın öyküsünü ve Allah'ın takdiri gereği cüzamdan çektiklerini ve de tüm hekim bilginlerin tedavilerinden bir sonuç alınamamış olduğunu öğrenmiş. Bunu öğrenince o geceyi düşünerek geçirmiş. Ama ertesi gün Tanrı'nın değerli mücevheri güneş dünyayı selamlayıp ortalığı aydınlatınca uyanmış. En iyi giysilerine bürünerek Kral Yunan'ın huzuruna çıkmış. Yerlere kadar eğilip kralın karşısında yeri öpmüş. Kralın kudretinin uzun ömürlü olması için dualar etmiş ve Allah'ın inayetiyle iyilikler dilemiş. Sonra sözünü sürdürerek kendisinin kim olduğunu anlatmış ve de "Efendim, bedeninde bulunan hastalığı öğrendim ve hekimlerin çoğunun derdine çare bulamadığını duydum. Bundan dolayı seni iyileştirmeye geldim. Sana ilaç içirecek ya da bedenine merhemler sürecek değilim." demiş. Bu sözleri duyan Kral Yunan çok şaşırmış ve "Bunu nasıl yapacaksın bilmiyorum ama beni iyileştirirsen Allah şahidim olsun, sana ve seni izleyecek sülalene yeterince servet bağışlar, tüm dileklerini yerine getirmeleri için buyruklar veririm, sen de benim musahibim ve dostum olursun" demiş. Sonra da ona hilat giydirmiş, armağanlar vermiş ve "Gerçekten sen ilaçsız, merhemsiz benim hastalığımı iyi edebilir misin?" diye sormuş. Hekim de "Evet, kesinlikle bedenine hiçbir ağrı ve zahmet vermeden seni iyi ederim" demiş. Kral görülmedik bir şaşkınlıkla ona "Ey hekimbaşı, bunu hangi gün ve saatte gerçekleştireceksin? Bir an önce işe giriş çocuğum" demiş. Hekim de "Duyduk ve itaat ettik" diye yanıt vermiş. Bunun ardından kralın huzurundan ayrılmış, kitaplarını, ilaçlarını ve kokulu bitkilerini yerleştireceği bir ev kiralamış. Sonra ilaçlarından, bitkilerinden tertipler yaparak bunları sap kısmını oyduğu bir çomağın içine doldurmuş. Sonra da elinden geldiğince bir de top yapmış. İşini bitirince ertesi gün kralın huzuruna çıkmış ve karşısında eğilerek yeri öpmüş. Sonra ona ertesi gün at üstünde meydana gitmesini ve kendisini orada beklemesini söylemiş. Ertesi gün kral, emirleri, mabeyinciler, vezirler ve krallığın diğer önemli kişilerinin eşliğinde oyun meydanına gitmiş. Meydana henüz yeni ulaşmışlarken Hekim Ruyan çıka gelmiş ve krala orada silahşörlerinden seçeceği birkaçıyla at üzerinde top oynamasını önererek "Bu sopayı al ve sıkı sıkı tut ve bununla topa vur. Bu oyunu tüm avcun ve bedenin terleyesiye kadar sürdür. Böylece ilaç avcundan tüm vücuduna geçerek dağılacak. Terleyip ilacın bedenini etkilemesine değin zaman geçince sarayına dön. Hemen hamama girip yıkan, kendini iyileşmiş bulacaksın. Şimdi Allah'a emanet ol" demiş.
Kral Yunan hekimin verdiği sopayı alıp seçtiği silahşörlerle top oynamaya başlamış. Silahşörler de atlarının üzerinde topu atıp kralın vurmasını sağlayarak onunla birlikte bu oyunu sürdürmüşler. Kral topun peşine düşerek ulaşınca ona şiddetle vurmak üzere at koşturmuş. Elindeki sopayı da sıkı sıkıya tutuyormuş. Bu biçimde sopa vurmayı avcı ve tüm bedeni terden sırılsıklam oluncaya kadar sürdürmüş. Böylece ilaç avucundan sızarak bütün bedenine yayılmış. Hekim Ruyan ilacın etki sağladığını anlayınca kralın hemen saraya dönmesini ve hemen hamamda yıkanmasını önerdiği için kral da hemen dönüp kendisine hamamı hazırlamalarını emretmiş. Halı sericiler ve köleler acele koşuşup halıları serip giysileri ve havluları yerine koyunca kral hamama girmiş ve hamamın özel bölmesinde giyinip dışarı çıkınca atına atlayıp sarayına dönmüş ve orada uyumuş. Kral Yunan'ın durumu böyleyken hekim Ruyan da evine gidip yatmış. Ertesi sabah uyanınca saraya gitmiş. Kralın huzuruna çıkıp kabulünü dilemiş. Kral onun içeri alınmasını buyurmuş. Hekim kralın huzuruna gelince eğilerek yeri öpmüş ve ağır ağır şu kasideyi okumaya başlamış. Hitabet baba olarak seni seçseydi çiçek açar ve bir daha başkasını seçmezdi. Ey ışık saçan yüzü meşalenin alevini körleten, o parlak yüzün sönmeden ışık saçıp dursun. Zamanın çehresinde çizgiler belirinceye kadar, bulutun tepeleri sarıp yağmura dönüştüğü gibi sen de cömertliğinle kapla benim her yanımı. Yaptıklarınla zaferin tepelerinde yer tut, bahtın hiçbir dileğine karşı çıkmadığı sevgilisi ol. Bu kasideyi duyunca kral ayağa kalkmış ve sevecenlikle hekimin boynuna sarılmış. Sonra onu yanına oturtmuş ve şahane hilatlar armağan etmiş. Gerçekten kral hamamdan çıkınca bedenine bakmış ve cüzamdan hiçbir iz kalmadığını görmüş. Vücudu sanki saf gümüşe dönmüş. O zaman en coşkun bir sevinçle mutluluk duymuş. Göğsünün daralması geçmiş, ferahlamış. Sabahleyin yataktan kalkınca divana girmiş, tahtına oturmuş. Mabeyinciler ve krallığının ileri gelenleri, sonra da hekim Ruyan içeri girmişler. İşte bu sırada kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Bunun üzerine ikisine sofra serip bütün gün yiyecekler, içecekler sunmuşlar. Akşam olunca kral hekime hilatlar ve diğer armağanlardan gayrı 2000 dinar bağışlamış. Sonra da kendi özel bineğiyle evine dönmesine ruhsat vermiş. Kral hekim ayrıldıktan sonra onun hekimlik mesleğindeki marifetini hayranlıkla hatırlamaktan kendini alıkoyamamış ve de beni merhem falan sürmeden bedenimin dışından iyileştirdi. Allah için bilimin yücesine ulaşmış bir hekim. Bu adamın iyiliğini armağanlarla karşılamam ve onu bir nedim ve sevecen bir dost olarak her zaman yanımda tutmak gerekir demiş. Ve Kral Yunan bedenini sağlıklı ve hastalıktan tümüyle arınmış görerek bütün sevinciyle mutlu yatıp uyumuş. Ertesi sabah kalkıp tahtına oturduğu zaman ulusun ileri gelenleri yöresini sarmış. Emirler ve vezirler sağına soluna oturmuş. Hekim Ruyan'ı sormuş. O da gelip önünde yer öpmüş. Onu gören kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Onunla oturup yemek yemiş. Uzun bir ömür dileyerek hilatlar ve daha başka şeyler armağan etmiş. Sonra gün batıncaya kadar konuşmalarını sürdürmüş ve ona ödül olarak 5 hilat ve 1000 dinar daha vermiş. İşte hekim krala hayırlar dileyerek evine döndüğü zaman durumu böyleymiş. Sabah olunca kral saraydan çıkıp divana gelmiş. Yöresini yine emirler, vezirler, mabeyinciler sarmış. Vezirlerin içinde berbat görünüşlü, uğursuz yüzlü ve kem gözlü, korkunç, iğrenç biçimde hasis, yüreği hırs, kıskançlık ve kinle taşlaşmış biri varmış. Bu vezir, kralın hekim Ruyan'ı yanına oturttuğunu ve ona her türlü yakınlık ve cömertlik gösterdiğini görünce kıskanmış ve gizlice onun yok edilmesini kararlaştırmış. Atasözünün de belirttiği gibi hırslı önüne gelene saldırır, hırslının yüreğinde zulüm pusu kurar, kuvvetlenince bunu açığa vurur, zayıfken içinde uyutur.
Bu vezir Kral Yunan'ın yanına yaklaşarak eğilip yere öpmüş ve ''Ey asrın ve zamanın kralı, sen ki kullarına cömertliğinde yaşam sağlarsın. Yüreğimde korkunç ağırlığı olan bir duygu var. Bunu sana açıklamazsam kendimi gerçekten sadık bir kul değil, bir zina çocuğu gibi hissedeceğim. Bana izin verirsen bunu sana açıklarım.'' demiş. Vezirin sözlerinden içi kararan kral ona ''Nedir söyleyeceğin?'' diye sormuş. Vezir de ''Ey azametli kralım, eskiler kim ki bir işin sonunu ve bunun yaratacağı kötülükleri görmezse talih denen şeyi kendine dost bilmesin demişler. Ben de ey kralım, senin saltanatını söndürmekten başka bir şey düşünmemekte olan düşmanına ödüller yağdırarak, lütuflarla donatarak, taşıyamayacağı kadar cömertlik göstererek yanılmakta olduğunu görüyorum. Ve bu yüzden kralım için büyük endişeler duyuyorum demiş. Bu sözleri duyan kral son derece bunalmış, rengi atmış ve lütuflarımla donattığım halde bana düşman olduğunu iddia ettiğim bu kişi kimdir diye sormuş. Vezir, hekim Ruyan'dan söz ediyorum demiş. Kral ona, sözünü ettiğin kimse benim iyi bir dostumdur. Benim için insanların en değerlisidir. Çünkü o bana elimde tutarak cüzamdan kurtulmamı sağlayan bir şey verdi. Başka hekimler benden umutlarını kesmişlerdi. Bu zamanda batıda olduğu gibi doğuda da onun gibisi yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da sen onun hakkında bu gibi şeyler söylemeye cüret ediyorsun? Bense bugünden başlayarak ona güvenceler vermek ve aylık 1000 dinar tutarında maaş bağlamak istiyorum. Aslında krallığımın yarısını ona bağışlasam onun için pek fazla bir şey yapmış olmazdım. İnanıyorum ki sen bunları kıskançlığından söylüyorsun. Tıpkı vaktiyle işittiğim Şah Simbat'ın öyküsünde olduğu gibi demiş. O anda Şehrazat ansızın sabah olduğunu fark etmiş ve anlatısını kesmiş. Bunu gören Dünyazat ona, "Ablacığım, anlattıkların ne kadar tatlı, kibar, zarif ve saf," demiş. Şehrazat da, "Eğer Şah beni bağışlar da hayatta kalırsam ikinize anlatacaklarım yanında bunlar nedir ki?" demiş. Şah bunu duyunca kendi kendine, "Vallahi gerçekten harika olan öyküsünün sonunu dinlemeden onu öldürmem," demiş. Sonra geceyi sabaha kadar birbirlerine sarılarak birlikte geçirmişler. Sabahleyin Şah divana gitmiş. Divan halkla dolunca gün batısıya kadar tayinler, aziller yaparak, yöneterek, askıda kalan işleri bitirerek adalet dağıtmaya başlamış. Sonra divan dağılmış, Şah da sarayına dönmüş. Gece yaklaşınca vezirin kızı Şehrazat ile her zamanki ilişkisini kurmuş. 5. gece olunca Şehrazat anlatmaya başlamış. "İşittim ki ey bahtı güzel Şah, Kral Yunan vezirine, ey vezir, hekime karşı kıskançlık duygularına kapılma, sen onu öldürmemi, sonra da Şahinini öldürdükten sonra pişmanlık duyan Şah Simbat gibi bundan pişman olmamı istiyorsun," demiş. Vezir, "Bu nasıl olmuş?" diye sormuş. Kral Yunan şu öyküyü anlatmış. Bir zamanlar Fars şahlarının içinde eğlenceye, bahçelerde gezmeye ve her türlü ava çok meraklı bir şah varmış. Onun kendi eliyle yetiştirdiği ve gece gündüz terk etmeyip bileğinde tünettiği bir de şahini varmış. Ava gittiği zaman onu birlikte götürür, boynuna astığı ufak bir altın tastan su içmesini sağlarmış. Bir gün sarayında otururken kuşların bakımıyla ilgilenen görevli çıka gelmiş ve ona, "Ey yüzyılların şahı, sanırım ava gitmenin tam zamanı," demiş. Bunun üzerine Şah hazırlıklara başlamış, Şahini de eline almış, yola çıkılmış. Av ağlarının gerili bulunduğu küçük bir vadiye gelinmiş. Birdenbire ağa bir ceylan düşmüş. Bunu gören Şah, kim bu ceylanın kendi yanına yaklaştığını görür ve kaçırırsa onu öldürürüm demiş. Sonra ceylanı saran av ağını çekip Şah'a doğru yaklaştırmaya başlamışlar. Ceylan ön ayaklarını göğsüne yaslayarak yere dayayıp arka ayakları üzerinde dikilerek sanki Şah'ın önündeki yeri öpmek ister gibi durmuş. Bunun üzerine Şah eğilerek ceylanı ürkütmek için ellerini çırpmış. Ceylan da Şah'ın başı üstünden sıçrayarak uzaklara doğru koşmaya başlamış. Şah mahiyetine dönüp baktığında birbirlerine göz kırpmakta olduklarını görmüş ve vezirine, "Bu askerlere ne oluyor böyle göz kırpıp duruyorlar?" diye sormuş.
Vezir de sizin Ceylan'ı kaçıranı öldüreceğinize dair ettiğiniz yemini hatırlatıyorlar birbirlerine yanıtını vermiş. Şah da doğru öyleyse bu Ceylan'ı izleyip yakalamamız gerek diyerek Ceylan'ın izi üzerinde at sürmüş. Şahin gaga vurup Ceylan'ın gözlerini oymuş, onu şaşırtmış. Şah da topuzuyla vurarak Ceylan'ı yere devirmiş. Sonra attan inip onu boğazlamış ve derisini yüzüp hayvanın terkisine bağlamış. O sırada sıcak bastırmış, bulundukları yer çöllük, kurak ve susuzmuş. Şah da atı da susamışlar. Şah dönüp oracıkta gövdesinden yağ gibi koyu bir su akan bir ağaç görmüş. Deri eldivenli eliyle Şahin'in boynundan tası alıp onu bu suyla doldurmuş ve kuşun önüne koymuş. Ama kuş pençe vurarak tası devirmiş. Şah tası ikinci kez doldurmuş ve kuşun susamış olduğunu düşündüğünden bir kez daha onun önüne koymuş. Ancak Şahin ikinci kez pençe vurup tası devirmiş. Şah kuşa içerlemiş ama yine de tası üçüncü kez doldurarak bu kez ata su vermek istemiş. Şahin kanadını çarparak tası tekrar devirmiş. Bunu gören Şah, Allah belanı versin uğursuz kuş, benim içmemi engelledin, kendini de mahrum ettin atı da demiş. Kılıcıyla Şahin'e vurup iki kanadını kesmiş. Şahin de başını kaldırmış ve hareketleriyle adeta bak ağaçta ne var demek istemiş. Şah başını kaldırınca ağacın üzerinde bir yılan görmüş. Ağaçtan süzülen de onun zehri imiş. Bunu anlayan Şah, Şahin'in kanatlarını kestiğine pişman olmuş. Sonra kalkıp atına binmiş. Birlikte Ceylan'ı alıp götürmüş ve sarayına ulaşmış. Ceylan'ı aşçının önüne atmış ve al şunu pişir demiş. Sonra da kolunun üzerinde Şahin'le tahtına oturmuş. Ancak pek az zaman sonra Şahin bir kez hıçkırıp ölmüş. Bunu gören Şah hayatını kurtaran Şahin'i öldürmüş bulunduğundan dolayı acı duyarak matem çığlıkları koparmış. Şah Sinbad'ın öyküsü işte budur. Vezir Kral Yunan'ın anlattığı öyküyü işitince ona "Ey azametli kralım, kötü sonuçlarını görebileceğin ne gibi fenalık yaptın bugüne kadar? Sana karşı duyduğum saygıdan ve sevgiden dolayı bunu söylüyorum. Söylediklerimin gerçek olduğunu sonra anlarsın. Beni dinlersen kurtulursun. Yoksa şahlardan bir şahın oğlunu aldatan hilekâr vezir gibi ölürsün" demiş. Şehzade ile Gulyabani. Söz konusu şahın ava ve at sürmeye meraklı bir oğlu, bir de veziri varmış. Bu şah vezirine nereye giderse oğlundan ayrılmaması için emir vermiş. Bu oğul günlerden bir gün at sürüp ava gitmiş, onunla birlikte babasının veziri de saraydan ayrılmış. İkisi birlikte yol alırken önlerine canavar görünüşlü bir hayvan çıkmış. Vezir şehzadeye atını sür, bu garip hayvanı izle demiş. Şehzade de hayvanı gözden yitirinceye kadar izlemiş ve birdenbire hayvan çölden yitip gitmiş. Şehzade çok şaşırmış ve nereye gideceğini bilemediği bir sırada yolun başında ağlayan genç bir köle kız görmüş. Şehzade ona "Sen kimsin?" diye sormuş. Kız da "Hint padişahlarından birinin kızıyım. Ormanda kervanla yol alırken uyuma arzusu beni sardı. Farkında olmadan atımdan düştüm. Sonra kendimi yapayalnız ve çok şaşırmış olarak burada buldum" demiş. Şehzade bu sözleri duyunca acıma duygusuyla sarsılmış ve onu alıp atının terkisine yerleştirdikten sonra yola koyulmuş. Terk edilmiş bir harabeden geçerlerken köle ona "Efendim, şuracıkta hacetimi görebilir miyim?" deyince şehzade onu attan indirmiş. Sonra da geciktiğini görünce ağırdan alıyor sanarak ardından gidince bir de ne görsün? Genç kız sandığı bir gulyabani değil miymiş? Onu çocuklarına şöyle söylerken duymuş: "Yavrularım, size bugün iyice besili bir genç adam getirdim." Onlar da kendisine "Anneciğim, onu bize getir, yiyip iyice karnımızı doyuralım" diyorlarmış. Şehzade bu sözleri duyunca öldürüleceğini anlamış. Her yanı titremiş, yaşamı için dehşete düşmüş ve geri dönmüş. Gulyabani ininden çıktığında onu bir tabansız gibi korkmuş, titremeler içinde görünce "Böyle korkacak ne var?" demiş. Şehzade de "Korktuğum bir düşmanım var" yanıtını vermiş. Gulyabani ona "Sen bana bir şehzade olduğunu söylemiştin" deyince
O da evet doğru yanıtını vermiş. Kız da öyleyse onu engellemek için düşmanına neden biraz para vermiyorsun diye sormuş. Şehzade parayla falan gözü doymuyor ki, ancak ölümle yetinir. Bundan dolayı yaşamımdan endişe ediyorum. Ben kötü talimin kurbanıyım diye yanıt vermiş. O zaman kız da eğer öyleyse düşmanına karşı Allah'a yalvarmaktan başka çaren yok. O seni tüm korktuğun bela ve kötülüklerden korur demiş. Bunu duyan şehzade başını göğe kaldırıp sanki başı sıkışıp sana sığınanlara yardım edersin. Ben de düşmanlarım üzerinde muzaffer olmak için sana sığınıyorum. Kaldır onları Tanrım yolumun üzerinden diye yakarmış. Gulyabani bu yakarışı işitince gözden kaybolmuş. Şehzade Şah babasının yanına varınca ona vezirin kötü nasihatini anlatmış. O da vezirin öldürülmesine hükmetmiş. Bunun ardından Kral Yunan'ın veziri sözünü şöyle sürdürmüş. Ey şahım, sen bu hekime arka çıkarsan o seni ölümlerin en kötüsüyle öldürecektir. Sen onu lütuflarınla donatsan da, dost olarak kabul etsen de yine de ölümünü hazırlayacaktır. Elinde tuttuğun bir şeyle bedeninin dışını saran bir hastalıktan seni kurtarmasının nedenini anlamıyor musun? Bunun sırf tutacağın ikinci bir şeyle ölümüne yol açmak için olduğuna inanmıyor musun? Bunu duyan Kral Yunan, doğru söylüyorsun, senin düşündüğün gibi yapılmış olabilir ey uz görüşlü vezirim. Bu hekimin beni öldürmek için gizlice gelmiş bir casus olması pek mümkündür. Gerçekten elimde tuttuğum bir şeyle beni kurtarmışsa, örneğin koklatacağı bir şeyle de pekala beni öldürebilir. Sonra Kral Yunan vezirine, ''Ey vezir, onu ne yapmalıyız?'' diye sormuş. Vezir, hemen birini kaldığı yere gönderip onu çağırtmalı, buraya geldiğinde boynunu vurdurmalı. Böylece kötülüklerini durduracak, sıkıntıdan kurtulup rahatlayacaksın. O sana ihanet etmeden sen ona yapacağını yap demiş. Kral Yunan, doğru söylüyorsun ey vezir demiş. Sonra hekimi çağırtmış. Hükümdarın kendi hakkında ne düşündüğünü bilmeyen hekim kıvançla huzura girmiş. Şairin dizelerde anlattığı gibi düşünüyormuş. Ey bahtın darbelerinden korkan kişi rahatla. Bilmez misin ki her şey dünyayı yaratan Tanrı'nın elindedir. Zira yazılan yazılmıştır, asla bozulmaz. Yazılmamış olan içinse hiç korkmamalıdır. Ve sen Tanrım, seni övmeden geçen bir günüm olabilir mi? Yoksa ahenkli üslubumun ve şairce dilimin şahane verisini başka kime harcardım? Ellerinden kabullendiğim her yeni armağan, Tanrım bir öncekinden daha güzel hem de istenmeden gelir. Böyleyken nasıl olur da senin görkemini, tüm görkemini kendi içimde ve halk içre övmem? Ama itiraf etmeliyim, ağzım yeter güzellikte övgüler düzemiyor. Sesim sana ilahiler söyleyecek kadar tatlı, sırtımda verdiğin nimetleri taşıyacak kadar güçlü değil. Ey Allah'ın kulu, şaşkınlık içindeyken meseleni tek bilgi olan Allah'a bırak ve artık yüreğine insandan yana girecek dertlerden korkma. Ve de bil ki hiçbir şey senin iradenle oluşmaz. Sadece bilgelerin bilgesi olan Allah'ın iradesiyle oluşur. Asla umutsuzluğa kapılma. Tüm dertlerini, tüm kaygılarını unut. Bilmez misin ki kaygılar en sağlam, en güçlü yürekleri yıpratır. Öyleyse bırak her şeyi. Tek düzenleyicinin karşısında kurduğumuz düzenler kudretsiz köle düzenlerinden başka bir şey değildir. Bırak geçip gitsinler, sürekli mutluluğu tatmaya bak. Hekim Rüyan huzuruna geldiği zaman kral ona, "Senin için huzuruma çağırdığımı biliyor musun?" diye sormuş. Hekim, "Bilinmeyeni kimse bilmez, ancak Yüce Allah bilir." demiş. Kral ona, "Seni öldürmek, ruhunu bedeninden ayırmak için çağırttım." demiş. Bu sözleri işiten Hekim Rüyan görülmedik bir heyecanla sarsılmış ve "Kralım, benim için öldüreceksin. Acaba ne gibi bir kusur işledim?" diye sormuş. Kral ona, "Senin bir casus olduğun ve beni öldürmek için gelmiş bulunduğun söyleniyor. Böyle olunca sen beni öldürmeden ben seni öldüreceğim" yanıtını vermiş. Sonra celladı çağırtmış ve ona, "Bu hainin boynunu vur, bizi belasından kurtar." demiş. Hekim,
beni bağışla ki Allah da seni bağışlasın, beni öldürtme yoksa Allah da senin canını alır diye yakarmış. Sonra ey ifrit, benim sana yalvardığım ama dinlemediğin, aksine ölümümü istemekte ısrar ettiğin gibi o da yakarılarını krala tekrarlamış. Sonunda Kral Yunan hekime, seni öldürtmedikçe güven bulamayacağım, rahata kavuşamayacağım. Çünkü senin elime aldığın bir şeyle beni kurtardığın gibi koklatacağın bir şeyle ya da bir başka yolla beni öldüreceğine kuvvetle inanıyorum demiş. Hekim ona, Efendimiz, benim ödülüm bu mu olacaktı? Sen iyiliği kötülükle mi karşılarsın demiş. Ama kral ona, senin gecikmeden ölmen gerekiyor demiş. Hekim kralın kendi ölümünü kesin olarak istediğini iyice anlayınca ağlamış ve layık olmayanlara hizmet etmenin verdiği üzüntüyle kahrolmuş. Bu konuda şair demiş ki, genç ve çılgın Meymune tüm ruh yüceliğinden yoksundu gerçekte. Onun aksine babasının göğsü merhamet, yüreği iyilikle doluydu. Ve de bakın ona, elinde meşale olmadan yola çıkmaz. Böylece yürürken sokağın çamurundan, yolların tozundan ve tehlikeli kaymalardan sakınırdı. Bunun ardından cellat ilerlemiş, hekimin gözlerini bağlamış, sonra palasını çekerek krala izninle demiş. Ancak hekim sürekli ağlıyor. Krala da beni koru ki Allah da seni korusun, beni öldürme ki Allah da senin canını almasın deyip duruyormuş. Ve de şairin şu dizelerini okuyormuş. Kendi kendime verdiğim öğütler yerini bulmadı. Oysa cahillerin öğütleri başarı sağladı. Bense sadece hoşgörüden nasibimi aldım. Bu yüzden eğer yaşayacak olursam kendime öğüt vermekten sakınacağım. Ölürsem eğer benim başıma gelen başkalarının dillerini tutmaları için örnek oluşturacak. Sonra krala, benim ödülüm bu mu olacaktı, sen bana vaktiyle bir timsahın davrandığı gibi davranıyorsun demiş. Bunu duyan kral, bu timsah öyküsü de nedir diye sorunca hekim ona, bu durumda iken sana bunu anlatmam olanaksız demiş. Allah aşkına beni bağışla, Allah da seni bağışlasın diye de eklemiş ve sonra yeniden gözyaşlarına boğulmuş. O sırada kralın gözdelerinden birileri ayağa kalkarak, Efendimiz, bu hekimin kanını bize bağışla. Çünkü biz onun sana karşı kusur işlediğini hiç görmedik. Aksine başka hekimlerin ve bilginlerin çare bulamadığı derdinden seni kurtardığını gördük demişler. Kral onlara, siz bu hekimin öldürülmesinin nedenini bilmiyorsunuz. Onu bağışlarsam ben çaresiz kahrolacağım. Çünkü elime bir şey vererek beni ölümden kurtaran kimse, koklayacak bir şey vererek beni öldürmeye de kadirdir. Böylece ben onun ölümle elde edeceği bir bedel uğruna beni öldürmesinden korkuyorum. Zira bu kişinin buraya beni öldürmek için gelmiş olması mümkündür. Onun için ölmesi gerekli. Böylece kendi başıma korkusuz yaşarım demiş. Bunu duyan hekim yine beni bağışla ki Allah da seni bağışlasın, beni öldürme yoksa Allah da senin canını alır demiş. Ve ey ifrit, hekim kralın çaresiz kendini öldürtmek zorunda bulunduğundan emin olunca ona, Efendimiz, eğer ölümüm gerçekten zorunlu ise bana bir süre tanı ki evime gideyim, bütün işlerimi yoluna koyayım, ana babama, komşularıma cenazemi kaldırmaları için talimat vereyim ve özellikle tıpla ilgili kitaplarımı birilerine armağan edeyim demiş. Bir de bir kitabım var ki gerçekten özlerin özü ve enderi nadirattandır. Onu size armağan olarak vermek istiyorum. Kitaplığınızda itinayla saklayın diye. Bunu duyan kral hekime nedir bu kitap diye sormuş. O da değer biçilmez şeyler içerir. Açıkladığı sırlardan pek önemli olmayan biri şu. Başımı vurdurursan kitabı aç ve sayarak 3 sayfa çevir. Sonra soldaki sayfadan 3 satır oku. Kestirdiğim baş sana seslenecek ve ona soracağın her soruyu yanıtlayacaktır demiş. Bu sözleri duyan kral hayretten hayrete düşmüş, sevinçten ve heyecandan titremiş ve ''Ey hekim, senin başını vurdursam da konuşacak mısın?'' diye sormuş. Hekim de ''Evet, gerçekten öyle efendim, kitapta bu hayret verici şey de yazılı'' demiş.
Bunun üzerine kral ona gitmesi için izin vermiş. Ancak adamlarını da yanına katmış. Hekim 1-2 gün içinde işlerini görmüş. Sonra yeniden kralın huzuruna çıkmış. Oraya emirler, vezirler, mabeyinciler ve naiplerle krallığın tüm önde gelenleri de gelmiş. Divan her renkten ve biçimden giysilerle çiçek dolu bir bahçeye dönmüş. O sırada hekim divana girmiş ve kralın önünde ayakta durmuş, elinde eski bir kitap ve içinde bir tür toz bulunan bir sürme kutusu taşıyormuş. Sonra oturmuş ve "Bana birisi bir tabak getirsin" demiş. Sonra da tozu tabağa dökerek tabana yaymış ve "Ey kral, bu kitabı al ama başımı vurmadan önce kullanma. Başım vurulunca onu içinde toz bulunan şu tabağa koydur. Kanımı dindirsinler, sonra kitabı aç" demiş. Ancak kral acelesi yüzünden onun söylediklerini pek dinlememiş. Kitabı almış ve sayfaların birbirine yapışık olduğunu görmüş. Parmağını ağzına koyup tükürüğüyle ıslatmış ve ilk sayfayı açmayı başarmış. İkinci, üçüncü sayfalar içinde aynı hareketi tekrarlamış ve her seferinde sayfalar büyük bir güçlükle açılmış. Sonra okumaya çalışmış ama sayfalar üzerinde hiçbir yazı yokmuş. Kral, "Ey hekim, burada yazılı bir şey yok" demiş. Hekim, "Aynı tarzda açmaya devam et" demiş. Kral da yaprakları çevirmeye devam etmiş. Ancak daha birkaç dakika geçmemiş, o anda kralın kanına zehir işlemeye başlamış. Çünkü kitap zehirliymiş. Kral müthiş titremeler içinde yere düşmüş ve "Zehirlendim, zehirlendim" diye haykırmaya başlamış. Hekim Ruyan ona seslenerek şu dizeleri okumaya başlamış. "Şu yargıçlar, yargılar ya, bazen kendi yetkilerini aşarak tüm adaleti bir yana bırakırlar. Bununla birlikte, efendim, adalet vardır. Zamanı gelince onları da yargılarlar. Eğer dürüst ve iyi iseler yakayı kurtarırlar. Ama zulmetmişlerse kader de onlara zulmeder ve en kötü sıkıntılara uğratır. Gelip geçenlerin alaylarına ve acımalarına alet olurlar. Yasa budur, bu da ondan ötürüdür ve kader sadece mantıkla işini yürütür." Hekim Ruyan bu dizeleri okuyup bitirirken kral da o anda can vermiş. Böylece "Ey ifrit, bil ki Kral Yunan Hekim Ruyan'ı bağışlasaydı Allah da sırası gelince onu bağışlayacaktı. Ama o bunu reddetti ve ölümüne kendi karar vermiş oldu. Sen de ey ifrit, beni bağışlamak isteseydin Allah da seni korurdu." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın ışığını görmüş ve yavaşça susmuş. Kız kardeşi Dünyazat, "Ne hoş bir anlatışım var" demiş. O da, "Efendimiz beni bağışlar da sağ kalırsam bu akşam anlatacaklarımın yanında bunlar hiç kalır." Sonra o geceyi sabaha değin birlikte tam bir mutluluk ve bahtiyarlık içinde geçirmişler. Sonra şah divanına çıkmış ve divan dağılınca sarayına dönmüş ve de yakınlarıyla buluşmuş. 6. gece gelince Şehrazat söze başlamış. "Ey bahtı güzel şah, işittim ki balıkçı İfrit'e sen beni bağışlamış olsaydın ben de seni bağışlardım. Ama sen ölümümü istediğinden ben de seni bu küpe hapsedip denize fırlatarak ölüme mahkum edeceğim" demiş. Bunu duyan İfrit haykırarak, "Allah aşkına ey balıkçı, bunu yapma, büyüklük et de beni bağışla, yaptıklarıma da sakın kızma, ben suç işlediysem sen iyilik et, atasözleri ne demiştir? Kötülük yapma sen, iyilik yap, kötünün suçunu tümden bağışla. Ve sen balıkçı, sakın Umame'nin Atika'ya yaptığını yapma" demiş. Balıkçı, "Neymiş bu olay?" diye sorunca İfrit, "Şimdi bunu anlatmanın sırası değil, beni küpten çıkarınca onların başından geçenleri anlatırım" diye yanıtlamış. Balıkçı, "Ya seni oradan çıkmaya hiç imkan bulamayacağın şekilde kesinlikle denize atmam gerek. Yalvararak sana başvurduğumda sana karşı hiçbir suçum, alçakça bir davranışım olmadığı halde ölümümden başka şey düşünmedin. Oysa ben sana sadece iyilik etmiştim küpten çıkararak. Bana karşı böyle davrandığına göre senin bozuk bir soydan geldiğin anlaşılıyor.
Ve de bil ki senin durumunu denizden çıkarıp seni yeniden kurtaracaklara açıklamadan küpü denize fırlatmayacağım. Böylece onu açmadan tekrar denize fırlatacaklar ve sen sonsuza kadar her türlü işkenceyi tadarak orada kalacaksın. İfrit ona yanıt vermiş. Beni bırak, sana şimdi öyküyü anlatacağım. Bir daha kötülük de etmeyeceğim. Bir de seni sonsuza dek zenginleştirmek için olanak sağlayacak bir yol göstereceğim. Bunun üzerine balıkçı ona inanmış ve onu özgür bırakırsa yalnız kendisine kötülük etmeyeceğini değil, iyilik de edeceğini düşünmüş. Onun iyi niyetine ve vaadine tümden güvenerek ve ona kadiri mutlak Allah üstüne yemin ettirdikten sonra küpün kapağını açmış. Küpten tamamen çıkıncaya kadar duman yükselmeye başlamış. Sonra da bu duman yüzü korkunç çirkinlikte bir ifrite dönüşmüş. İfrit küpe bir tekme vurarak onu denize yuvarlamış. Balıkçı küpün denize yuvarlandığını görünce hiç kuşku duymamacasına mahvolduğuna inanmış. Korkudan çişini kaçırmış ve kendi kendine bu hiç de hayır alamet değil demiş. Sonra yüreğini bütün tutmaya çalışarak ey ifrit, yüce Allah vaadini tut çünkü bunun hesabı sorulur buyurmuştur. Sen bana yeminle ihanet etmeyeceğini vaat ettin. Yeminine sadık kalmazsan Allah seni cezalandırır. Onun gazabından korkulur. Sabırlıysa da unutkan değildir. Sana Hekim Rüya'nın Kral Yunan'a söylediği beni bağışla ki Allah da seni bağışlasın deyişini hatırlatırım demiş. Bu sözleri duyan ifrit gülmeye başlamış. Onun önünden yol alarak ey balıkçı beni izle demiş. Balıkçı da güvenliğinden pek emin olmadan onun ardından yürümeye başlamış. Böylece kentten tamamen uzaklaşmışlar ve onu gözden yitirmişler. Sonra da bir dağa tırmanmışlar. Oradan da ortasında bir göl bulunan tenha bir vadiye inmişler. Bunun üzerine ifrit durmuş, balıkçıya ağını suya atmasını ve avlamasını emretmiş. Balıkçı suya bakmış. Orada beyaz, kırmızı, mavi ve sarı balıklar görmüş. Şaşırmış kalmış. Sonra ağını göle fırlatmış. Çekince 4 balığın ağa takıldığını görmüş. Her bir balık ayrı bir renkteymiş. Bunu görünce sevinmiş. İfrit ona, bu balıklarla sultanın huzuruna çık ve bunları ona sun. O da sana bir servet verecektir. Ve şimdi Allah aşkına özrümü kabul et. Korkarım ki yeryüzünde yaşayan hiç kimseyi görmeden 1800 yıldır deniz altında kaldığım için nezaket kurallarını unuttum. Sana gelince her gün buraya balık avlamaya gel. Ancak bir kereden fazla ağ atma. Şimdi Allah'a emanet ol demiş. Bunu söyleyerek 2 ayağını yere vurunca yer yarılmış, ifriti yutmuş. Bunun üzerine balıkçı ifritle başından geçenlere çok şaşarak kente dönmüş. Sonra da balıkları alıp evine götürmüş. Toprak bir kap alarak bunu suyla doldurmuş. İçine balıkları koymuş. Balıklar su içinde oynamaya başlamışlar. Sonra kabı başının üzerine yerleştirerek ifritin önerdiği gibi sultanın sarayına doğru yol almış. Balıkçı sultanın huzuruna çıkınca balıkları ona sunmuş. Sultan balıkçının kendisine sunduğu bu balıkları görünce hayranlığın doruğuna ulaşmış. Çünkü gerek nitelik gerek tür bakımından ömrünce bunların benzerini görmemiş imiş. Sonra bu balıkları aşçımız zenci kadına verin demiş. Bu köle ona ancak 3 gün önce Rum ülkelerinin kralı tarafından armağan olarak verilmiş ve de aşçılık marifeti henüz denenmemiş imiş. Vezir ona balıkları kızartmasını emretmiş ve ey aşçı, hükümdar sana ulaştırmak üzere bana şu emri verdi. Ey gözyaşım, seni bir hazine gibi dertli günümde dökmek için sakladım atasözünün dediği gibi. Sen de mutfaktaki marifetini, tabaklarındaki tat zenginliğini bugün göstereceksin. Çünkü sultan bugün kendisine hediyeler getiren bir kimseyi kabul etti demiş. Vezir bunları söyleyip her tür tavsiyelerini de ekleyerek oradan ayrılmış. Sultan balıkçıya 400 dinar verilmesini emretmiş. Parayı alan balıkçı bunu giysisinin cebine yerleştirmiş, mutlu ve sevinçli karısının yanına, evine dönmüş. Sonra da çocuklarına ihtiyaçları olan her şeyi satın almış. İşte balıkçının başına gelenler bu kadar.
Bu sırada zenci aşçı balıkları almış, temizlemiş ve tavaya sıralamış. Bir yanlarını iyice kızarttıktan sonra öbür yanlarını çevirmiş. Fakat birdenbire duvar yarılarak endamı güzel, yanakları parlak ve yüz hatları zarif, gözleri sürmelenmiş, vücudu ince ve zarafetle öne eğilmiş. Başı mavi bir yazmayla örtülü, kulağında küpeler, kolunda bilezikler, parmağında değerli taşlarla bezenmiş yüzükler bulunan bir genç kız çıka gelmiş. Elinde kamıştan bir değnek tutuyormuş. Ocağa yaklaşmış ve elindeki değneği tavaya uzatarak "Ey balıklar, sözünüzü her zaman tutuyor musunuz?" demiş. Bunu gören köle bayılmış. Genç kız sorusunu ikinci, üçüncü kez tekrarlamış. Bunun üzerine tavanın içindeki tüm balıklar başlarını kaldırarak "Evet, evet" demişler. Sonra hep bir ağızdan şu dizeleri okumuşlar. Sen geriye dönersen biz de döneriz. Sen vaadini tutarsan biz de bizimkini tutarız. Ama kaçmaya kalkışırsan borcunu ödeyinceye kadar haykırıp dururuz. Bu sözler üzerine genç kız tavayı devirmiş, geldiği yerden çıkıp gitmiş ve mutfağın duvarı yeniden kapanmış. Köle kadın baygınlığı geçince 4 balığın yanmış, kömüre dönmüş olduğunu görmüş. Kendi kendine zavallı balıklar demiş. Sonra kendi durumunu düşünerek ve de bir deyişi hatırlayarak ilk saldırıda bozguna uğrandı demiş. Kendi kendine dövünüp dururken vezir ardında omuz başında belirivermiş ve ona balıkları sultana götür demiş. Köle ağlamaya koyulmuş ve olup biteni vezire anlatmış. Vezir çok şaşırmış. Bu gerçekten garip bir öykü demiş. Balıkçıyı aratmış ve huzuruna getirince ona ilk kez getirmiş olduğuna benzer 4 balık daha getirmen gerekiyor demiş. Balıkçı göle yollanmış, ağına atmış ve yakaladığı 4 balığı vezire getirmiş. Vezir de onları zenci kadına vermiş ve "Al bunları benim huzurumda kızart ki bu işin nasıl olduğunu anlayayım" demiş. Zenci davranıp balıkları hazırlamış ve ateş üzerindeki tavaya yerleştirmiş. Böylece birkaç dakika geçmiş geçmemiş, duvar yarılıvermiş ve genç kız evvelce görüldüğü giysilere bürünmüş bir biçimde ve elinde aynı değnekle görünmüş. Değneği tavaya doğru uzatmış. "Ey balıklar balıklar, eski sözünüzü hala tutuyor musunuz?" diye sormuş. Balıklar hep birden başlarını tavadan kaldırarak ağız birliğiyle şu dizeleri okumuşlar. Geri dönersen sana öykünürüz, yeminini tutarsan biz de tutarız. Ama verdiğin sözleri inkar edersen belanı bulasıya kadar beddua ederiz. Bu anda Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve susmuş. 7. gece gelince şöyle demiş. Ey bahtı güzel şah, işittiğime göre balıklar konuşmaya başlayınca genç kız değneğiyle tavayı devirmiş ve girdiği yerden çıkıp gitmiş, duvarda kapanmış. Bunu gören vezir ayağa kalkmış ve bu işi sultandan saklamam imkansız demiş. Sonra sultanın huzuruna çıkarak gördüklerini anlatmış. Sultan da bunu kendi gözlerimle görmem gerek demiş ve adam gönderip balıkçıyı aratmış ve öncekilere benzer 4 balıkla gelip kendisini görmesini buyurmuş. Bu maksatla da kendisine 3 gün süre tanımış ama balıkçı hemen göle gitmiş ve 4 balık alıp getirmiş. Bunun üzerine sultan kendisine 400 dinar verilmesine emretmiş ve vezire dönerek bu balıkları benim önümde sen kendin hazırla demiş. Vezir duyduk, itaat ettik demiş ve balıkları iyice temizledikten sonra tavayı sultanın huzuruna getirmiş ve kızarmak üzere balıkları içine koymuş. Ardından bir yanlarını kızarttıktan sonra öbür yanlarını çevirmiş. Bu sırada birdenbire mutfağın duvarı yıkılmış ve buradan mandalardan bir mandaya ya da at kavmindeki devlerden birine benzer bir zenci çıkmış. Elinde yeşil bir ağaç dalı tutuyormuş. Açık seçik ve müthiş bir sesle "Balıklar, hey balıklar, eski vaadinizi her zaman tutuyor musunuz?" demiş. Balıklar da tavanın içinden başlarını çıkararak "Evet, evet, kuşkusuz" demişler ve hep bir ağızdan şu dizeleri okumuşlar.
Sen geriye dönersen biz de döneriz. Sen vaadini tutarsan biz de bizimkini tutarız. Ama sen yan çizersen vaadini yerine getirinceye kadar haykırırız. Sonra zenci ocağa yaklaşmış. Elindeki dalla tavayı devirmiş. Balıklar yanmış, kömüre dönmüşler. Bunun üzerine zenci içeri girdiği yerden çekip gitmiş. Zenci herkesin gözü önünde kaybolunca sultan çevresindekilere gerçekten görüp de suskun kalmamız mümkün olmayan bir durum karşısındayız demiş. Ve de hiç kuşkusuz bu balıkların garip bir öyküsü olmalıdır diye de eklemiş. Bunun üzerine balıkçıyı getirtmiş. Balıkçı gelince de bu balıkları nereden tuttun diye sormuş. O da kente egemen olan dağın ardındaki 4 tepe arasında bulunan bir gölden yanıtını vermiş. Sultan balıkçıya dönüp oraya gitmek için kaç gün gerek diye sormuş. Balıkçı, Sultanımız Efendimiz sadece yarım saat yeter demiş. Sultan çok şaşırmış ve askerlerine hemen balıkçıya yoldaşlık etmelerini emretmiş. Balıkçı da çok kızarak içinden ifrite küfretmeye başlamış ve sultan ile birlikte herkes yola koyulmuş. Dağa çıkmışlar. Sonra da daha önce hiç görmedikleri geniş bir boşluğa inmişler. Sultan ve askerleri 4 tepe arasında bulunan bu uçsuz bucaksız çölü ve 4 ayrı renkten kırmızı, beyaz, sarı ve mavi balıkların oynaştığı gölü görünce şaşırıp kalmışlar. Sultan durup askerlerine ve orada bulunan herkese "İçinizde daha önce burada bir göl olduğunu bilen var mı?" diye sormuş. Hepsi birden "Yo, hayır" diyerek yanıt vermişler. Sultan da "Vallahi bu göl ve içindeki balıklar hakkında gerçeği öğrenmeden kente dönmem ve tahtıma oturmam" demiş ve askerlerine çevredeki tepeleri çember içine almalarını emretmiş. Onlar da bu emri yerine getirmişler. Bunun üzerine sultan vezirini çağırmış. Bu vezir ağzı iyi laf yapan, tüm bilimleri öğrenmiş, bilgili bir adam, bir bilge imiş. Sultanın huzurunda eğilip 2 eli arasında yeri öpünce sultan ona "Bir şey yapmak, ancak ilkin seni haberli kılmak istiyorum. Bu gece kendi başıma yola çıkıp bu göl ve içindeki balıkların sırrını kendi başıma aramak niyetindeyim. Sen benim otağımın kapısını tutacak ve emirlere, vezirlere ve mabeyincilere sultan rahatsız, yanına hiç kimsenin girmemesi için emir verdi diyeceksin ve benim niyetimi kimseye açıklamayacaksın" demiş. Sultan bunun ardından kılık değiştirmiş, kılıcını kuşanmış ve görünmeden çevresinde bulunanlardan uzaklaşmış. Sonra yola koyulup sıcaktan bunalıp dinlenmek zorunda kalasıya kadar durmaksızın bütün gece sabaha dek yürümüş. Bundan sonra yeniden yola koyulup günün geri kalan bölümünü ve ertesi geceyi yürüyerek geçirmiş. İşte o sırada uzaklarda siyah bir şey görmüş. Buna sevinerek kendi kendine "Orada beni bu göl ve içindeki balıklar hakkında aydınlatacak birini bulmam mümkün" demiş. Bu siyah şeye yaklaşırken bunun tamamıyla kara taşlarla inşa edilmiş ve çelik levhalarla pekiştirilmiş bir saray olduğunu ve de kapısının bir kanadının açık, ötekinin kapalı olduğunu görmüş. Buna sevinmiş, kapının önünde durarak yavaşça çalmış. Yanıt alamadığından 2. ve 3. kez çalmış. Yine yanıt alamamış. Bu kez 4. kez ve daha kuvvetli çalmış. Ama ona kimse yanıt vermemiş. O zaman kendi kendine "Bu sarayın boş bulunduğuna kuşku yok" demiş. Bunun üzerine cesaretini toplayarak sarayın kapısından içeri sızmış. Orada yüksek sesle "Ey sarayın sahipleri, ben bir yabancıyım, yoldan geçen biri ve sizden yolculuk için biraz yiyecek istiyorum" demiş. Sonra dediklerini 2., 3. kez tekrarlamış ama yanıt alamamış. Yüreğini pekiştirmiş ve cesaretini toplamış ve koridordan geçerek sarayın ortasına kadar gelmiş. Orada da hiç kimseyi bulamamış. Ama sarayın her yanının değerli halılar ve perdelerle süslenmiş olduğunu ve sarayın iç avlusunun ortasında göz kamaştıran inciler ve değerli taşlarla işlenmiş, ağızlarından suların boşaldığı,
kırmızı altından 4 aslanın çevrelediği bir havuz bulunduğunu görmüş. Havuzun yöresinde sarayın üstüne gerilmiş geniş bir ağın engellenmesiyle dışarıya uçamayan birçok kuş varmış. Sultan bütün bunlara şaşıp kalmış. Ama gölün ve balıkların, dağların ve sarayın sırrını kendisine açıklayabilecek hiç kimse görmediğine de üzülmüş. Sonra iki kapı arasına oturup derin derin düşünmeye başlamış. Ama birdenbire kederli bir yürekten kopar gibi hafif bir şikayet ve de kısık bir sesin şu dizeleri okuduğunu duymuş. Çektiğim acılar, ah onları gizleyemiyorum ve de aşktan yana derdim ortada. Ve şimdi gözlerimdeki uyku gecenin karanlığında uykusuzluğa döndü. Ah aşk beni görmeye geldi ama düşüncelerime de ne işkenceler getirdi. Acıyın bana, bırakın huzuru tadayım ve ona acı çektirmek için tüm ruhum olan o sevgiliyi ziyaret etmeyin. Çünkü acılar ve belalar içinde benim tesellimdir o. Sultan mırıltı halindeki bu şikayetleri işitince ayağa kalkıp sesin geldiği yana yönelmiş. Orada üzerine perde gerilmiş bir kapı bulmuş. Bu perdeyi kaldırmış ve büyük bir salonda bir arış yükseklikteki bir yatakta oturan genç bir adam görmüş. Bu genç adam ince yapılı ve yakışıklıymış. Tatlı ve akıcı bir konuşması varmış. Alnı çiçek, yanakları gül yaprağı gibiymiş. Yanaklarından birisinin ortasında bir siyah amber damlası gibi bir ben varmış. Hani şair ne demiş? Çocuk ki tatlı ve narin, karanlıklardan süzülür saçları. Öylesine siyahtır ki geceyi oluşturur aydınlık alnı. Öylesine beyaz ki geceyi ışığa boğar zarafetinin temaşası. İnsan gözünün hiç görmediği bir şenliktir. Gözünün birinin hemen altında, pembe yanağının üstünde, tüm gençler arasından onu hemen fark ettiren eşsiz bir beni vardır. Onu görünce sultan sevinmiş ve barış seninle olsun demiş. Genç adam yatağının üzerinde oturmayı sürdürmüş ama tüm kişiliğine yayılmış kederli bir sesle sultanın selamını yanıtlamış ve ona "Efendim, yerimden kalkamadığım için beni bağışla" demiş. Sultan da ona "Ey delikanlı, bana bu gölün ve renkli balıklarının ve de bu saray ile yapayalnızlığının ve gözyaşlarının sırrını açıkla" demiş. Bu sözleri duyunca genç adam yüzünden süzülen bol gözyaşlarıyla ağlamış. Sultan şaşırıp kalmış ve "Ey delikanlı, seni böyle ağlatan nedir?" diye sormuş. Genç de "Ben ağlamayayım da kimler ağlasın" demiş ve ellerini uzatarak giysisinin uzun eteklerini tutup kaldırmış. Sultan bakmış ki gencin gövdesinin altı tümüyle mermer kesilmiş. Öteki yarısıysa göbek deliğinden saçlarına kadar canlı bir insanınki gibiymiş. Genç adam sultana "Bil ki efendim, bu balıkların öyküsü öylesine gariptir ki herkes öğrensin diye iğneyle gözün iç köşesine yazılsa uyanık gözlemci için bir ders olurdu" demiş. Ve delikanlı bu öyküyü şöyle anlatmış. "Efendim, bilesiniz benim babam bu diyarın hükümdarıydı. Adı Mahmud'du ve Kara Adaların ve bu 4 dağın efendisiydi. Babam 70 yıl saltanat sürdü. Sonra da Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Ölümünden sonra saltanata ben sahip oldum ve amcamın kızıyla evlendim. Karım beni öylesine bir aşkla seviyordu ki yanından ayrılsam beni yeniden görünceye kadar ne yer ne de içerdi. 5 yıl benim korumam altında kaldı. Sonra bir gün aşçıya akşam yemeği için hazırlık yapması talimatını verdikten sonra hamama gitmiş. Ben saraya geldim. Her zaman uyumaya adet ettiğim yerde uzandım. 2 esireden de bir yelpazeyle beni serinletmelerini istedim. Biri başucumda, öteki ise ayak ucumda duruyordu. Karımın yokluğunu düşünerek uykum kaçmıştı. Ruhum uyanıktı ama gözlerim kapalıydı. O sırada başucumdaki esirenin beni uyur sanarak ayak ucumdakine şöyle seslendiğini duydum. "Mesude, Efendimiz ne kadar talihsiz bir genç değil mi? Onun eş olarak hanımımız gibi böylesine hain, böylesine cani birine sahip olması ne kadar yazık.
Öteki de Allah zina yapan kadınların belasını versin. Böylesine bir zaniye Efendimiz gibi güzel huylu biriyle evlenmemeliydi. Tüm gecelerini başka yataklarda geçiriyor diye yanıt verdi. Başucumdaki esire de buna karşı gerçekten bu kadının yaptıklarına aldırmamak için Efendimiz epeyce kaygısız olmalı dedi. Öteki de bunu nasıl söylersin? Efendimiz onun yaptıklarından kuşku duymuyor ki, yoksa onu bu denli özgür bırakır mıydı sanıyorsun? Sen bilmiyorsun, bu nankör her gece yatmadan önce Efendimizin içtiği şaraba bir şeyler sanırım renk karıştırıyor. O da derin uykulara dalıyor. Bu durumdayken ne olup bittiğini, karısının nereye gittiğini, ne yaptığını bilemiyor. Böylece karısı Efendimiz'e şarap içirdikten sonra giyinip onu yalnız bırakarak gün doğuncaya kadar ortadan yok oluyor. Geriye döndüğünde kocasının burnuna yanık bir şey uzatarak koklatıyor ve onu uyandırıyor. Yanıtını verdi. Esirelerin bu sözlerini duyunca efendim gözümün nuru karardı. Amcamın kızı yani karımla yeniden birlikte olacağım akşamın gelişi adeta gecikti. Sonunda karım hamamdan döndü. Sofrayı serdik ve adet edindiğimiz tarzda karşılıklı içki ikramında bulunarak 1 saat kadar yemek yedik. Ardından yatmadan önce her gece içtiğim şarabı istedim. Bana bardağı verdi. Onu her zamanki gibi dudaklarıma götürür gibi yaptım ve çabucak giysimin üst kısmındaki kıvrıma döktüm ve hemencecik yatağa girerek uyur gibi yaptım. Bunun üzerine karım, uyu, bir daha inşallah hiç uyanmazsın. Allah da biliyor ya, senden nefret ediyorum. Seni görür görmez tüylerim diken diken oluyor. Sen yakınımdayken ruhum bunalıyor, dedi. Sonra kalktı, en güzel giysilerini giydi, kokular süründü. Beline bir kılıç taktı, sarayın kapısını açtı, çıkıp gitti. Bunun üzerine kalktım ve onu saraydan çıktığı andan başlayarak izlemeye koyuldum. Kentin bütün çarşılarını geçti. Sonunda kentin kapılarına ulaştı. Kapılara doğru hiç anlayamadığım bir dilde seslendi. Kilitler düştü ve kapılar açıldı. Ve karım kentin dışına çıktı. Ben de kendimi fark ettirmeden ardına düştüm. Sonunda harabe yığınlarından oluşmuş tepelere ve bunların ortasında bulunan tuğladan örülmüş, kubbesi bulunan yarı yıkık bir kaleye ulaştı. Kapıdan girdi. Bense kubbenin üstüne çıktım ve yukarıdan gözetlemeye koyuldum. Karım bir zencinin yanına girdi. Bu zencinin üst dudağı bir tencere kapağı gibiydi. Alt dudağı da tencerenin ta kendisiydi. İki dudağı da o denli aşağı sarkıyordu ki bunlarla kumlardaki çakılları ayıklayabilirdi. Her yanı hastalıktan çürümüştü ve şeker kamışından yolunmuş kuru yapraklar üzerinde yatıyordu. Onu görünce karım yere kadar eğilerek 2 eli arasından toprağı öptü. O da başını kaldırıp ona çevirdi ve Allah belanı versin, bu saatlere kadar niye geciktin? Buraya içmeleri ve sevgilileriyle birbirine katılmaları için zencileri çağırdım. Bense senin yüzünden içmeye hiç heves duymadım, dedi. Karım, ey efendim, ey kalbimin sevgilisi, bilmez misin ki ben amcamın oğluyla evliyim ve onu görür görmez nefretle doluyorum. Birlikte olmaktan dehşet duyuyorum. Eğer sana zarar vermeyeceğini bilsem kenti çoktan tepeden tırnağa harabeye çevirir, taş üstünde taş koymazdım. Orada baykuş ve karga sesinden başka ses duyulmazdı. Harabelerin taşlarını da Kaf Dağı'nın ötesine fırlatırdım, dedi. Zenci, yalan söylüyorsun ey alçak karı. Bak şerefim, zencilerin erkek olarak üstün niteliği ve insan olarak beyazlardan sonsuz üstünlüğümüz üzerine yemin ediyorum ki bugünden sonra bir kez daha geç kalırsan artık senin dostluğunu reddeder ve vücudunu bir daha vücudumun üstüne çekmem. Ey nankör hain, sen kadınlık arzularını başka yerlerde doyurduğun için geç kalmadın mı yani? Ey pislik, ey beyaz kadınların en aşağılığı, diye yanıt verdi. Bu konuşmayı duyup aralarında geçenleri gözlerimle görünce dünya gözümde karanlığa dönüştü. Artık nerede olduğumu bilemedim. Bunun ardından karım olan yeğenim ağlamaya ve zencinin önünde alçalarak yalvarmaya başladı.
Ey sevgilim, ey yüreğimin meyvesi, benim senden başka kimim var? Beni kovarsam felaketim olursun. Ey sevdiceğim, ey gözümün nuru, dedi ve ağlamayı, yalvarmayı bağışlanıncaya kadar sürdürdü ve bağışlanınca da çok mutlu oldu. Ayağa kalktı ve tüm giysilerinden soyundu ve donunu da çıkararak çırılçıplak kaldı. Sonra da ey efendim, esirini besleyecek neyim var diye sordu. Zenci de tencerenin kapağını kaldır, orada kaynatılmış fare kemiği bulacaksın, şu küpte de boza var, içersin dedi. Karım ayağa kalktı, yiyip içti, ellerini yıkadı ve kamış yapraklarından oluşan yatakta zenciyle yattı ve çırılçıplak, iğrenç paçavralar altında zenciye sarıldı. Karım olan yeğenimin yaptığı her şeyi görünce artık kendimi tutamadım ve kubbeden aşağı inerek salona saldırdım ve karımın getirdiği kılıcı alarak ikisini de öldürmeye karar verdim. Bu anda Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça sesini kesmiş. Sabah olunca Şah Şehriyar hükmettiği divana girmiş ve günün sonuna kadar divan toplantısında bulunmuş. Sonra Şah sarayına dönmüş ve Dünyazat kız kardeşine "Öyküne devam etmeni rica ediyorum," demiş. O da gerekli saygıyla ve bütün kalbimle demiş. 8. gece gelince Şehrazat söze başlamış. "İşittim ki ey bahtı güzel Şah, büyülenmiş genç sultana şöyle demiş. Kafasını kesmek üzere zenciye vurunca aslında boğazını deri ve et olarak kesmişim. Korkunç bir sesle haykırınca onu öldürdüm sandım. Karım olan yeğenim bu sırada derin uykulardaydı. Benim oradan ayrılmamdan sonra uyanmış ve kılıcını alıp kınına sokmuş, kente dönmüş, sabaha kadar benim yanımda yatmıştı. Ertesi gün karımın saçlarını kestiğini ve matem giysilerine büründüğünü gördüm. Sonra bana, ''Ey amcamın oğlu, bu halime bakıp beni suçlama. Annemin öldüğünü, babamın da kutsal savaşta şehit düştüğünü yeni öğrendim. Kardeşlerimden birini akrep sokarak öldürmüş. Diğeri de yıkılan bir binanın altında kalarak canlı canlı toprağa gömülmüş. Bunları duyunca ağlayıp sızlamaktan kendimi alamadım,'' dedi. Onun bu sözlerini duyunca bir şey görmemiş gibi davranarak ''Ne yaparsan yap, seni durduracak değilim,'' dedim. O da matemine bürünüp bir yıl boyunca derdini durmadan yenileyip gözyaşlarıyla ve çılgın bir kederle kahrolarak ömrünü sürdürdü. Bir yıl dolunca bana sarayının bahçesinde türbe şeklinde bir mezar yaptırmak istiyorum. Orada yalnız başıma kalarak ağlayacağım ve bu yere Matemevi adını vereceğim dedi. Ben de gerekli gördüğün neyse yap dedim. Bu matem evini yaptırdı. Üstü kubbe, altı çukur olarak. Sonra da aslında ölmemiş olan ama iyice hasta düşüp halsiz kalan ve artık karıma hiçbir yararı dokunmayacak durumdaki zenciyi taşıtıp buraya yerleştirdi. Ama zencinin bu durumu boyuna şarap ve boza içmesine engel değildi. Ancak yaralandığı günden sonra hiç konuşamadı ve vadesi dolmadığı için yaşamını sürdürdü. Ve karım her gün sabah ve akşamları türbede onun yanına girip çılgınca gözyaşları dökerek dövünmesini sürdürdü. Ona içsin diye içki ve et suyu verdi. Bir yıl daha sabah akşam bu tutumunu terk etmedi ve ben sürekli olarak ona katlandım. Ancak bir gün ansızın yanına girince karımı ağlayıp ellerini yüzüne çarparken buldum ve üzgün bir sesle şu dizeleri okuduğunu duydum. Sen gittin gideli ey sevgili, insanlardan soğudum, yapayalnız yaşadım. Çünkü sen gittin gideli kalbim sevmeyi unuttu. Ama bir gün döner de sevgilini ararsan yalvarırım bedenimi kollarına al ve mezarının yanı başında bana da bir yer ayır. Eğer bir gün dönersen ey sevgili, sesin eskisi gibi adımı sevgiyle ansın. Mezarımda bana seslen ama sen yanıt olarak kemiklerimin birbirine çarpmasından doğan hazin sesten başkasını duyamazsın. Sızlanmalarını bitirince elimde kınından sıyrılmış kılıçla, ''Ey haine, geçmiş ilişkileri inkar eden ve dostluğu çiğneyen nankörce sözlerini duydum,'' deyip kolumu kaldırarak ona vurmaya hazırlanınca birden ayağa fırladı ve zenciyi benim yaraladığımı anlayarak anlamını kavrayamadığım sözler söyledikten sonra
büyümün faziletiyle Allah seni yarı taş, yarı insan etsin diye beni lanetledi ve hemen o anda efendim bu gördüğün hale geldim. Ne kıpırdayabiliyorum, ne bir harekette bulunabiliyorum. Ve hemen o anda efendim bu gördüğün hale geldim. Ne kıpırdayabiliyorum, ne bir harekette bulunabiliyorum. Böylece ne ölü ne de canlı sayılırım artık. Beni bu hale koyduktan sonra hükmettiğim 4 adayı da büyüledi ve onları ortasında göl bulunan 4 dağa dönüştürdü. Tebaamı da balığa çevirdi. Bu kadarla kalsa iyi, her gün bana işkence ediyor. Deriden bir kemerle beni kamçılıyor. Kanım sızıncaya kadar 100 kere vuruyor. Sonra da giysilerimin altına çıplak bedenimin tüm üst bölümünü kapsayan kıllı bir giysi koyuyor. Öyküsünün burasına gelince genç adam ağlamaya başlamış ve şu dizeleri söylemiş. Adaletini beklerken Yüce Tanrım ve hükmünü sabırla susuyorum iradenin böyle olduğuna inanarak ama felaketimin içinde boğuluyorum. Senden başka sığınacak limanım yok Rabbim. Ey kutsal peygamberimizin tapındığı Tanrım. Bunu duyan sultan genç adama dönerek sen benim dertlerime dert kattın, söyle bana bu kadın nerededir diye sormuş. Genç adam kubbenin altında yatan zencinin yanında. Her gün buraya geliyor, bana yaklaşıyor, beni soyuyor, kamçılıyor, bense ağlıyor, haykırıyorum ama ona karşı kendimi savunmak için bir hareket yapamıyorum. Beni böylece cezalandırdıktan sonra yeniden zencinin yanına dönüyor, ona sabah akşam şaraplar, et suları götürüyor diye yanıt vermiş. Sultan, vallahi benim sana unutulmayacak, benden sonra da tarihe geçecek bir hizmette bulunmam kaçınılmaz oldu artık demiş ve akşam saatinin yaklaşmasına kadar genç adamla konuşmasını sürdürmüş. Sonra hükümdar ayağa kalkmış ve büyücülerin gece ayinlerinin vakti olan gece yarısı gelinceye kadar beklemiş. Tam o saatte soyunmuş ve kılıcını kuşanarak zencinin bulunduğu yana doğru yollanmış. Orada mumları ve asılı lambaları görmüş. Öd ağacı, koku ve merhemlerin yayıldığı havayı koklamış. Sonra doğruca zencinin yanına ulaşmış ve kılıcını çalıp onu öldürmüş. Sonra onu sırtına alıp sarayda bulunan bir kuyunun dibine atmış. Sonra da geri dönmüş, zencinin giysilerini giymiş. Bir süre uzun ve yalın kılıcını savurarak türbede gezinmiş. Bir saat sonra sefil büyücü kadın genç adamın yanına gelmiş. İçeri girer girmez kocası olan yeğenini soymuş ve kamçısını alıp onu dövmüş. Delikanlı, ah ah yeter, zaten felaketim yeterince çekilmez, ah acı bana diye haykırmış. Kadın, peki sen bana acıdın mı? Bana sevdiğimi bağışladın mı? Hayır değil mi? Öyleyse katlan diye yanıt vermiş. Sonra da keçi kılından yapılmış giysiyi genç adamın çıplak bedenine giydirmiş. Sonra onu bırakıp yanında şarap ve kaynamış bitki suyuyla zencinin yanına seyirtmiş. Türbeye girince ağlamış, diye haykırarak sızlanmaya başlamış ve de ''Ey efendim, ne olur konuş benimle, sesini duyur bana ey efendim'' deyip acı dolu bir sesle şu dizeleri okumuş. ''Ey kalbimin sahibi, bu katı uzaklaşma böyle sürüp gidecek mi? İçime soktuğun sevgi dayanılmayacak kadar ağır bir işkence. Ah daha ne zamana kadar benden kaçıp duracaksın? Eğer üzüntümden, acı sefaletimden başka bir şey istemiyorsan öyle olsun. Git mutlu ol, dileğin yerine getirilecektir.'' Sonra hıçkırıklara boğulmuş ve tekrarlamış, ''Ey efendim konuş benimle, sesini duyayım'' diye. Bunun üzerine zenci kılığındaki sultan dilini ağzında dolaştırarak zenci taklidiyle ''Ha Allah'ın inayetinden gayrı kuvvet ve kudret yoktur'' demiş. Kadın sevgilisinin bu sözlerini duyunca neşeden haykırmış ve bayılmış. Sonra kendine gelerek ''Oh efendim, artık iyileştin mi?'' diye sormuş. Hükümdar sesini değiştirerek zayıf bir tınıyla ''Ah alçak, sana seslenmeye hiç de layık değilsin'' demiş. Kadın ''Neden ama?'' diye sorunca ''Çünkü gün boyunca kocanı cezalandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. O da bağırıp yardım istiyor ve bütün bunlar sabahlara kadar geceleri uykumu dağıtıyor. Kocansa durmadan yalvarmaktan ve bağışlanma dilemekten kendini alamıyor.
Öylesine ki sesi tüm uykumu alıp götürüyor. Bunlar olmasaydı çoktan gücümü toplardım. İşte sırf bu neden seni yanıtlamaktan beni alıkoydu demiş. Kadın ise madem ki sen emrediyorsun onu bulunduğu durumdan kurtarırım demiş. Sultan da evet onu kurtar bana da huzur ver diye yanıt vermiş. Kadın emrin başım üstüne deyip ayağa kalkarak türbeden çıkmış. Saraya gelince su dolu bakır bir kap alıp onun üzerine sihirli sözcükler okumuş ve su tencerede kaynayan su gibi kaynamaya başlamış. Bunun üzerine suyu genç adamın üstüne serpmiş ve söylenen sözlerin yüzü suyu hürmetine ilk halini alman için seni bu durumdan kurtarıyorum demiş. Genç adam silkinip ayaklarının üzerine durmuş, kurtuluşuna sevinerek Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna tanıklık ederim demiş. Allah'ın inayeti ve selameti senin üzerine olsun diye de eklemiş. Kadın da ona defol ve bir daha da buraya gelme yoksa seni öldürürüm diyerek yüzüne haykırmış. O zaman genç adam iki elini havaya kaldırarak kaçıp gitmiş. Kadın türbeye dönmüş, çukura inerek ''Ey efendim ayağa kalk seni göreyim'' demiş. Öteki ise çok zayıf bir sesle ''Daha bir şey yapmış değilsin, huzurumun ancak bir parçasını sağladın ama derdimin asıl nedenini ortadan kaldırmadın'' demiş. Kadın ''Ey sevdiceğim bu esas neden nedir?'' diye sormuş. Sahte zenci de önceleri eski kentin ve dört adanın halkından başkası olmayan göldeki balıklar bütün gece sudan başlarını çıkarıp bana ve sana lanetler yağdırıyorlar. İşte yeniden kuvvetlenmemi engelleyen neden budur. Onları kurtarmak sana düşer. Sonra da gel elimden tut, ayağa kalkmama yardım et. Çünkü o zaman mutlaka sağlığıma kavuşmuş olacağım demiş. Kadın zenci olduğunu sandığı hükümdarın bu sözlerini duyunca neşeyle ona ''Ey efendim senin emrin başım üstünedir'' demiş ve de ''Bismillah'' diyerek mutlulukla ayağa kalkmış ve koşmaya başlamış. Göle gelince eline bir parça su almış. O anda Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve yavaşça susmuş. 9. gece gelince anlatmaya başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şah, genç büyücü kadın gölden eline bir parça su almış ve üzerine gizemli sözler söylemiş. Balıklar kıpırdamaya başlamış ve başlarını kaldırıp o anda yeniden Ademoğullarına dönüşmüşler ve kentte oturanların büyüsü çözülmüş ve kent güzel çarşıları ve her biri işinin başına dönmüş esnafıyla parıltılı bir şehir olmuş ve dağlar eskiden olduğu gibi adalara dönüşmüş. Bunun üzerine genç kadın hemen zenci sandığı sultanın yanına dönmüş ve ona ''Ey sevgilim bana cömert elini uzat da öpeyim'' demiş. Sultan ona alçak sesle ''Yanıma yaklaş'' demiş. Kadın yaklaşmış, sultan birdenbire kılıcını çekip kadının göğsüne öyle bir saplamış ki kılıcın ucu kadının sırtından çıkmış. Sonra sultan yeniden kılıçla vurmuş ve kadını ikiye bölmüş. Bundan sonra oradan çıkıp onu ayakta bekleyen büyülenmiş genç adamı bulmuş. Kurtulması dolayısıyla iltifatlarda bulunmuş. Genç adam da onun elini öpmüş, coşkuyla şükranlarını sunmuş. Bunun ardından hükümdar ona kentte mi kalmak yoksa benimle ülkeme mi gelmek istersin diye de sormuş. Genç adam da ona ''Ey zamana hükmeden hükümdarım, buradan senin ülkene ne kadar mesafe var biliyor musun?'' diye sormuş. Sultan da 2,5 gün diyerek yanıtlamış. Bunu duyan genç adam ''Ey hükümdarım eğer uyuyorsan uyan, buradan ülkene dönmek için Allah'ın izniyle tüm 1 yıl gerek sana. Eğer sen buraya 2,5 günde gelmişsen kentin büyülenmiş olmasındandır. Sonra ben de ey şahım seni göz açıp kapayısıya kadar bir zaman için bile terk etmeyeceğim demiş. Hükümdar bu sözleri duyunca sevinmiş ve Allah'a şükürler olsun ki seni yoluma çıkardı. Sen bundan sonra benim evladımsın, madem ki Allah bana bugüne kadar bir evlat vermedi demiş. Bunun üzerine birbirlerinin boynuna sarılmışlar, sonsuz bir neşeye kapılmışlar. Bunun ardından daha önce büyülenmiş olan şehzadenin sarayına doğru yürümeye başlamışlar.
Şehzade ülkesinin ileri gelenlerine Mekke'ye giderek kutsal hac görevini yerine getireceğini söylemiş. Bunun üzerine gerekli tüm hazırlıklar yapılmış. Sonra şehzade ile hükümdar yola koyulmuşlar. Hükümdarın yüreği ülkesine öyle özlemle tutuşuyormuş ki, çünkü bir yıldır oradan uzaktaymış, yanlarında sunulacak armağanlar taşıyan 80 köle varmış. Böylece tam bir yıl hükümdarın ülkesine yaklaşıncaya kadar gece gündüz yolculuk etmekten geri kalmamışlar. Bunu duyan vezir bir daha görmekten umut kesmiş bulunduğu hükümdarı karşılamak için askerlerle yola çıkmış. Askerler hükümdarlarını görünce yere kapanmış ve iki ellerinin arasından yeri öpmüşler. Ona beyanı hoşamede eylemişler. Sultan sarayına girmiş, tahtına oturmuş, sonra veziri yanına çağırtmış ve olup biten her şeyi ona anlatmış. Vezir genç adamın öyküsünü öğrenince kurtuluşa ve selamete erişi dolayısıyla onu kutlamış. Meclis kurup herkese armağanlar dağıttıktan sonra hükümdar vezirine "Çabuk bana buraya evvelce balıkları getiren balıkçıyı bulup getirin" demiş. Vezir adam gönderip büyülenmiş kentte oturanların kurtuluşunu sağlayan balıkçıyı aratmış. Hükümdar onu yanına çağırmış ve hilatlar giydirmiş. Yaşamı üstüne sorular sormuş. Çocukları olup olmadığını öğrenmek istemiş. Balıkçı da ona bir oğlu, iki kızı olduğunu söylemiş. Sultan iki kızdan biriyle hemen kendi evlenmiş. Genç adam da ikincisine eş edinmiş. Sultan kızların babasını artık yanından hiç ayırmamış ve onu baş haznedar yapmış. Sonra vezirini genç adamın Kara Adalar arasındaki kentine yollamış. Onu bu adaların hükümdarı yapmış. Daha önce kendisine yoldaşlık eden 50 köleyi de mahiyetine vermiş ve o ülkenin emirlerine dağıtılmak üzere pek çok hilatlar göndermiş. Bunun üzerine vezir hükümdarın ellerini öperek yola koyulmuş. Hükümdar ile genç adam birlikte yaşamlarını sürdürmüşler. Balıkçıya gelince, baş haznedar olarak iki kızı da hükümdar eşi olan zamanın en zengin adamlarından biri olmuş ve ölünceye kadar öyle kalmışlar. Ancak diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Bu öykünün Hamal'ın öyküsünden daha çok hayranlık uyandırdığına sakın inanmayın. Hamal ile genç kızların öyküsü. Bir zamanlar Bağdat'ta bekar bir hamal yaşarmış. Günlerden bir gün çarşıda küfesine kaygısızca yaslanmış otururken musul kumaşından nakışla duble edilmiş ve altın payetler serpiştirilmiş ferah çarşafına bürünmüş bir hanım önünde durmuş. Yüzündeki peçeyi hafifçe kaldırmış ve peçe altından uzun kirpikli siyah gözleri ve harika göz kapakları görünmüş. Nitelikleri mükemmel olan vücudu ince, ayakları ufacıkmış. Sonra sesinin tüm tatlılığıyla ona "Ey hamal, küfeni al ve beni izle" demiş ve hamal adeta büyülenmiş gibi küfesini toparlayıp genç kadının peşine düşmüş. Bir süre yürüdükten sonra bir evin kapısında durmuşlar. Kadın kapıyı çalmış ve hemen bir Nasrani kapıyı açıp ona bir dinar karşılığı bir ölçü zeytin vermiş. Kadın da hamala "Al bunu, küfene koy, beni izle" demiş. Hamal da "Aman ya Rabbi, ne mübarek gün bu böyle" diye haykırmış. Küfesini yüklenip genç kadını izlemiş. Kadın sonra bir manavın önünde durmuş ve Suriye elmaları, Osmanlı ayvaları, Umman şeftalileri, Halep yaseminleri, Şam nilüferleri, Nil hıyarları, Mısır'ın misket limonları, sultani ağaç kavunları, Mersin yemişleri ve nergisler satın almış. Bütün bunları hamalın küfesine yerleştirmiş ve ona "Taşı bunları" demiş. Hamal da taşımış ve bir kasap dükkanına gelinceye kadar kadını izlemiş. Kadın dükkancıya "Bana 10 ertal et kes" demiş. Kasap 10 ertal et kesmiş. Kadın bunları muz yapraklarına sarmış ve küfeye koymuş ve ona "Taşı bakalım hamal" demiş. O taşımış ve kadın bir badem satıcısının önüne gelinceye kadar onu izlemiş. Kadın buradan her türden badem almış ve hamala yeniden "Taşı bunları ve beni izle" demiş.
Hamal küfesini yüklemiş ve kadını bir tatlıcı dükkanının önüne gelinceye kadar izlemiş. Kadın oradan bir tepsi satın almış ve dükkandaki her türlü tatlıyı buna yerleştirmiş. Açma şekerli, kaymaklı tatlı, miskle kokulandırılmış fıstıklı, nefis kadife gibi bir başka hamur işi, sabun adı verilen bisküviler, küçük pastalar, limonlu turtalar, lezzetli şekerlemeler, muşabak adı verilen bir başka tatlı, kadı lokması, sufle halindeki küçük tatlılar ve yine Zeynep'in tarağı denen tereyağı, bal ve sütle yapılmış bir başka tatlı satın almış. Sonra tüm bu tatlı çeşitlerini bir tepsiye dizmiş ve tepsiyi de küfeye yerleştirmiş. Bunu gören Hamal, "Bana daha önce haber verseydin, bütün bu yiyecekleri taşısın diye eşekle gelirdim," demiş. Kadın bu sözlere gülmüş, sonra da bir kokucunun dükkanına girmiş. Oradan 10 tür koku almış. Gül suyu, portakal çiçeği suyu ve diğerlerini ve de bir ölçü mest edici amber. Aynı zamanda miskle karışmış gül kokusu serpen bir gülaptan, erkek kokusu saçan tohumlar, sarı sabır ödü, misk, en sonunda da İskenderiye kökenli mumlar satın almış ve tüm bunları küfeye koyarak Hamal'a "Küfeyi yüklen ve beni izle," demiş. Hamal küfeyi sırtına vurup genç kadına arka bahçesinde geniş bir avlunun bulunduğu şahane bir konağa ulaşıncaya kadar izlemiş. Bu avlu kare şeklinde, yüksekte ve yüreği tepeden gören bir mevkideymiş. Yumuşak karnı giysilerinin altında göbek deliğini mahfazası içinde değerli bir mektup gibi saklıyormuş. Onu gören Hamal aklını yitirmiş ve küfesini başından aşağı düşürecek gibi olmuş. "Ya Rabbi, ömrümde bundan daha mübarek bir gün görmedim," demiş. Bu genç kız kapının ardından alışverişi yapan kız kardeşi ve Hamal'a "Giriniz, gelişiniz hayırlı olsun," demiş. Bunun üzerine içeri girmişler ve orta avluya açılan geniş bir salona ulaşmışlar. Salon altın ve ipekle işlenmiş örtülerle ve altın kakmalı mobilyalarla, vazolar ve oymalı iskemleler, itinayla kapatılmış perdeler ve gardıroplarla süslenmiş imiş. Salonun ortasında göz kamaştıran inciler ve değerli taşlar kakılmış mermer bir yatak varmış. Bu yatağın üstüne kırmızı satenden bir örtü örtülmüş imiş. Yatağın üstünde de gözleri Babil melikelerininki kadar güzel, boyu elif gibi uzun ve ince, yüzü doğan günü utandıracak kadar parlak, harika bir genç kız oturuyormuş. Sanki gökte parlayan yıldızlardan biri gibi, şairin sözünü ettiğine benzer. Arabistan'ın gerçek soylu kadınlarından biriymiş bu. Ey güzel kız, boyunu gören, eğilip bükülen dalın zarafetiyle kıyaslarsa da tüm gerçeği söylemiş olmaz. Marifetini göstereyim derken hata işler. Çünkü boyunun da, vücudunun da benzeri yoktur. Çünkü dal ağaçta ve çıplakken güzeldir. Oysa sen her halinle güzelsin. Seni saran giysiler bile fazladan bir zevk katarlar. Onları gören genç kız yataktan kalkmış. İki kız kardeşinin yanında yerini almak üzere salonun ortasına gelmek için birkaç adım atmış ve onlara "Niye böyle kıpırdamadan duruyorsunuz? Hamalın sırtındaki yükü indirsenize," demiş. Bunun üzerine alışveriş yapan kız Hamal'ın önüne, kapıyı açan kız da arkasına geçmiş. Üçüncü kız kardeşlerinin de yardımıyla Hamal'ı yükünden kurtarmışlar. Sonra küfenin içinde ne varsa taşımışlar, her eşyayı yerli yerine koymuşlar. Hamal'a 2 dinar verip ona "Ey Hamal, hadi sen de yoluna git," demişler. Fakat Hamal genç kızlara bakıp güzelliklerine ve kusursuzluklarına hayran olmuş. Böylesine eşsiz varlıkları hiç görmediğini düşünmüş. Bir de bu evde hiçbir erkek bulunmadığına dikkat etmiş. Sonra da ortalıktaki içecekleri, meyveleri, kokulu çiçekleri ve diğer güzel şeyleri görüp şaşkınlığın sınırlarına dayanan bir şaşkınlık duymuş ve içinden ayrılıp gitme arzusu gelmemiş. O vakit genç kızların büyüğü ona "Neden böyle kıpırdamadan duruyorsun, yoksa ücretine az mı buldun?" diye sormuş. Sonra çarşıya giden kız kardeşine dönerek "Ona 1 dinar daha ver,"
demiş. Ama hamal yok vallahi benim her zamanki ücretim sadece 2 dinardır. Ücretimi az gördüğüm falan yok ama gönlüm ve tüm benliğim sizin için kaygılanıyor. Kendi kendime yapayalnız yaşadığınıza ve burada erkek olarak size arkadaşlık edecek biri olmadığına göre yaşantınızın ne anlamı var diyorum. Bilmez misiniz ki bir minare caminin 4 minaresinden biri olmadıkça bir işe yaramaz. Oysa siz hanımlarım sadece 3 kişisiniz ve 4.'ye ihtiyacınız var ve yine bilirsiniz ki kadınların mutluluğu ancak erkeklerle birlikte olduklarında tam olur. Şairin de dediği gibi bir uyumlu ses, en az 4 saz birden, bir ut, bir ney, bir kanun ve bir çenk çalmadıkça sağlanamaz. Hele bu erkek aklı başında, gönül adamı ve fikri ince, bir de sır saklamasını bilirse demiş. Genç kızlar ona, ama ey hamal sen bizim bakire olduğumuzu bilmiyor musun? Sonra kendimizi ağzı gevşek birine bağlamaktan da korkarız. Hani şair ne demiş? Sırrınızı başkasına açmaktan sakınınız. Çünkü açıklanan bir sır artık sır olmaktan çıkar demişler. Bu sözleri duyan hamal haykırmış. Ey hanımlarım, sizin yaşamınız üstüne yemin ederim ki ben kitaplar okumuş, salnameleri incelemiş, aklı başında, güvenilir ve sadık bir adamım. Sadece hoş olan şeylerden söz ederim ve hiç sözünü etmeden kederli şeyleri özenle gizlerim. Her durumda şairin dediği gibi davranırım. Sadece efendi adam sır saklamayı bilir. Sadece insanoğlunun mükemmeli bir vaadi tutar. Sır benim içimde, iyice kilitlenmiş, anahtarı yitmiş ve kapısı mühürlenmiş bir evde hapsedilmiş gibidir. Hamal'ın okuduğu bu dizeleri dinleyen ve kendilerine okunan dörtlükleri ve ölçülü uyaklı sözleri duyan kızlar çok yumuşamışlar. Ancak sadece nazlanmak için ona, biliyorsun ki ey hamal bu konak için pek çok para harcadık, üzerinde bizim zararımızı karşılayacak para var mı? Çünkü seni ancak para harcaman koşuluyla meclisimize kabul ederiz. Senin niyetin bize misafir olup içki arkadaşlığı yapmak ve özellikle bütün gece şafak sökünceye kadar bizi uyanık tutmak değil mi? Diye sormuşlar. Sonra evin sahibesi olan genç kızların en büyüğü eklemiş. Karşılığı parayla ödenmeyen bir aşk terazinin dengelenmesinde gerekli karşı ağırlığı sağlayamaz. Hamal da buna yanıt vermiş. Hiçbir şeyin yoksa hiçbir şey olmaksızın çeker gidersin. Fakat tam bu sırada pazardan dönen kız araya girmiş. Kardeşlerim, şakayı bir yana bırakalım Allah için. Bu çocuk günümüzü tatsızlaştırmadı. Başkası olsaydı doğrusu bizi bu kadar sabır göstermezdi. Ben onun yerine gerekli parayı öderim demiş. Hamal çok sevinmiş ve pazardan birlikte geldikleri kıza vallahi günün ilk kazancını ben sana borçluyum demiş. Kızların üçü de öyleyse ey yiğit Hamal burada kal, başımız üzerine gözümüz üzerine gelmiş olursun demişler. Bunun üzerine pazardan Hamal'la birlikte gelmiş olan kız ayağa kalkıp üstünü başını düzeltmiş. Sonra sürahileri sıralayıp şarap doldurmuş ve salonun ortasında bulunan bir havuzun kenarına sofra kurmuş ve gerekli her şeyi buraya taşımış. Sonra hepsi birden oturmuşlar, şarap ortaya konmuş. Hamal kendini bu güzel kızların arasında rüyadaymış gibi görmüş. Çarşıya giden kız sürahiden büyüyecek bir bardağa şarap doldurmuş. Aynı bardaktan hepsi içmiş. Sonra ikinci, sonra da üçüncü kez içmişler. Sonra kız bardağı yeniden doldurmuş. Bunu da kardeşlerine ve Hamal'a sunmuş. Hamal şu dizeleri okumaya başlamış. İç bu şarabı, tüm neşelerin nedenidir o. İçine kuvvet verir, sağlık verir. Tüm hastalıkları iyi eden tek ilaçtır o. Hiç kimse tüm neşelerin nedeni olan şarabı hoşça duygulanmadan içmez. Sadece sarhoşluk şehveti doyurmayı sağlar. Sonra 3 genç kızın da ellerini öpmüş ve bardağı dikmiş. Sonra ev sahibesinin yanına gitmiş ve ona "Ey hanımım, ben senin kölenim, senin eşyan, senin malınım" demiş. Sonra da onun onuruna şairin şu şiirini okumuş.
Kapında gözlerinin kölesi ayakta durmaktadır. Belki de kölelerin en aşağılığı ama hanımını bilir o. Cömertliğin farkındadır ve iyiliklerinin ve özellikle ona olan şükranının. Bunu duyan kız da "İç ey dostum, bu içki sana sağlık versin, rahatlık versin ve de gerçek dirliğin getirdiği kudreti sağlasın" demiş. Hamal da bardağı alıp genç kadının elini öpmüş ve tatlı bir uyumla yavaşça şairin şu dizelerini okumuş. Dostuma yanakları gibi parlak şarap sundum. Yanakları öylesine parlaktır ki ancak bir alev ona bu parlaklığı yansıtmıştır sanırsın. Ona alır gibi yaptı ama gülerek dedi ki sonra, "Nasıl benden kendi yanaklarımı içmemi istersin?" Ben de ona, "Ey kalbimin alevi, al bu şarabı iç, benim gözyaşlarımdır bu ve de kızıllığı kanımdan gelir. Bu ikisinin kadehteki karışımı tüm ruhumdur" dedim. Genç kız hamaldan bardağı almış, dudaklarına götürmüş, sonra gidip kız kardeşlerinden birinin yanına oturmuş ve sonra hepsi birden raks etmeye, şarkı söylemeye ve birbirine çiçekler atmaya başlamışlar. Bütün bunlar olurken hamal onları kollarına alıyor ve öpüyormuş. Biri ona açık saçık şakalar yaparken öbürü hamalı kendine çekiyor ve üçüncüsü de çiçeklerle yüzüne vuruyormuş. Böylece içki zihinlerini bulandırasıya kadar içmeyi sürdürmüşler. İçki onlara tamamıyla egemen olunca kapıyı açan kız ayağa kalkmış. Tüm giysilerinden soyunmuş, çırılçıplak olmuş. Sonra kendini suya atmış ve suyla oynamaya başlamış. Sonra ağzına su alarak gürültüyle hamalın üstüne püskürtmüş. Sonra da tüm bedenini yıkamış ve suyu bacaklarının arasına akıtmış. Sonra sudan çıkmış ve hamalın kucağına yerleşmiş ve sırt üstü uzanıp apış arasında yer alan şeyi göstererek "Sevgilim, bunun adını biliyor musun?" diye sormuş. Hamal yanıt vermiş. "Ha ha, genellikle buna günah bağışlama evi derler" demiş. Bunu duyan kız "Yuh yuh, utanmıyor musun sen?" diye bağırmış ve hamalı boynundan tutup tokatlamaya başlamış. O zaman hamal "Hayır hayır, buna kadının ferci derler" demiş. Ama kız "Başka?" diye diretmiş. Hamal da "Öyleyse senin yedek parçan" demiş. Kız diretmiş. "Başka başka" diye. O zaman hamal "Senin eşek arın" demiş. Bu sözleri duyan kız hamalın ensesine öyle fena vurmuş ki hamalın derisi sıyrılmış. Bunun üzerine hamal "Öyleyse sen söyle adını" demiş. Kız yanıt vermiş. "Köprülerin kokulu çiçeği." Bunu duyan hamal "Tamam, Allah selamet versin ey köprülerin kokulu çiçeği" diye haykırmış. Bunun ardından bardak ve altlığı yine elden ele dolaştırılmış. Sonra da ikinci genç kız giysilerini atmış ve kendini suya fırlatmış. Aynen kardeşinin yaptıklarını yapmış ve sudan çıkarak kendini hamalın kucağına bırakmış. Orada parmağıyla apış arasını ve orada yer alan şeyi göstererek hamala sormuş. "Ey gözümün nuru, bunun adı nedir?" Hamal da "Senin çaklağın" diye yanıtlamış. Kız "Ne çirkin şeyler söylüyor bu çocuk böyle" diye haykırmış ve hamala öyle bir tokat atmış ki salon çınlamış. Hamal "Öyleyse köprülerin kokulu çiçeği" demiş. Kız "Hayır hayır" deyip yeniden ensesine vurmaya başlamış. O zaman hamal sormuş. "İyi ya, nedir bunun adı?" Kız "Soyulmuş badem" diye yanıtlamış. Bunun üzerine üçüncü genç kız ayağa kalkmış, soyunmuş ve kendini havuza atarak iki kız kardeşinin yaptığı hareketleri yapmış. Sonra yeniden giyinip hamalın bacakları üstüne uzanmış ve ona gizli yerini göstererek "Bunun adı nedir?" diye sormuş. Bunun üzerine hamal da "Ona şu derler, ona bu derler" diyerek yanıt vermeye başlamış. Sonra da dayağı kessin diye ona sormuş. "Öyleyse adını sen söyle." "Ebu Mansur'un hanı." Bunun üzerine hamal ayağa kalkmış, giysilerini çıkarmış ve havuza girmiş. Cinsel organı suyun hemen üstünde kalarak daha önce genç kızların yıkandığı şekilde yıkanmış. Sonra havuzdan çıkmış, kendini kapıya açan kızın kucağına atmış. Ayaklarını da çarşıdan dönen kızın kucağına uzatmış.
Sonra da erkeklik organını göstererek kucağında uzandığı kıza "Ey efendim, bunun adı nedir?" diye sormuş. Bu sözleri duyan kızlar öylesine gülmüşler ki sırt üstü düşmüşler ve bağırmışlar, "Senin zeppindir o," diye. Hamal "Hayır," demiş. "O zaman senin aletindir," demişler. Hamal kabul etmemiş. "Hayır efendim," diyerek her birinin göğsünü çimdiklemiş. Kızlar şaşarak tekrarlamışlar. "Senin aletindir pekala, baksana ne kadar kızgın, zeppindir pekala, hem de ne kadar hareketli," demişler. Hamal her seferinde başını geriye iterek söylediklerini reddetmiş ve sonra onları öpmüş, ısırmış, çimdiklemiş, kollarında sıkmış. Kızlar da kahkahalar atmışlar ve sonunda ona sormaktan başka çare bulamamışlar. "Öyleyse adını sen söyle bize," demişler. Bunun üzerine Hamal bir an düşünmüş, apış arasına bakıp göz kırpmış. "Hanımlarım, benim zeppim olan bu küçüğün bana söylediği sözler şunlar. Benim adım köprülerin kokulu çiçeğini koparıp yiyen, soyulmuş badem yemeye bayılan ve Ebu Mansur'un hanında dinlenen iyiliş edilmemiş güçlü katırdır," demiş. Bu sözleri duyan kızlar öylesine gülmüşler ki sırt üstü devrilmişler. Sonra yine akşam oluncaya kadar aynı bardaktan sırayla içmeye başlamışlar. Sonra da Hamal'a "Şimdi başını çevir ve omuzlarının genişliğini göstererek bas git," demişler. Hamal böyle yapacağına, "Vallahi ey hanımlar, sizin evi terk etmektense ruhumun bedenimden çekip gitmesi daha kolaydır. Bu geceyi gelecek sabaha birlikte ekleyelim. Yarın herkes kendi bahtının çizdiği yola gider," demiş. Bunun üzerine çarşıya giden kız araya girerek, "Kardeşlerim, bırakalım geceyi bizimle geçirsin. Bizi epeyce eğlendirecek, güldürecektir. Çünkü çok utanmaz olduğu halde çok da nazik olan bir genç bu," demiş. Bunun üzerine kızlar Hamal'a, "Pekala, bu gece bizimle kalabilirsin. Ancak bir şartımız var. Kendini tamamen bizim yönetimimize bırakacaksın. Gördüğün herhangi bir şeyin açıklanmasını istemeyecek ve nedenler üzerinde durmayacaksın, oldu mu?" demişler. Bunu duyan Hamal, "Evet, kabul ediyorum hanımlar," demiş. Kızlar Hamal'a, "Kalk öyleyse, kapının üzerinde yazılı olanı oku," demişler. Hamal kalkıp kapının üzerinde altın yaldızlı harflerle yazılı olan şu ibareyi okumuş: "Hoşuna gitmeyen şeyler işitmek istemiyorsan seni ilgilendirmeyen konularda konuşma." Sonra da, "Hanımlarım, sizi tanık tutarım ki beni ilgilendirmeyen konularda hiç konuşmayacağım," demiş. O anda Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 10. gece gelince Dünyazat ona, "Ey kardeşim, öyküyü tamamlasana," demiş. Şehrazat da, "Dostlukla ve sunmayı görev sayarak," diye yanıt vermiş ve sözünü sürdürmüş. Ey bahtı güzel şah! İşittim ki Hamal genç kızlara bu vaatte bulunduktan sonra pazardan dönen kız ayağa kalkıp önlerindeki sofrayı yeniden düzenlemiş ve hepsi zevkle yiyip içmişler. Bundan sonra mumları tutuşturmuşlar ve kokulu buhurlar, ötler yakmışlar. Sonra da hepsi birden içmeye, çarşıdan alınan tatlıları yemeye başlamışlar. Özellikle de aynı zamanda gözlerini kapayarak, başını sallayarak iyi düzenlenmiş şiirler okuyan Hamal birdenbire kapıya vurulduğu duyulmuş, fakat zevkle dalmışlıkları içinde bu onları tedirgin etmemiş. Bununla birlikte kapıya bakan genç kız kalkıp kapıya yönelmiş. Sonra geri dönerek onlara, "Bu gece keyfimiz tam olacak. Çünkü kapıda sakalları kesilmiş, sol gözleri sakat 3 ağacam var ve gerçekten şaşırtıcı bir rastlantı bu. Bunların diyarı Rum'dan gelme yabancılar olduklarını çabucak anladım. Her birinin suratı değişik ama hepsinin yüzleri gülünç olduğu kadar da iç açıcı. Onları içeri alırsak sahilerinde epeyce eğleniriz," demiş. Sonra da arkadaşlarına öylesine kandırıcı sözler söylemiş ki sonunda ona, "Öyleyse git söyle onlara gelsinler ama şartımızı da sizi ilgilendirmeyen şeyden hiç söz etmeyeceksiniz, yoksa hoşlanmayacağınız şeyler işitirsiniz," diyerek onlara açıkla demişler.
Genç kız da neşe içinde kapıya koşarak 3 körü getirmiş. Gerçekten bunların sakalları tıraşlı, bıyıkları eğri ve dikmiş. Böylece kalender denen dilencilerin de bağlandıkları tarikat ehlinden oldukları anlaşılıyormuş. Bunlar içeri girer girmez hazır bulunanlara selamet dilemişler. Sonra da birbiri ardından geri çekilmişler. Bunları görünce genç kızlar ayağa kalkıp onları sofraya davet etmişler. Sofraya oturan 3 kalender açıkça sarhoş olduğu belli olan hamala bakmışlar ve iyice inceledikten sonra onun da kendi tarikatlarına bağlı biri olduğunu sanmışlar ve galiba bu da bizim gibi bir kalender, öyleyse ona dostça davranmamız uygundur demişler. Ama hamal onların düşüncelerini anlayarak birdenbire ayağa kalkmış. Tamam dostlarım, sakin olun. Sizin hakkınızda kötü düşünen yok. Oturun, yiyin için ama gidip ilkin kapının üzerinde yazılı kitabeyi okuyun demiş. Bu sözleri duyan genç kızlar gülmekten katılmışlar ve birbirlerine bu kalenderlerle ve bu hamalla epeyce eğleneceğiz demişler. Sonra da kalenderlere yiyecek vermişler. Doğrusu onlar da çok iyi yemişler. Sonra kapıya bakan kız kalenderlere içecek sunmuş. Onlar da genç kızın elinden aldıkları içkiyi elden ele dolaştırarak içmişler. Bardak birkaç kez elden ele dolaşıp içindeki bitince kız onlara Tamam kardeşlerim, şimdi söyleyin bakalım, torbalarınızda bizi eğlendirecek birkaç güzel öykü ya da başınızdan geçen şaşırtıcı serüvenler var mı?" diye sormuş. Bu soruş biçiminden hoşlanan kalenderler kendilerine müzik aletleri getirilmesini istemişler. Bunun üzerine kız onlara zillerle donatılmış bir Musul tefi, bir Irak udu ve İran niği getirmiş. 3 kalender ayağa kalkmış. Biri zilli tefi, diğeri udu, öteki de neyi almış. Üçü birden çalmaya başlamışlar. Genç kızlar da şarkı söyleyerek onlara eşlik etmişler. Hamala gelince zevkten bayılıp "Ya Allah, ya Allah" demiş. Çalgı çalan ve şarkı söyleyenlerin görkemli sesleri onu çok etkilemiş. Tam o sırada kapının yeniden çalındığı duyulmuş. Kapıya bakan kız ayağa kalkarak kapıda kimin bulunduğunu anlamaya gitmiş. Kapının çalınma nedeni şuymuş. O gece Halife Harun Reşit ülkenin içinde olup bitenleri kendi gözleriyle görüp kendi kulaklarıyla işitmek üzere kentte inmişmiş. Yanında veziri Cafer el-Bermeki ve celladı Mesrur kendisine eşlik ediyorlarmış. Zaten tacir kılığına girerek böylesine dolaşmak onun adetiymiş. O gecede kentin sokaklarında dolaşırken yolunun üzerine bu ev çıkmış. Çalgı ve şenlik sesleri duymuş. Halife Cafer'e bu seslerin kimlere ait olduğunu anlamak için şu eve girmek istiyorum demiş. Cafer ise bunlar bir sarhoşlar topluluğu olmalı, başımıza kötü bir şey gelmesin diyerek içeri girmekten kesinlikle sakınmalarının doğru olacağı yanıtını vermiş. Ancak halife mutlaka içeri girmeliyiz, onların ne durumda olduklarını görmek için girmenin bir yolunu bulmalısın demiş. Cafer bu emri alınca emriniz başım üstüne demiş ve ilerleyip kapıyı çalmış ve hemen o dakikada kapıya bakan kız gelip kapıyı açmış. Genç kız kapıyı açınca Cafer ona "Ey hanımım, biz Taberiyeli tacirleriz. Mallarımız da Bağdat'a geleli 10 gün oldu ve tacirler hanında kalıyoruz. Bu gece handa buluştuğumuz tacirlerden biri bizi evine çağırmış, yemeğe davet etmişti. 1 saat kadar yiyip içtikten sonra yemek bitince bizi istediğimizi yapalım diye serbest bıraktı. Evden çıktık ama gece bastırdı. Biz de buraların yabancısı olduğumuzdan kaldığımız hanın yolunu yitirdik. Bu yüzden asaletinize sığınarak size başvuruyoruz. İzin verirseniz içeri girip geceyi burada geçireceğiz. Allah bu iyiliğinizi unutmayacaktır" demiş. Bunu duyan kız onların yüzlerine bakmış. Namuslu tacirler olduğunu ve saygın bir halleri bulunduğunu görmüş. Dönüp 2 kardeşinin görüşlerini almış. Öteki kızlar ona "Al onları da içeri" demişler. Bunun üzerine bunlara kapıyı açmak üzere dönen kıza "İzninizle girebilir miyiz?" diye sormuşlar. Kız da "Buyurun" diyerek yol göstermiş.
Halife, Cafer ve Mesrur içeri girince öteki iki kızın ayağa kalkarak kendilerine hizmet etmeye davrandıklarını görmüşler. Kızlar onlara "Hoş geldiniz. Burada dostça ve ferah gönülle karşılanacaksınız. Lütfen rahatınıza bakın sayın davetliler. Ancak sizi bir şartla kabul edeceğiz. Sizi ilgilendirmeyen konularda asla konuşmayın. Yoksa hoşunuza gitmeyen şeyleri işitirsiniz," demişler. Onlar da yanıt vermişler. "Tabii, doğrusu da bu." Sonra oturmuşlar, içmeye çağrılmışlar. Bardak elden ele dolaşmış. Sonra halife 3 kalendere bakmış. Hepsinin de sol gözlerinin kör olduğunu görmüş. Buna çok şaşırmış. Sonra da genç kızlara bakarak tüm güzelliklerini ve zarafetlerini fark etmiş. Bu da onu çok şaşırtmış ve hayrete düşürmüş. Genç kızlar konuklarla söyleşiyi sürdürmüşler ve onları kendileriyle içki içmeye davet etmişler. Sonra halifeye nefis bir şarap sunmuşlar. O da "Ben tövbe etmiş bir hacıyım," diyerek reddetmiş. Bunun üzerine kapıya bakan kız ayağa kalkıp onun önüne ince kakmalı küçük bir masa, onun üzerine de çini bir kase koymuş. Kasenin içine de bir parça karla soğutulmuş kaynak suyu koymuş ve hepsini gül suyu ve şekerle karıştırmış. Sonra da bunu halifeye sunmuş. Bunu kabul eden halife kıza pek çok teşekkür etmiş ve kendi kendine yarın onu bu davranışından ve tüm yaptıklarından ötürü ödüllendirmeliyim diye düşünmüş. Genç kızlar misafirlerine karşı görevlerini yerine getirmeyi sürdürmüşler ve içki sunmaktan da geri durmamışlar. Ancak şarap etkisini göstermeye başlayınca ev sahibi olan kız ayağa kalkarak onlara başka emirleri olup olmadığını sormuş. Sonra da çarşıdan dönen kardeşinin elini tutarak ona "Ey hemşire, ayağa kalk da görevlerimizi yapalım," demiş. Kız ona "Emredersin," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kapıya bakan kız ayağa kalkarak kalenderlere salonun ortasından ayrılarak kapılara karşı sıralanmalarını söylemiş. Sonra da salonda daha önce bulunan her şeyi kaldırmış ve yıkamış. Diğer genç kıza gelince hamalı çağırmışlar ve ona "Vallahi senin dostluğun pek işe yaramıyor. Haydi bakalım, sen burada yabancı değilsin, ev halkından sayılırsın," demişler. Bunu duyan hamal ayağa kalkmış, giysilerinin eteklerini kaldırmış, beline sıkıştırmış. "Emriniz başım üstüne," demiş. Onlar da ona "Yerinde bekle," demişler. Birkaç saniye sonra çarşıdan gelen kız ona "Beni izle ve gel yardım et," demiş. Hamal onu salonun dışına çıkarken izlemiş. Orada siyah tüylü 2 köpek görmüş. Köpekler boyunlarından zincire bağlıymışlar. Hamal onları almış, salonun ortasına getirmiş. O vakit ev sahibesi yaklaşmış, yenlerini kaldırmış, bir kamçı alıp hamala "Köpeklerden birini buraya getir," demiş. O da zincirinden çekerek köpeklerden birini sürüklemiş, kıza yaklaştırmış. Köpek ağlamaya başlamış ve başını genç kıza doğru kaldırmış. Ama genç kız buna hiç aldırmadan elindeki kamçıyla köpeğin başına vurmaya başlamış. Köpek ağlayıp haykırıyormuş ve genç kız kolları yorulana kadar onu kamçılamayı sürdürmüş. Sonra kamçıyı elinden fırlatmış, köpeği kollarına alarak göğsüne bastırmış, gözyaşlarını silmiş ve 2 ellerinin arasına aldığı başını öpmüş. Sonra da hamala "Al bunu götür, ötekini getir," demiş. Hamal da 2. köpeği getirmiş ve genç kız ona da ilkine yaptıklarını yapmış. Bunu gören halife yüreğinin acımayla dolduğunu ve göğsünün kederden sıkıştığını duymuş ve Cafer'e bu konuda genç kıza soru sorması anlamında göz kırpmış. Ama Cafer de işaretle ona susmasının daha doğru olacağı yanıtını vermiş. Bundan sonra konağın sahibesi kız kardeşlerine dönüp onlara "Haydi her zaman yaptıklarımızı yapalım," demiş. Onlar da baş üstüne demişler. Bunun üzerine konağın sahibesi altın ve gümüş kakmalı mermer yatağına çıkmış ve kapıya bakan kız ile çarşıdan dönen kıza "Şimdi bildiklerinizi bize gösterin," demiş. Bunun üzerine kapıya bakan kız ayağa kalkmış, ablasının yanında yer almak üzere yatağa çıkmış.
Çarşıdan dönen kız da dışarı çıkmış. Kendi dairesine gidip yeşil ipekten saçakları olan saten bir torba getirmiş. İki genç kızın karşısında durup torbayı açmış. İçinden bir ut çıkarmış. Kapıya bakan kıza uzatmış. O da akort ederek mızrap vurmuş. Aşk ve keder üzerine şu dizeleri okumaya başlamış. Lütfen kaçıp giden uykuyu kirpiklerime geri getir. Sonra da söyle, aklım fikrim nereye gitti? Evimde aşkın mekan tutmasına razı olalı beri uyku bana kızdı, beni terk etti. Soruyorlar bana, sanki güvenli ve doğru yolda yürüdüğünü bilirdik. Ne yaptın sen dostum? Söyle bize, seni kim şaşırttı? Onlara diyorum ki, sizi ben değil, o sevgili aydınlatacak. Bense size tek bir yanıt vereceğim. Kanımın, tüm kanımın ona ait olduğunu söyleyerek. Size daima ben kanımı dökmeyi yeğlerim. Onun uğruna tüm ağırlığıyla içinde kalmasın diyerek yanıt vereceğim. Bir kadın seçmişim. Onda tüm düşüncelerimi, onun imgesini bile yansıtan tüm düşüncelerimi üreteyim diye. Ve de bu imgeyi kovsaydım, içimi ateşe sallardım. O yutucu ateşe. Onu görünce siz beni mazur tutarsınız. Çünkü Allah'ın ta kendisi bu mücevheri hayat iksiriyle kuyumlamıştır. Ve de bu hayat iksirinden kalanlarla narı yoğurdu, inciler döktü. Bana diyorlar ki, ey budala, sen sevgili oyuncağında gerçekten sızlanmalar, gözyaşları ve nadir zevklerden başka şeyler bulduğunu mu sanıyorsun? Bilmez misin ki berrak suda izlerken kendi gölgenden başka bir şey göremezsin? Öylesine bir kaynaktan içmektesin ki tek başına tat alabilmiş olmanın öncesinde ondan nice duyumlar sağlanmıştır. Onlara sanmayın ki diyorum, içerken beni sarhoşluk sarmıştır. Sade bakarken sarhoş olmuşumdur ben ve bu sadece gözlerimden uykuyu kovmuştur ve beni böyle tüketen asla geçmişin olayları değildir. Ama onun hayatımdan geçip gitmesidir. Ayrılmış olduğum şeyler asla beni bu hale düşürmedi. Sadece onun benden ayrılmasıdır beni berbat eden. Ve şimdi başımı başkalarına çevireyim, öyle mi? Bunu nasıl yapabilirim? Ben ki tüm ruhumla onun hoş kokulu bedenine bağlıyım. Bedenin amber ve mis kokusuna. Kız şarkısını bitirince kardeşi ona Allah tesellini versin kardeşim demiş. Ancak genç kız öylesine bir üzüntü nöbetine tutulmuş ki giysilerini yırtmış ve bayılarak yere serilmiş. Ancak düşerken giysisi açıldığından halife kızın vücudunun kamçı ve değnek darbelerinden izler taşıdığını görmüş ve şaşkınlığın son kertesine dek şaşırmış. Pazara giden kız yaklaşmış ve bayılan kız kardeşinin yüzüne biraz su serpmiş. Kız kendine gelmiş, sonra da yeni bir giysi getirmiş. Kız buna bürünmüş. Bunları gören halife Cafer'e pek heyecanlanmışa benziyorsun. Bu kadının bedenindeki darbe izlerini görmedin mi? Ben artık dilimi tutup oturamayacağım. Bütün olup bitenleri ve iki köpeğin sırrını öğrenmedikçe rahat huzur ne bilmeyeceğim demiş. Cafer ona, şevketlim, ortaya konan şartı hatırla, seni ilgilendirmeyen şey hakkında konuşma, yoksa hiç hoşlanmayacağın şeyler işitirsin demiş. Bu arada pazara giden kız ayağa kalkmış ve udu eline almış. Onu yuvarlak memesine yaslamış, parmaklarının ucuyla tıngırdatmış ve şarkı söylemeye başlamış. Biri gelip de bize aşktan yana sızlanırsa ona ne yanıt verelim? Biz kendimiz aşk yüzünden uçurumu boylamışsak ne yapabiliriz ki? Yanıt versin diye aracı görevlendirsek de bu aracı gerçekte tutkulu bir yüreğin tüm sızlanmalarını anlatmasını asla bilmeyecektir. Sevgilinin kaçışına sabredip sessizce katlansak da ıstırap bizi hemen ölümün iki parmağına takacaktır. Ey ıstırap, bizim için artık sadece pişmanlıklar, matem ve yanaklara sel gibi boşalan gözyaşları kalıyor. Ve sen, görünmeyen sevgili, gözlerimin ufkundan uzaklaştın ve seni yüreğime bağlayan tüm bağları kopardın. Söyle, hiç değilse geçmişteki aşkımızdan bir iz kaldı mı sende? Zamanın geçmesine karşın silinmeyecek küçük bir iz. Yoksa gözden ırak olunca tüm gücünü eriten nedeni unuttun mu? Beni ruh cılızlığına, bu düşkünlüğe iten sen değil misin? Benim payıma düşen böyle sürgünlükse
Bir gün Tanrı'ya, Efendimiz'e tüm çektiklerimin hesabını sormaz mıyım? Bu kederli şarkıyı duyan ev sahibesi kız tıpkı kardeşi gibi giysilerini yırtmış, ağlamış ve baygın yere düşmüş ve pazara giden kız ayağa kalkmış. Yüzüne biraz su serpip ayılttıktan ve onu kendine getirdikten sonra ikinci bir giysiyle donatmış. Bunun üzerine ev sahibesi biraz kendine gelmiş, sedire oturmuş ve pazara giden kıza "Senden rica edeceğim, bir parça daha şarkı söyle de borçlarımızı ödeyelim. Sadece bir kez daha," demiş. Bunun üzerine pazara giden kız udu yeniden akort etmiş ve şu dizeleri söylemiş. "Ne zamana kadar sürecek bu uzaklaşma ve bu acı terk ediş? Bilmiyor musun sen, artık gözümde dökülecek yaş kalmadı. Beni yüzüstü bıraktın. Böylesine uzun boylu kaçışta sen hiç değilse eski dostluğumuzu anımsar mısın hala? Şayet nankör talih aşka düşen erkekten yana olsaydı, zavallı kadınlar sadakatsiz sevgililerine sitem yağdıracak tek gün bile bulamazdı. Ama ben ne yazık ki dertlerimden, elinden çektiklerimden bir parça kurtulmak için ey yüreklerin katili kimseye şikayet edemem. Eyvah eyvah ki alacağının ya da ödediği borcun yazılı kanıtını yitirmiş olan davacının sonu hüsran değil midir? Ve de derde düşmüş yüreğimin acısı senin arzunun çılgınlığını arttırmaktan başka işe yarıyor mu? Seni arzuluyorum, bana vaat ediyorsun ama neredesin sen? Ey kardeşler, Müslümanlar, kafirden öcümü almayı size bırakıyorum. O da aynı ıstırapları çeksin. Tam dinlenmek için gözünü kapatacakken uykusuzluk gözlerini fal taşı gibi açsın. Aşkıyla beni küçük düşürdü. Dilerim ki benim yerime bir başkası onun zararına en yüce doyumlara ulaşır. Şimdiye kadar onun aşkıyla tükenen benim ama yarın ıstırap çekme sırası beni kınayan kişiye gelecektir." Bunun üzerine kapıyla ilgilenen kız yeniden bayılmış. Düşerken kamçı ve değnek izleri taşıyan bedeni çıplak görünmüş. Bunu gören 3 kalender birbirlerine "Bütün geceyi toprağa yatıp uyuyarak geçirseydik de bu eve girmeseydik daha iyi olmaz mıydı? Çünkü gördüklerimiz bel kemiğimizin iliğini eritecek kadar üzücü," demişler. Bunu duyan halife onlara doğru eğilmiş ve neden diye sormuş. "Çünkü gördüklerimizle zihnimiz öylesine derinden alt üst oldu ki," demişler. O zaman halife onlara "Öyleyse siz bu ev halkından değil misiniz?" diye sormuş. "Tabii değiliz," diye yanıt vermişler. "Biz evi şu sizin yanınızda oturan kimseye ait sanıyorduk," demişler. Bunu duyan hamal haykırmış. "Ha, Allah için söylemeli, ben bu eve ilk kez bu gece girdim. Bu evde olacağıma çöplükte yataydım, benim için daha iyi olurdu," demiş. Sonra baş başa verip "Biz burada 7 erkeğiz, onlarsa 3 kadın, bir tek bile fazlası yok. Onlara bu durumlarının nedenini soralım. Bize kendi rızalarıyla yanıt vermek istemezlerse zorlarız onları," demişler. Bunun doğru ve namuslu bir fikir olduğuna inanıyor musunuz? Onların konuğu olduğumuzu unutmayın ve de dürüstlükle susacağımıza dair ileri sürdükleri şartları kabul etmedik mi? Sonra bakın, zaten gece bitmek üzere. Sonra her birimiz bahtın bizlere neler hazırladığını bilmeden Allah'ın yollarına düşeceğiz diye karşı çıkan Vezir Cafer'in dışında hepsi düşündüklerine uyum sağlayacak biçimde hareket etmeyi kararlaştırmışlar. Bunun üzerine Cafer halifeye göz kırparak onu bir kenara çekmiş ve ona "Burada duracak ancak bir saatimiz kaldı. Size söz veriyorum ki yarın bunların hepsini ben huzurunuza getireceğim. O zaman öykülerini öğreniriz," demiş. Ama halife bu öneriyi reddetmiş ve yarına kadar beklemeye sabrım yok demiş. Sonra şu şöyle bu böyle diyerek konuşmalarını sürdürüp sonunda birbirlerine "Peki aramızda kim onlara öykülerini anlattıracak?" diye sormuşlar ve içlerinden birileri bunun hamal olabileceği fikrini ileri sürmüş. Onların bu durumlarından bir şeyler sezinleyen genç kızlar onlara "Ey iyi yürekli kişiler, neden söz ediyorsunuz acaba?" diye sormuşlar. Bunun üzerine hamal ayağa kalkmış, ev sahibesinin önünde durmuş ve ona
Ey saygıdeğer hanım, sizden burada bulunan misafirler adına bize bu iki köpeğin öyküsü, onları niye cezalandırdığınız, sonra da oturup ağladığınız ve onları kucakladığınız hakkında Allah rızası için bilgi vermenizi rica ve istirham ediyorum. Ve bize kız kardeşinizin bedenindeki kamçı ve değnek izlerinin nedenini de söylerseniz anlamış oluruz. Dileğimiz budur vesselam demiş. Bunun üzerine ev sahibisi yöresinde toplananların hepsine birden "Sizin adınıza hamalın söyledikleri doğru mu?" diye sormuş. Cafer hariç hepsi de "Evet doğrudur" demişler. Cafer'in ağzından tek sözcük çıkmamış. Onların yanıtını alınca genç kız "Vallahi ey misafirler, işte siz böylece bizim görüşümüze göre suçların en kötüsünü, en canicesini işlediniz. Oysa daha önce size bir şart ileri sürerek içinizden biri kendini ilgilendirmeyen bir hususta konuşursa hiç de hoşa gitmeyecek şeyler işitebilir demiştik. Size evimize girip ikram ettiklerimizi yemiş olmanız yetmedi mi? Ama bu sizin hatanız değil, sizi nezdimize getiren hemşiremizin hatasıdır demiş. Bu sözlerden sonra yenlerini kıvırmış, ayağını 3 kez toprağa vurmuş. "Hey, çabuk koşun!" diye haykırmış. Birdenbire önüne perde çekilmiş dolaplardan biri açılmış. İçinden ellerinde keskin palaları olan 7 iri kıyım zenci çıkmış. Kız onlara "Dilleri pek uzun olan bu kişilerin ellerini bağlayın ve de birbirine ekleyin" diye emir vermiş. Zenciler verilen emri yerine getirmişler. "Ey hanımım, ey erkek bakışından uzaktaki gizli çiçek, başlarını uçurmamız için izin veriyor musunuz?" diye sormuşlar. Kız, "Bir saat kadar bekleyin, çünkü başlarının kesilmesinden önce kim olduklarını öğrenmek istiyorum" yanıtını vermiş. Bunu duyan hamal, "Allah aşkına efendim, beni başkalarının işlediği suç uğruna öldürtmeyin. Bunlar hata edip gerçek bir cürüm işlediler ama ben değil. Oysa bu uğursuz kalenderleri içeri almasaydık ne kadar mutlu ve hoş bir gece geçiriyorduk. Çünkü bu kötü görünüşlü kalenderler daha içeri girer girmez en göz kamaştırıcı bir kenti bile harabeye çevirirler" demiş ve şu şiiri okumuş. "Kudretli tarafından affedilmek ne kadar iyidir. Hele savunmasız birine sağlanmışsa. Ve sen, aramızdaki sarsılmaz dostluğa güvenerek sana yalvarıyorum. Suçlu yüzünden suçsuzu öldürme sakın." Hamal sözünü bitirince genç kız gülmeye başlamış. Bu anda Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 11. gece gelince sözünü sürdürmüş. "Ey bahtı güzel şah, işittim ki genç kız hiddete kapıldıktan sonra gülmeye başlayınca erkek grubuna yaklaşmış. Ne anlatılması gerekiyorsa bana anlatın, çünkü bir saatte ömrünüz kaldı. Zaten böyle sabır gösteriyorsam sizlerin fakir kimseler olmanızdandır. Zira siz kabilenizin en saygınları ya da en zenginleri arasında bulunsaydınız ya da yöneticilerden olsaydınız sizi cezalandırmak için çok daha aceleci davranırdım" demiş. Bunu duyan halife Cafer'e "Vay başımıza gelenlere Cafer, kim olduğumuzu ona açıkla, yoksa bize öldürtecek" demiş. Cafer, "Layık olduğumuzdan başka şey gelmedi başımıza" diye yanıt vermiş. Ancak halife, "Ciddi olunması gereken bir sırada zevzeklikler yapmaya gerek yok, her şeyin bir sırası var" demiş. Bunun üzerine genç kız kalenderleri çağırmış ve onlara "Sizler kardeş misiniz?" diye sormuş. "Hayır, bizler sadece fakirlerin en fakirleriyiz. Mesleğimizi vantuz çekerek ve hacamat yaparak kazanırız" diye yanıt vermişler. Bunun üzerine kız içlerinden birine sormuş. "Tek gözlü olarak mı doğdun?" diye. "Yok vallahi, ama gözümü yitirişimin öyküsü öylesine şaşkınlık vericidir ki iğneyle gözüm bir köşesine yazılsaydı onu saygıyla okuyanlara bir ders oluştururdu" demiş. İkincisi, üçüncüsü de aynı yanıtı vermişler. Sonra da hepsi birden "Her birimiz ayrı bir ülkedeniz ve öykülerimiz şaşırtıcı, serüvenlerimiz olağanüstü gariptir" demişler. Bunu duyan genç kız onlara dönüp "Her biriniz öyküsünü ve evimize geliş nedenini anlatsın, sonra da teşekkür için elini alnına götürüp kendi bahtına yürüsün" demiş. İlerleyip öyküsünü ilk anlatan hamal olmuş.
Ey efendim, ben erkek halimle bir hamaldan başka bir şey değilim. Alışverişe çıkan hemşireniz beni tuttu ve pazar yapıp benimle buraya geldi. Burada sizin de çok iyi bildiğiniz şeyler başıma geldi. Onları tekrarlamak istemiyorum. Nedenini bilirsiniz. Benim tüm öyküm bu işte. Zira buna tek bir söz eklemeyeceğim. Size selamet dilerim demiş. Bunun üzerine genç kız ona, haydi öyleyse yerinde olup olmadığını anlamak için elinle başını yokla, saçını sıvazla ve çek git demiş. Ama hamal, yok vallahi buradan arkadaşlarımın öykülerini dinlemeden gitmek istemiyorum demiş. Bunun üzerine kalenderlerden biri öyküsünü anlatmak için ilerlemiş ve demiş ki, ey hanımım, beni sakalımı kesmeye zorlayan ve gözümü yitirmeme neden olan olayı size bildireceğim. 1. Kalenderin öyküsü. Ey hanımım, beni sakalımı kesmeye zorlayan ve gözümü yitirmeme neden olan olayı size bildireceğim. Bilin ki benim babam bir şahtı. Onun da bir başka ülkede şah olan bir kardeşi vardı. Doğumumla ilgili olarak annemin beni dünyaya getirdiği gün bir tesadüf eseri amcamın da bir erkek çocuğu olmuştu. Yıllar geçti, ben ve amcaoğlum büyüyüp delikanlılık çağına girdik. Size söylemem gerekir ki birkaç yılda bir amcamı ziyaret ederek orada birkaç ay kalmayı adet edinmiştim. Onu son ziyaretimde amcamın oğlu beni her zamankinden daha eli açık ve daha cömertçe karşıladı. Koyunlar kestirdi onuruma, ender şaraplar süzdürdü. Sonra içmeye başladık. O kadar çok içtik ki şarap bize egemen oldu. Bunun üzerine amcamın oğlu bana, ''Ey amcamın oğlu, bambaşka bir sevgiyle sevdiğim senden önemli bir şey yapmanı istiyorum. Dilerim ki bunu reddetmeye ya da yapmayı kararlaştırdığım şeyden beni vazgeçirmeye kalkışma.'' dedi. Ona kuşkusuz ve de tüm dostça ve cömertçe bir yürekle diye yanıt verdim. Bunun üzerine tam güven sağlamak için bana kutsal dinimiz üzerine yemin verdirerek bu en kutsal güvenceyi aldı. Sonra birden ayağa kalktı ve birkaç anlık bir ayrılmadan sonra ardında süslü harika kokular sürünmüş ve de hatırı sayılır bir bedelle sağlandığı anlaşılan gösterişli giysilere bürünmüş bir kadınla geri döndü ve bana, "Bu kadının elinden tut ve sana göstereceğim yere kadar önünden git," dedi ve iyice anlamamı sağlayacak biçimde açıklamalar yaparak bana bir yer belirledi. "Orada başka mezarlar arasında bir türbe bulacaksın. Beni orada bekle," dedi. Bunu reddedemezdim. Zaten sağ elimi kaldırarak ettiğim yemin karşısında sözümden de dönemezdim. Kadının elinden tuttum. Yola çıktım ve onunla türbenin kubbesinin altına ulaştım. Orada oturup amcamın oğlunu beklemeye başladık. Biraz sonra onun elinde dolu bir tasla, bir torba alçı ve bir küçük baltayla içeri girdiğini gördük. Doğruca kubbe altındaki mezara yöneldi ve mezarın üzerindeki taşları birer birer kaldırdı, bir yana yığdı. Sonra da elindeki baltayla mezarın topraklarını küçük bir kaya büyüklüğünde demir bir kapak meydana çıkasıya kadar kazdı. Kapağı açtı. Altından aşağıya doğru inen kemerli bir merdiven görüldü. Bunun üzerine kadına doğru döndü ve işaret ederek ona, "Haydi bakalım seçimini yap," dedi. Kadın merdivenden indi ve gözden kayboldu. Bunun üzerine yeğenim bana döndü ve "Amcamın oğlu, bana sağladığın hizmeti tamamlamanı diliyorum senden. Ben de inip şuraya girince kapağı yeniden kapatacak ve toprağı eskisi gibi üzerine yığacaksın. Böylece yüklendiğin hizmeti tamamlamış olacaksın. Torbada bulunan bu alçıyla tasta bulunan suya gelince bunları iyice karıştır. Sonra da mezarın taşlarını önceki gibi iyice yan yana getirerek birleşme yerlerini bu karışımla eskisi gibi sıva. Bunu öylesine yap ki kimse anlayıp işte alçısı yeni ama taşları eski bir mezar demesin. Çünkü ey amcamın oğlu, bu pekala mümkündür. Çünkü ben 1 yıldır burada çalıştım ve bunu Allah'tan başkası bilmiyordu. Senden dileğim budur," dedi. Sonra da ekledi. "Ey amcamın oğlu, Allah beni senden ayrılmanın hüznüyle kahretsin inşallah," dedi. Sonra da merdivenden inip mezara gömüldü. Gözlerimden hayali silinince ayağa kalktım. Benden yapmasını istediklerini yaptım.
Öylesine ki mezar eskisi gibi oldu. Sonra amcamın sarayına döndüm ama amcam sürek avındaydı. Ben de yatmaya gittim. Ertesi gün sabah olunca bir gece önce olup bitenleri düşünmeye başladım. Özellikle amcamın oğluyla aramda geçenleri. Ve yaptığım işe pişman oldum. Ama pişmanlık bir şeye yaramıyor. Bu yüzden mezarlığa döndüm ve söz konusu mezarı aramaya başladım. Ama bir türlü bulamadım. Akşama kadar araştırmamı sürdürdüm. Bir sonuç alamadım. Bunun üzerine saraya döndüm. Ne bir şey içebildim, ne bir şey yiyebildim. Tüm düşüncem amcamın oğlumun anısına takılıyordu. Ne olup bittiğini bir türlü kavrayamıyordum. Bu yüzden sonsuz bir kedere düştüm ve sabahlara kadar üzüntüyle kahroldum. Amcaoğlumun yaptıklarını düşünerek ertesi sabah yeniden mezarlığa gittim. Onu dinlemekle nedenle hata ettiğimi pişmanlar olmuştum ama bulma imkanını yakalayamadan bütün mezarlar arasında onu yeniden aradım. Bu araştırmalarımı 7 gün sürdürdüm. Bir türlü mezarın gerçek yolunu bulamadım. Bunun üzerine kaygılarım ve kötü yorumlarım o dereceyi buldu ki çıldırıyorum sandım. Dertlerime bir çare ve bir huzur bulmak üzere bir gezi düşledim ve babamın yanına dönmek üzere yola çıktım. Babamın ülkesinin kapısına vardığım anda bir grup adam ortaya çıktı. Üzerime atılıp kollarımı bağladılar. Bu davranışa son kertede şaşırdım. Çünkü ben ülkenin sultanının oğluydum. Bunlarsa babamın hizmetçileri ve benim genç kölelerimdi. Birdenbire çok korktum ve kendi kendime kim bilir babamın başına neler geldi dedim. Bunun üzerine kollarımı bağlayanlara bu konuda sorular sordum ve hiçbir yanıt alamadım. Ama bir süre sonra benim genç kölelerimden olan birisi bana, zamanın koşulları baban için kötüye dönüştü. Askerler ona ihanet etti, onu öldürdüler. Bize gelince seni ele geçirmek için pusuda beklemekteydik dedi. Bunun üzerine beni alıp götürdüler ve ben sanki artık bu dünyaya ait değilmişim gibi buluyordum kendimi. İşittiğim haberler beni öylesine üzmüş, babamın ölümü beni öylesine acıya boğmuştu. Beni babamı öldürtmüş olan vezirin huzuruna götürdüler. Bu vezir ile benim aramda eski bir düşmanlık vardı. Günlerden bir gün öyle bir rastlantı oldu ki babamın terasındayken büyük bir kuş vezirin sarayının terasına kondu. O sırada vezir de orada bulunuyordu. Okumla kuşu vurmak istedim ama ok kuşu ıskaladı ve vezirin gözüne değdi. Allah'ın takdiri ve yazılı hükmüyle gözünün içine gömüldü. Şairin dediği gibi, bırak baht hükmünü yürütsün, dünya yargıçlarının eylemlerine çare aramaktan vazgeç. Olup bitenler önünde asla sevinme ve de yerinme. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürüp gitmez. Bahtımızın çizgisine uyduk. Bahtın bize yazdığı mısranın tüm harflerine baş eğdik. Çünkü bahtın yazgısını saptadığı kimse onu izlemekten öte bir şey yapamaz. Kalender sözlerini şöyle sürdürmüş. Kollarım bağlı huzuruna çıkarıldığımda vezir boynumun vurulmasını emretti. Bunun üzerine kendisine dedim ki, hiçbir suçum olmadığı halde beni öldürecek misin? Bana gözünü göstererek bundan daha önemli bir suç olabilir mi diye sordu. Kendisine bunu dikkatsizlikten yaptım dedim. Bana sen bunu dikkatsizlikle yapmışsan ben de bilerek yapıyorum dedi. Sonra da onu bana teslim edin diye haykırdı. Beni onun ellerine teslim ettiler. Bunun üzerine elini uzattı, parmağını sol gözüme soktu ve beni tamamen kör etti. İşte o zamandan beri hepinizin gördüğü gibi körüm. Bundan sonra vezir beni bağlattı ve bir sandığa koydu. Sonra da cellada bunu sana emanet ediyorum. Kılıcını kınına sok ve onu buradan al götür. Kentin dışına çıkar ve orada öldür. Bedenini orada bırak. Vahşi hayvanlar yiyip bitirsin. Bunun üzerine cellat beni alıp götürdü. Şehir dışına çıkıncaya kadar yürüdük. Orada beni sandıktan çıkardı. Kollarım bağlı, ayaklarım zincirliydi. Öldürmeden önce gözlerimi de bağlamak istedi. O zaman ağlamaya ve şu dizeleri okumaya başladım. Düşman mızraklarından beni sakınman için her deneyden geçmiş sağlam bir zırh olarak üstlenmiştim seni. Sen bir mızrağın delip geçen sivri uçlu sert demirinin ta kendisi idin.
Kudret benim elimde iken cezalandırılması gereken sağ kolum silahı güçsüz sol koluma aktarırdı. Ben böyle davranırdım. Sen de beni lütfen bağışla, zalim sitemlerden ve kınamalardan. Bırak sadece düşmanlarım ıstırap oklarıyla beni delsinler. Düşmanca işkencelere uğramış zavallı ruhuma sessizliği armağan et. Sözcüklerin sertliği ve ağırlığıyla onu sıkıştırma. Bana sağlam zırhlarla hizmet etsinler diye dost edindim. Zırhlara büründüler ama bana karşı. Düşmanlarımla birlikte oldular. Öldürücü oklarıyla beni savunsunlar istedim. Okları donandılar ama kalbimde yara açtılar. Ateşli bir ruhla yürekler ürettim. Onları sadık kılmak istedim. Sadık oldular evet ama başka aşklar için. Sebatlı olsunlar diye tüm gayretimle emek verdim onlara. Sebatlı oldular evet ama ihanette. Cellat okuduğum bu dizeleri duyunca bir zamanlar babamın celladı olduğunu hatırladı ve ona bizzat yaptığım iyilikleri ve bana ben seni nasıl öldürürüm, ben ki senin itaatkar kölenim dedi. Sonra da haydi kaç, hayatını kurtarıyorum ama bu ülkeye bir daha gelme yoksa mahvolursun ve beni de seninle birlikte mahvedersin dedi. Hani şair ne demiş? Git, kurtar kendini dostum, kurtar canını tüm bağların zulmünden ve bırak evleri, onları inşa edenlere mezar olsunlar. Git, seninkinden başka topraklar bul, kendi ülkenden başka ülkeler ama asla kendi canından başka can bulamazsın. Düşün, Allah'ın toprakları sonsuz genişlikteyken seni alçaltan bir ülkede yaşamanın ne kadar anlamsız, ne kadar şaşırtıcı bir şey olduğunu. Yine de bir kimsenin yazgısı belli bir yerde öleceği üzere yazılmışsa, bahtının çizdiği ülkede ölmekten başka elinden ne gelir? Ve özellikle unutma ki bir arslanın boynu, o arslanın ruhu tüm özgürlük içinde gelişip büyümedikçe gelişip büyümez. Cellat bu dizeleri okuyup bitirince ellerine sarılıp öptüm. Ben de gerçekten kurtuluşu uzaklara kaçıp gitmekte buldum. Oradan uzaklaşırken ölümden kurtulduğumu düşünerek gözümü yitirmenin acısını unuttum. Gezimi sürdürerek amcamın ülkesine ulaştım. Huzuruna çıktım ve ona babamın ve benim başımıza gelenleri ve gözümü nasıl yitirdiğimi anlattım. Bunu duyunca gözyaşlarına boğuldu ve haykırarak "Ey kardeşimin oğlu, sen gelip dertlerime dert kattın. Ben de sana zavallı amcanın oğlunun günlerden beri ortalıktan gittiğini, başına ne geldiğini bilmediğimi ve hiç kimsenin de onun nerede olduğunu bana söyleyemediğini bildirmeliyim" dedi. Bir yandan da öylesine ağlamaya başladı ki sonunda dayanamayıp bayıldı. Kendine geldiğinde bana, "Çocuğum, amcanın oğlu için nedenle üzüldüğümü gördün. Sen de gelip babanın ve kendinin başına gelenleri anlatarak beni kahrettin. Ama senin yaşamını yitirmektense gözünü yitirmiş olmayı yeğ tutmanı dilerim" dedi. Bu sözleri üzerine amcamın oğlunun başına gelenleri ondan saklayamadım. Ona tüm gerçeği açıkladım. Sözlerimi duyunca amcam sonsuz bir sevince kapıldı. Gerçekten oğlu için verdiğim bilgi onu çok sevindirmişti. "Bana bu mezarı çabuk göster" dedi. Ben de "Vallahi amca, yerini bilemiyorum. Orayı bulmak için mezarlığa çok gittim. Bir türlü yerini bulamadım" dedim. Bunun üzerine ben ve amcam mezarlığa gittik ve bu kez sağa sola bakınırken sonunda mezarı tanıdım. İkimiz de çok sevindik ve türbenin içine girdik. Toprağı ve kapağı bulduk. Ben ve amcam 50 ayak merdiven indik. Merdivenin sonuna ulaşınca bize doğru bir dumanın yükseldiğini gördük. Adeta bizi kör edercesine. Ancak amcam söyleyenin tüm korkularını dağıtan bir duaya başladı. "Yüce ve kudretli Allah'tan daha yüce ve daha kudretli varlık yoktur" diyerek. Bunun üzerine ilerledik. Un, her türlü hububat, her çeşitten yiyecek ve de başka şeyler dolu bir salona ulaştık. Salonun ortasında örtüyle çevrelenmiş bir yatak vardı. Amcam perdeyi çekip yatağa baktı. Orada oğlunu kendisiyle birlikte mezara inen kadının kollarında buldu. Ama ikisi de kömür gibi simsiyah olmuşlardı. Sanki ateş dolu bir çukura atılıp yanmışlar gibi.
Bunu gören amcam oğlunun yüzüne tükürdü ve bunu hak etmişsin sen alçak, kötü dünyanın cezası bu ama öbür dünyada görülecek bir hesap var ki daha müthiş ve daha acımasızdır diye haykırdı. Bunu söyleyerek yeniden oğlunun suratına tükürdü. Ayağından papucunu çıkartıp ona fırlattı. Papucun tabanı oğlanın suratına rastladı. Öyküsünün tam burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş. Verilen izinden daha fazla yararlanmayı istemediğinden susmuş. Fakat 12. gece gelince demiş ki, "Ey bahtı güzel şah, işittim ki halife ve Cafer'in de dahil olduğu tüm konuk topluluğu önünde kalender genç kıza öyküsünü anlatmaya şöyle devam etmiş. Amcam papucunun tabanıyla oğlunun yüzüne vurunca orada kömür kesilmiş yatan bir ölüye karşı yapılan bu hareketi şaşkınlıkla karşıladım ve amcamın oğlu adına çok üzüldüm. Özellikle genç kadınla birlikte onları böyle kara kömüre dönmüş görünce. Sonra şöyle dedim, aman Allah, amcacığım bir parça gönlünün kederini yatıştır. Ben tüm benliğim ve yüreğimle çocuğunun başına gelenden üzüntü duyuyorum. Özellikle bu hale düşmelerine, genç kadınla birlikte kara kömüre dönüşmelerine. Ve de sana bir baba olarak bununla yetinmeyip papucunun tabanıyla oğlunun yüzüne vurmana. Amcam bunu duyunca şu öyküyü anlattı. Ey kardeşimin oğlu, bil ki şu benim oğlum çocukluğundan beri kendi öz kız kardeşinin aşkıyla tutuşmuştur. Ben onu hep kızdan uzak tuttum. Kendi kendime de sakin ol, bunlar daha çok genç diyordum. Ama hiç de öyle değilmiş. Ergenlik yaşlarına ulaşır ulaşmaz aralarında o kötü hareket oluverdi. Bunu öğrenince ilkini inanmadım doğrusu. Yine de onu müthiş azarladım ve dedim ki, bu alçakça hareketlerden sakın, ne senden önce ne de senden sonra kimse bunu yapmamıştır ve yapmayacaktır. Yoksa hükümdarlar arasında ölünceye kadar utanç ve iğrençlik içinde kalacağız. Ve atlı Tatarlar tüm dünyaya öykümüzü aktaracaklar. Bundan dolayı hareketlerine çok dikkat et, yoksa seni lanetler ve öldürürüm dedim. Sonra kızdan onu ayırmak için gayret gösterdim. Kızı da ondan. Ama öyle anlaşılıyor ki bu alçak kız onu dayanamayacak kadar seviyormuş. Sanki şeytan kötülüğünü onlarda denemiş. Oğlum, onu kız kardeşinden ayırdığımı görünce kimseye belli etmeden yer altında bu yeri yaptırmak zorunda kalmış. Ve gördüğün gibi buraya yiyecekler getirmiş ve de her şeyler. Benim yokluğumdan yararlanarak sürgün avında bulunduğum sırada kız kardeşiyle gelip buraya yerleşmiş. Yüce ve övülesi Tanrı'nın adaleti insanı nasıl etkiliyor? Burada ikisini de yakıp kömüre döndürmüş. Ama öbür dünyadaki cezaları daha da müthiş ve katı olacaktır. Ve amcam oracıkta ağlamaya başladı. Ben de onunla birlikte ağladım. Sonra bana, bundan böyle onun yerine sen benim oğlum olacaksın dedi. Ben 1 saat kadar bu dünyanın işleri üzerine düşünceye daldım. Bu arada vezirin emriyle babamın öldürülüşünü, tahtının hileyle ele geçirilişini, hepinizin bildiği gibi gözümün çıkarılışını ve amcamın oğlunun başına gelenleri oldukça garip şeyleri düşündüm ve kendimi tutamayıp ağladım. Bundan sonra mezardan çıktık, kapağı yeniden kapadık, sonra da toprakla örttük. Mezarı tamamen eski haline soktuk. Sonra da saraya döndük. Oraya henüz ulaşmış ve oturmuştuk ki silahların çatışma seslerini duyduk. Ardından da borazan ve davul seslerini. Sonra da savaşçıların koşuşturduklarını gördük. Tüm kent uğultularla, gürültülerle ve atların nallarından çıkan tozlarla dolmuştu. Ve ruhumuz olup biteni anlayamamaktan gelen şaşkınlık içindeydi. Sonunda amcam Şah bütün bunların nedenini sordu. Kardeşin vezir tarafından öldürülmüş, sonra da aynı vezir tüm asker ve birlikleri toplayarak acele buraya sevk etmiş, kenti baskınla elde etmek için. Kentte oturanlar karşı duramayacaklarını anlamışlar. Böylece vezir de kenti kolayca elde etti diye yanıt verdiler. Bu sözleri duyunca ben kendi kendime hiç kuşku yok ki eline düşersem beni kesinlikle öldürtür diye düşündüm ve yeniden dert ve kaygılar ruhumda birikmeye başladı. Yeniden annem ve babamın başlarına gelen felaketi düşünerek hüzünlendim.
Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Öte yandan ortaya çıkarsam kentte oturanlar ve babamın askerleri beni tanıyacaklar ve beni öldürüp ortadan kaldırmak için arayacaklardı. Bu yüzden sakalımı kazımaktan başka çare bulamadım ve sakalımı kazıdım. Başka giysiler giyerek kılığımı değiştirdim ve kenti terk ettim ve bu Bağdat şehrine doğru yol aldım. Burada güvenli olacak ve beni Emirülmüminin Harun Reşid'in sarayına götürecek birini bulacaktım. Ona bütün öykümü ve serüvenlerimi anlatacaktım. Başıma herhangi bir dert gelmeden bu gece Bağdat'a ulaştım. Nereye gideceğimi, ne yandan geldiğimi hiç bilmiyordum. Şaşkınlık içindeydim. Birdenbire kendimi bu kalenderle karşı karşıya buldum. Ona selam verdim ve ben bir yabancıyım dedim. O da ben de yabancıyım dedi. Dostça konuşurken bir de baktık 3. arkadaşımız olan şu kalender bize doğru yaklaştı. Selam verdi bize. Ben burada yabancıyım dedi. Biz de selam alıp biz de yabancıyız diye yanıt verdik. Böylece karanlık bizi ansızın bastırıncaya kadar birlikte yürüdük. Bahtımız bizi bir arada sizin yanınıza mutlulukla sürükledi ey efendilerim. Ve benim kesik sakalımın ve oyulmuş gözümün öyküsü böyledir. 1. kalenderin anlattığı öykü üzerine genç kız ona pekala haydi bakalım şimdi başını bir parça okşa ve çabuk uzaklaş buradan demiş. Ama 1. kalender ona ey hanımım buradaki bütün arkadaşların öykülerini işitmedikçe gitmek istemiyorum demiş. Bütün bu zaman sürecinde orada bulunanlar bu şaşırtıcı öyküye hayran kalmışlar. Halife de Cafer'e gerçekten ben de ömrümde şu kalenderin anlattığına benzer serüven işitmemiştim demiş. Bunun üzerine 1. kalender bağdaş kurarak bir yana oturmuş, 2. kalender ilerlemiş ve evin genç hanımının önünde elleri arasından yeri öpüp şu öyküyü anlatmış. 2. kalenderin öyküsü. Gerçekte ey hanımım, ben kör olarak doğmadım ama şimdi size anlatacağım öyküm öylesine şaşırtıcıdır ki iğneyle gözün iç köşesine yazılsaydı eğitime bakımından değerli bir ders oluştururdu. Bu karşınızda duran bir şahın oğlu Şah'tır aslında. Yine bilin ki asla bir cahil değilim. Kur'an okurum hem de 7 çeşit kaleme alınışıyla. Belli başlı kitapları da okurum. Bilim üstadlarının temel kitaplarını da. Yıldız bilimi üstüne kitaplarla şairlerin yazdıklarını da. Sonunda tüm bilimlerin incelemesine kendime öylesine verdim ki çağımın tüm yaşayanlarını geçtim. Adım hattatlar nezdinde saygıyla anıldı. Dahası tüm bölgeler, tüm ülkelerde şöhretim yayıldı. Tüm hükümdarlar nezdinde değerim kabul edildi. Bu sırada Hint hükümdarı benden söz edildiğini duymuş, göz kamaştırıcı hediyeler ve şahlara yarışır armağanlar göndererek babamdan beni kendisine yollamasını rica etmişti. Babam buna rıza gösterdi ve içe her şeyle dolu 6 gemi hazırlatarak beni yola çıkardı. Deniz yoluyla yaptığımız bu yolculuk tam 1 ay sürdü. Bunun ardından bir kıyıya yaklaştık. Orada bizimle birlikte gemilere yüklenen develerimizi ve atlarımızı karaya çıkardık. Hint hükümdarına sunulmak üzere 10 deve hediye yükledik. Ancak daha yeni yola koyulmuştuk ki bir toz bulutu yükselerek bize doğru yaklaştı. Yerin ve göğün tüm bölgelerini örttü ve yolculuğumuzun 1 saatini kapladı. Sonradan dağıldı. Arasından gazaba kapılmış arslanlara benzer 40 atlı belirdi. İyice bakınca bunların çöl Arapları, yol kesen haydutlar olduğunu gördük. Onlar da bizi fark edince yanımızdaki Hint hükümdarına sunulacak 10 deve yükü armağanı da düşünerek kaçmaya başladık. Bizim ardımıza düştüler, 4 nala ve dolu dizgin. O zaman biz işaretler yaparak onlara kudretli Hint hükümdarına yollanan elçiler olduğumuzu, bize kötülük yapmamalarını anlatmaya çalıştık. Onlar da bize biz ne onun toprağında yaşıyoruz ne de onun tabileriyiz diye yanıt verdiler. Oracıkta benim genç hizmetçilerimden bazılarını öldürdüler. Öteki hizmetçilerle ben çeşitli yönlere kaçarak kurtulduk. Ancak ben oldukça derin bir yere aldıktan sonra kaçabilmiştim. Bu sırada çöl Arapları bizim tüm servetimizi ve develerin sırtındaki hediyeleri yağma etmişlerdi. Bana gelince kaçışım sırasında nereye yöneldiğimi de ne yapacağımı da bilmez hale gelmiştim.
Kaçışımı bir dağın tepesine ulaşıncaya kadar sürdürdüm. Orada bir mağara buldum. Sonunda istirahat edecek ve geceyi geçirecek bir yer edinmiştim. Sabahleyin mağaradan çıktım. Şahane ve zengin görünüşlü bir kente ulaşıncaya kadar yürümeyi sürdürdüm. Buranın iklimi öylesine harikaydı ki kış orada hükmünü icra edemiyor. Bahar her yanı güllerle kaplıyordu. Bu kente girişimden çok sevinç duymuş, özellikle kaçış ve yürüyüşle yıpranmış bedenimde bir ferahlık hissetmiştim. Gerçekten hüzünle sararmış, epeyce değişmiştim. Bu kentte ne yana yöneleceğimi bilemediğim bir sırada dükkanında dikişle uğraşan bir terzinin önünden geçiyordum. Yanına vardım terzinin, selam verdim. Selamımı iade etti ve beni samimiyetle oturtmaya çalıştı. Kucakladı ve iyi davranışıyla beni ülkemden ayrılmanın nedenini anlatmaya yöneltti. Bunun üzerine başıma gelen her şeyi başından sonuna kadar ona anlattım. Anlattıklarıma çok üzüldü ve bana, "Ey yumuşak yürekli genç adam, kime olursa olsun bütün bu öyküyü anlatmana gerek yok. Yoksa bu kentin hükümdarından sana zarar gelmesinden korkarım. Çünkü bu zat babanın en büyük düşmanıdır. Ona karşı eski bir intikamı vardır," dedi. Ardından benim için yiyecek ve içecek hazırladı. Ben de yiyip içtim. O da benimle yedi içti. Geceyi konuşarak geçirdik. Bana dükkanında bir köşe ayırdı. Sonra ihtiyacım olan bir şilte ve örtü getirdi. Orada, o da, ben de uyumak üzere uzandık. Bu şekilde onun yanında 3 gün misafir kaldım. Bu sürenin sonunda bana, "Senin yaşamını kazanabileceğin bir mesleğin var mı?" diye sordu. Ona, "Tabii, ben hukuktan nasibini almış bir bilgin, geçmişin bilimlerinde bir üstad sayılırım. Edebiyat ve muhasebeyi de bilirim," dedim. Bana, "Dostum, bütün bunlar bir meslek oluşturmaz," dedi. Beni üzgün görerek, "Ya da belki bir meslektir ama bizim kentin piyasasında hiç geçerliliği yoktur. Burada bizim kentte hiç kimse inceleme, yazma, okuma ve hesap yapma nedir bilmez. Sadece yaşamını kazanmaya bakar." Bunu duyunca çok üzüldüm ve ona, "Gerçekten, vallahi sana anlattıklarımdan başka yapacak hiçbir şey bilmiyorum," diye tekrarlamaktan başka bir şey söyleyemedim. "Öyleyse çocuğum, kendini toparla, bir balta ile bir urgan al. Allah sana daha iyi bir baht hazırlayana kadar ormana gidip ağaç keserek geçimini sağla," dedi. Ardından gidip bana bir balta ve bir urgan satın aldı ve beni onlara emanet ederken iyi tanıtmaya gayret göstererek öteki oduncularla ormana odun kesmeye yolladı. Bunun üzerine oduncularla yola koyularak ormana vardım. Kestiğim odunları omzuma vurdum. Onları kente götürerek yarım dinara sattım. Biraz para harcayarak yiyecek satın aldım. Paranın geri kalanını özenle sakladım. Böylece 1 yıl boyunca çalışmayı sürdürdüm ve her gün dostum terziyi dükkanında ziyarete gittim. Köşemde bağdaş kurarak dinlendim. Bir gün adet edindiğim gibi ormana gitmiş, bir ara öteki odunculardan uzak düşerek sık ağaçlıklı bir yöreye gelmiştim. Orada kendime kuru bir ağaç seçtim ve kökünün yöresindeki tüm toprağı kaldırmaya koyuldum. Açtığım yerde bakırdan bir halkası olan bir tahta kapak gördüm. Kapağı kaldırdım. Altında bir merdivenin uzandığını gördüm. Merdivenin dibine kadar indim. Orada bir kapı buldum. Kapıdan girdim ve kendimi göz kamaştıran ve güzel inşa edilmiş bir sarayın salonunda buldum. İçeride en güzel incilere denk güzellikte bir kız vardı. Öyle güzeldi ki onu görür görmez yüreğimin tüm kaygısı, tüm hüznü ve tüm felaketi silindi. Ona baktım ve hemen böylesi bir güzelliğin ve mükemmelliğin yaratıcısı önünde dize geldim. Bunun üzerine o da bana bakıp, "Sen bir insan mısın yoksa bir ecinli mi?" diye sordu. Kendisine "Bir insanım," diye yanıt verdim. O da bana, "Ama 20 yıldır insan yüzü görmeden yaşadığım bu mevkiye seni kim getirebildi?" dedi. Tatlılık ve zevkle dolu bulduğum bu sözlere karşı, "Efendim, beni buraya sevk eden Allah'tır. Tüm dertlerimden ve acılarımdan aranayım diye herhalde," şeklinde yanıt verdim. Sonra da oturup başıma gelenleri başından sonuna kadar ona anlattım. Bunları duyunca çok üzüldü ve ağlamaya başladı ve bana, "Ben de sana kendi öykümü anlatayım," dedi.
Bilesin ki ben Hint şahlarının sonuncusu olan Abonoz adasının hakimi Şah Aknamus'un kızıyım. Babam beni amcamın oğluyla evlendirmişti. Ama evliliğimin ilk gecesinde daha bekaretimi yitirmeden bizzat iblisin oğlu Racmus'tan olma Cerceris denen ifrit beni kaçırdı. Beni uçurarak getirip bu mevkiye bıraktı. Buraya arzu duyabileceğim tatlılar, giysiler, değerli kumaşlar, mobilyalar, yiyecekler ve içecekler taşıdı. O zamandan bu yana her 10 günde bir gelip beni görüyor ve bir gece benimle yatıyor, sonra da sabahleyin çekip gidiyor. Bana bu 10 gün içinde kendisinden herhangi bir şey isteyecek olursam, gece olsun, gündüz olsun, bu salonun kubbesi altındaki şu tablette yazılı olan 2 satıra el değdirmenin yeterli olduğunu bildirdi. Ve gerçekten o zamandan bu yana ne zaman bu yazıya dokunsam onu karşımda görüyorum. Bu kez onun ayrılmasından bu yana 4 gün geçti. Daha 6 gün burada olmayacak. Acaba sen burada benimle 5 gün kalabilir misin? Böylece onun gelişinden bir gün önce buradan ayrılmış olursun diye sözünü bitirdi. Kendisine kuşkusuz bunu yapabilirim diye yanıt verdim. Bunu duyunca çok sevindi. Ayağa kalktı, elimi tuttu, kemerli bir kapıdan geçirdi. Oradan sıcacık ve hoş bir hamama götürdü. Tatlı bir havası vardı buranın. Orada çabucak soyundum, o da soyundu. Çırılçıplak olduk. İkimiz birlikte yıkandık. Banyodan sonra hamamın serinliğindeki yatağa uzandık. Bana içmek için miskle karılmış şerbet sundu ve önüme pastalar koydu. Sonra zarif bir konuşma tutturduk. Onun tutkunu olan ifritin sağladığı şeyleri yedik. Bunu izleyerek bana, "Bu gece sen uyu, yorgunluğunu gider, yarına iyice dinlenmiş olursun," dedi. Ben de hanımım ona teşekkür ettikten sonra iyice uyumak istiyordum ve gerçekten hemen tüm dertlerimi unutmuş gibiydim. Uyanınca onu yanımda oturur buldum. Bedenimi ve ayaklarımı tatlı tatlı ovuyordu. Allah'a tüm iyiliklerini ona bağışlaması için dualar ettim. Sonra oturup 1 saat kadar konuştuk. Bana çok tatlı şeyler söyledi. Sonra dedi ki, "Vallahi önceleri bu yeraltı sarayında tek başıma hüzünle yaşıyordum ve göğsüm daralıyordu. Çünkü konuşacak kimse bulamıyordum ve bu 20 yıl sürdü. Ama Allah'a şükürler olsun ki seni bana yollamakla yüceliğini gösterdi." Sonra o tatlı sesiyle bana şu dizeleri okudu. "Eğer gelişinden daha önce haberli olsaydık, halı diye ayaklarının altına yüreğimizin temiz kanını ve gözlerimizin siyah kadifesini sererdik. Yanaklarımızın tazeliğini sererdik ve ipek uyluklarımızın etini yatacağın yere, ey gece yolcusu. Çünkü senin yerin göz kapağımızın üstündedir." Bu dizeleri duyunca elim kalbimde ona teşekkür ettim. Sevdası yüreğimin daha derinlerine takıldı. Tüm kaygılarım, tüm ıstıraplarım yok oldu. Sonra oturup aynı bardaktan içmeye koyulduk. Bu böylece geceye kadar sürdü. İşte o gece, mutluluklar içinde onunla yattım ve yaşantımda o geceye benzer hiçbir gece geçirmedim. Sabah olunca yeniden yıkandık, birbirimizden çok hoşnut olarak ve de gerçek bir mutluluğun tanığı olarak. Ben hala çok ateşliydim ve mutluluğumu uzatmak istiyordum. Ona, "İster misin seni yeryüzüne çıkarayım ve bu ecinniden kurtarayım?" diye sordum. Bunu duyunca gülmeye başladı ve bana, "Sus Allah aşkına ve sahip olduğunla yetin. Şu zavallı ifrit 10 günde ancak bir gün benimle sevişecek. Oysa ben sana her seferinde geriye kalan 9 günü vaat ediyorum," dedi. Bense şarabın esrikliği ve tutkunun ateşiyle sürüklenerek sözden yana ileri gittim ve ona, "Asla, şimdi duvarında esrarla yazıp bulunan bu kubbeyi derhal yıkacağım. Bırak ifrit gelsin, onu da mahvedeceğim. Zaten çoktandır yerin üstündeki, yerin altındaki tüm ifritleri yakalayarak öldürmek benim en eğlenceli oyunum olmuştur," dedim. Bu sözleri duyunca kız beni yatıştırmak için şu dizeleri okumaya başladı. "Ayrılmadan önce süre isteyen sen, uzaklaşmayı dayanılmayacak kadar katı bulan sen, asla bağlanmamanın fakat sadece sevmenin güvenli bir yol olduğunu bilmiyor musun? Düşünmeyi ve kendi kendine bıkkınlığın, tüm bağlantıların şaşmaz kaidesi ve kopukluğun tüm dostlukların sonucu olduğunu söylemeyi bilmiyor musun? Ama ben onun bana okuduğu bu dizelerin farkına varmadan kubbeye şiddetli bir tekme attım.
Öykünün burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş ve 13. gece gelince demiş ki: "Ey bahtı güzel şah, işittim ki 2. Kalender evin genç hanımına öyküsünü şu şekilde anlatmayı sürdürmüş. Ben kubbeye bu şiddetli tekmeyi indirince hanımım, kadın bana, işte ifrit bize ulaştı. Sana daha önce söylememiş miydim? Ben mahvoldum. Bari sen kaç kurtul. Geldiğin yerden çık git dedi. Bunun üzerine merdivene doğru atıldım. Ama ne yazık ki korkunun şiddetinden sandallarımı ve baltamı aşağıda unuttum. Böylece merdivende henüz birkaç basamak çıkmışken sandalımı ve baltama bir göz atmak için dönüp geriye son bir kez bakınca yerin yarıldığını ve oradan korkunç bir ifritin çıktığını ve kadına bütün bu şiddetin anlamı ne, başına bir felaket mi geldi diye sorduğunu duydum. Kadın ona hiçbir felaket yok, birdenbire yalnızlıktan ötürü göğsümün sıkıştığını duydum. Göğsümü ferahlatmak için serin bir içki almak üzere ayağa kalktım. Bunu yaparken biraz şiddetle davranmışım ki kaydım ve kubbenin üstüne düştüm dedi. Ama ifrit ona, ey alçak fahişe, nasıl da yalan söylüyorsun dedi. Sonra sarayın içine göz gezdirdi. Sağa sola baktı ve benim sandallarım ile baltamı bulmakta gecikmedi. O zaman bu aletlerin burada işi ne? Ha, söyle, insanoğluna ait bu gereçler nereden geldi buraya deyince kadın, şimdi senin elinde gördüm bunları. Daha önce hiç fark etmemiştim. Herhalde senin sırtında asılıydı ve sen bunları kendin getirmiş olmalısın buraya dedi. Bunun üzerine Ecinle hiddetinin son derecesine ulaşarak, ne saçma sözler bunlar, çarpıtılmış ve saptırılmış. Ey sefih kadın, onlar benim üzerimde falan değildi diye haykırdı. Bu sözlerden sonra onu çırılçıplak soydu, çarmıha gerdi, işkence yaparak olup biteni anlatması için sorular sormaya başladı. Ama ben artık bu kadarına ve kadının döktüğü gözyaşlarına dayanamadım. Korkudan titreyerek merdivenden yukarı çıktım. Dışarıya çıkınca kapağı önceki gibi yerleştirdim. Üstünü de toprakla örterek gözlerden gizledim. Yaptığım harekete pişmanlığın son kertesinde pişman oldum ve genç kadını, onun güzelliğini ve bu alçak ifritin 20 yıldır onunla birlikte kalan bu kadına uyguladığı işkenceleri düşünmeye koyuldum ve özellikle benim yüzümden de işkenceye uğradığını düşünerek acı duydum. Ve o anda kendi babamı da, onun ülkesini de, şimdi oduncu olarak yaşadığım sefil koşulları da düşündüm ve ağlayarak bu hüzünlü konuda bir şiir okumaya koyuldum. Ardından dostum terzinin dükkanına ulaşıncaya kadar yürüdüm ve onu birkaç günlük yokluğumdan dolayı yanan bir sobanın üzerinde oturur gibi telaşlı buldum. Orada beni merakla bekliyormuş. Bana dün her zamanki gibi dönmediğini görünce yüreğim senin için sızlayarak geceyi geçirdim. Ormanda vahşi bir hayvanın seni parçaladığından ya da başına benzer bir felaket geldiğinden korktum. Ama Allah'a şükürler olsun ki dönüp geldin dedi. Bunu duyunca gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettim. Dükkana girdim, köşeme oturdum ve başıma gelenleri düşünmeye başladım. Kubbeye attığım tekmeden dolayı kendimi suçladım. Birdenbire dostum terzi içeri girdi ve bana, "Dükkanın kapısında biri var, bir tür acem diyeceğim, seni soruyor, elinde de senin baltan ve sandalların var." Kentteki tüm odunculara bunları göstererek ve de sabahleyin ezanı duyunca namaz kılmak üzere camiye giderken yolda bunları buldum. Kimin olduğunu bilmiyorum, acaba siz biliyor musunuz diyerek dolaşmış. Oduncular baltayı ve sandalları görünce bunların sana ait olduğunu bildiklerinden bu aceme hemencecik burayı tarif etmişler. Şimdi orada duruyor, dükkanın kapısında seni bekliyor. Haydi çık da zahmetlerinden ötürü teşekkür edip baltanı ve sandallarını al dedi. Ama ben bu sözleri duyunca sarardığımı ve korkudan tüm bedenimin çöktüğünü hissettim. Bu bitkin haldeyken birdenbire oturduğum yerde toprak yarıldı ve söz konusu acem ortaya çıktı. Bu o ifritti. Bütün bu sürede genç kadına işkence etmişti. Hem de ne işkence. Ama kadın hiçbir şey itiraf etmemişti.
Bunun üzerine balta ve sandalları almış ve ona sana iblisin soyundan gelme cercerisi olduğumu kanıtlayacağım. Bu balta ile bu sandalların sahibini buraya getirip getiremeyeceğimi göreceksin demiş. İşte buraya bu hileyi kullanarak size söylediğim gibi odunculardan soruşturarak gelmiş. Böylece toprak yarılarak iblis şiddetle yanıma geldi ve bir an bile vakit kaybetmeden beni alıp kaçırdı. Uçup göklere yükseldi, sonra inip toprağa gömüldü. Bana gelince tüm ayırt etme yeteneğimi kaybetmiştim. Tam o sırada şehvetin tadını tattığım yeraltı sarayına girdik. Orada genç kadını çırılçıplak gördüm. Böğründen kan akıyordu. O zaman gözlerim yaşla doldu. Ama ifrit ona yöneldi. Kolunu sıkıp ona, "Ey sefihe, işte dostun karşında," dedi. Bunun üzerine genç kadın bana baktı ve "Ben onu hiç tanımıyorum. Onu sadece şu anda, şimdi gördüm," dedi. İfrit de ona, "Nasıl? Suçun kanıtı karşında duruyor ve sen hala itiraf etmiyor musun?" diye haykırdı. O zaman kadın, "Onu tanımıyorum ben, ömrümde onu görmedim ve Allah'ın huzurunda yalan söylemek bana yakışmaz," dedi. Bunun üzerine ifrit ona, "Eğer gerçekten tanımıyorsan al şu kılıcı, onun başını vur," dedi. Bunun üzerine kadın kılıcı aldı, bana doğru geldi, karşımda durdu. O sırada korkudan sapsarı, merhamet diler gibi ona kaşlarımla olumsuz bir işaret yaptım ve gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı akmaya başladı. O da bana göz kırptı ama yüksek sesle, "Tüm felaketlerimizin nedeni sensin," dedi. Bunu duyunca yeniden kaşlarımla işaretler yaptım ve ifrit anlamasın diye ona iki anlama gelebilecek dizeler okumaya başladım. Gözlerim dilimi gereksiz bıraktıracak kadar seninle konuşmasını biliyor. Yüreğimdeki gizli sırları sadece gözlerim açıklar sana. Seni görünce tatlı gözyaşlarım akar durur ve ben susarım. Çünkü gözlerim içimdeki ateşten yeterince söz eder. Kirpikler kırpışarak tüm duyguları anlatır bize. Anlayışlı olanlar için parmakların kullanılması hiç gerekmez. Kaşlarımız tüm öteki şeylerin yerini tutar. Susalım öyleyse ve sözü sadece aşka bırakalım. Genç kadın benim işaretlerimin ve dizelerimin anlamını kavradı ve ifritin kılıcını fırlatıp attı. Bunun üzerine ifrit kılıcı aldı, bana verdi ve "Uçur şunun boynunu, seni bırakırım, hiçbir kötülük yapmam," dedi. Ben "Peki," dedim ve kılıcı alarak cesaretle ilerledim ve kolumu kaldırdım. Bunu gören kadın kaşlarıyla işaret yaparak, davranışlarıyla "Ben sana haksızlık ettim mi?" demek istedi. Gözlerim yaşla doldu. Ben de elimden kılıcı attım ve ifrite, "Ey kudretli ifrit, ey güçlü ve yenilmez kahraman. Eğer bu kadın sence inanç ve akıl fukarası olsaydı kafamın kesilmesine haklı bulması gerekirdi. Oysa kafamı kesip atmamış, bunun yerine kılıcı fırlatıp atmıştır. Böyle olunca ben nasıl olur da onun başını kesme hakkını kendimde bulurum? Özellikle daha önce hayatımda hiç görmediğim bir kimseye bunu nasıl yapabilirim? Dolayısıyla bu işi kesinlikle yapamam ben. Kötü ölümün zehrini senin elinden içsem bile." Bu sözlerim üzerine ifrit, "Hah, şimdi aranızdaki aşkın ne olduğunu anladım," diye haykırdı. Ve o zaman hanımım bu alçak kılıcı aldı, bir vuruşta genç kadının elini kesti. Sonra yeniden vurarak öteki elini kesti. Sonra da sağ ayağını ve sol ayağını kesti ve böylece 4 vuruşla 4 organını kesiverdi. Ve ben bunları gözlerimle izledim ve ölecekmişim gibi bir duyguya kapıldım. Bu anda genç kadın bana kaçamak bir bakış fırlattı ve göz kırptı. Ancak ne yazık ki ifrit bunu gördü ve "Ey orospunun kızı, gözlerinle bile zina işlemektesin," diye haykırdı. Bunun ardından kadının boynuna vurarak kafasını uçurdu. Sonra bana döndü ve "Bil ki ey insanoğlu, biz ecinlilerin yasasında zina yapan eşin öldürülmesine izin verilmiş, hatta bu teşvik edilmiştir. Böylece bu genç kadını düğün gecesinde başkası ona sahip olmadan henüz 12 yaşındayken kaçırmıştım ben.
Onu buraya getirdim. 10 günde bir gelip onu görüyor, geceyi onunla geçiriyor, acem kılığına girerek onunla çiftleşiyordum. Ama onun beni aldattığını anladığım gün onu öldürdüm. Zaten o beni sadece gözleriyle aldatmıştı. Sana bakarak kırptığı gözleriyle. Sana gelince, onunla zina yaptığından emin olmadığımdan seni öldürmeyeceğim. Ama ardımdan gülmemen ve gururunu kırmak için sana bir ceza vermek ama bu cezanın çeşidini sana seçtirmek istiyorum. Haydi seç bakalım dedi. Bunu duyunca hanımım ölümden kurtulacağımı görerek sonsuz bir sevince kapıldım. Bu da beni bu bağışlamayı kötü kullanmaya yöneltti. Ona tüm cezalar içinden nasıl bir ceza seçeceğimi bilemiyorum, hiç verilmemesini yeğlerdim dedim. Öfkelenen ifrit ayağını yere vurarak sana seç dedim. Seni hangi kılığa sokarak büyüleyeyim onu seç. Eşeğe mi dönüştüreyim yoksa köpek kılığına mı sokayım seni? Katır kılığına mı yahut da karga kılığına mı? Yoksa maymun kılığına mı soksam? Bunu duyunca tam bir bağışlanma umduğumdan daima işin kaçamağına giderek Allah aşkına ey kudretli iblisin soyundan gelen Cerceris Üstad, sen beni bağışlarsan Tanrı da seni bağışlar. Çünkü sana hiçbir zarar vermemiş olan zavallı bir Müslümanı bağışlarsan Allah da seni nasıl ödüllendireceğini pekala bilir dedim. Ve dualar üstüne dualar okuyarak kendimi alçak gönüllülükle ellerine terk ederek yalvarmayı sürdürdüm. Ve ona beni haksız yere mahkum ediyorsun dedim. O da bana ölmek istemiyorsan sus artık, iyi niyetimi kötüye kullanma çünkü mutlaka seni büyülemem gerek dedi. Bu sözler üzerine beni kaldırdı. Üzerimizdeki kubbeyi ve tüm sarayı yıktı. Benimle birlikte göklere uçtu. Öyle yükseldik ki yeryüzünü bir su çanağı şeklinde gördüm. Bundan sonra bir dağın tepesine indik ve beni oraya bıraktı. Eline bir parça toprak aldı. Üzerine ham hum ham diye homurdanarak bir şeyler okudu. Sonra birkaç kelime telaffuz etti. Sonra bu toprağa bulunduğun halden çık, bir maymun ol diye haykırarak üzerime serpti. O anda hanımım bir maymun oldum. Hem de nasıl bir maymun? En az 100 yaşında ve oldukça çirkin. Kendimi bu halde görünce ilkin hiç hoşlanmadım ve sıçramaya başladım. Gerçekten maymun gibi sıçrıyordum. Sonra bunun bir şeye yaramayacağını düşünerek, kendi halimi ve geçmişimi düşünerek ağlamaya başladım. İfrit korkunç bir neşeyle gülüyordu. Sonra da gözden kayboldu. Bunun üzerine bahtın haksızlıklarını düşünmeye koyuldum ve bahtına sahip olmanın insanın elinde olmadığını anladım. Bundan sonra dağın tepesinden ta dibine kadar yuvarlana yuvarlana indim ve geceleyin ağaçlar üzerinde uyuyarak yol almaya başladım. Bu yolculuk Tuzlu Deniz'in kıyılarına ulaşıncaya dek 1 ay sürdü. Orada 1 saat kadar eğleştim. Sonunda denizin ortasında uygun rüzgarla kıyıya yaklaşmakta olan bir gemi gördüm. Bunun üzerine bir kayanın arkasına saklanıp bekledim. Gemiden çıkan adamların oraya buraya gidip geldiğini gördükten sonra cesaretimi topladım ve gemiye sıçradım. Bunu gören adamlardan biri bu kötü görünüşlü yaratığı kovun buradan diye haykırdı. Bir diğeri yo onu öldürün diye bağırdı. Bir üçüncüsü evet şu kılıçla onu öldürelim diye bağırdı. Bunu duyunca ağlamaya başladım ve pençemle kılıcın ucunu tuttum. Gözyaşlarım akıp duruyordu. Bunu gören kaptan bana acıdı ve onlara ''Ey tacirler, bu maymun bana yalvarıyor, yalvarışını duyuyorum, korumam altına alıyorum onu. Kimse ona dokunmasın, kovmasın ve de tedirgin etmesin.'' dedi. Sonra bana seslenerek tatlı ve güzel sözler söylemeye başladı ve ben onun tüm sözlerini anlıyordum. Böylece beni hizmetçi olarak yanına aldı. Onun her türlü işini görüyor ve gemide hizmetinde bulunuyordum. 50 gün boyunca rüzgar uygun esti. Sonunda içinde oturanların sayısına ancak Allah'ın bilebileceği büyük bir kente ulaştık. Oraya ulaştığımızda kentin hükümdarı tarafından bize yollanan köleleri gördük. Bunlar yaklaşarak tacirlere "Hoş geldiniz, hükümdarımız sizin teşrifinizle memnunluklarını bildirdi ve şu parşömen tomarını size vermekle bizi görevlendirdi ve de her birinizin hüsnü hatla birer satır yazı yazmanızı diledi," dediler.
Bunun üzerine ben her zamanki maymun kılığım altında kalktım. Ellerinden şiddetle parşömeni kaptım ve onlardan biraz uzağa doğru sıçrayarak uzaklaştım. Bunu görünce parşömeni yırtacağımdan ya da suya atacağımdan korktular. Bunun üzerine işaretle onlara yazı yazmayı bildiğimi ve yazmak istediğimi anlattım. Kaptan onlara bırakın yazsın, çiziktirdiğini görürsek yazmasını engelleriz ama gerçekten hüsnü hat biliyorsa onu oğlum olarak kabulleneceğim. Çünkü ömrümde bundan akıllı maymun görmedim dedi. Bunun üzerine kalemi elime aldım. Hokkaya daldırarak iki yanında da iyice mürekkebe bulanmasını sağladım ve yazmaya başladım. Böylece içimden geldiği gibi 4 kıta yazdım. Bunların her biri ayrı üsluplara göre ayrı tarzlardaydı. İlk kıta Rika, ikincisi Reyhani, üçüncüsü Sülüs, dördüncüsü de Muşik tarzındaydı. Zaman cömert kimselerin hayırlı işlerini ve bağışlarını çoktan belirlemiştir. Ama seninkileri sayıp dökmekte asla başarı sağlayamamış, umutsuzluğa düşmüştür. Allah'tan sonra insanoğlu senden başkasına başvurmaz. Çünkü sen tüm iyilikseverlerin babasısın. Sana onun kaleminden söz edeceğim. Onun kalemi, kalemlerin ilki ve kökenidir. Kudreti şaşırtıcıdır. Ünlü bilginlerin birçokları onun sayesinde payidar olmuşlardır. Bu kalemden onu tuttuğum parmak uçlarından başlayarak dünyaya 5 hitabet ve şiir ırmağı akar. Sana onun ölmezliğinden söz edeceğim. Ölmeyen yazar yoktur elbet ama zaman onun ellerinden çıkan yazıyı ölümsüz kılar. Bundan dolayı kalemimin diriliş gününde seni gururlandıracak şeylerden başkasını yazmasına izin verme. Eğer hokkayı açarsan oraya kalemini bağışçıya özgü satırlar, iyilikle dolu satırlar yazmaktan başka maksatla batırma. Ama onu bağış uğrunda kullanamayacaksan hiç değilse güzellik uğrunda kullanmak için batır ve böylece en büyük yazarlar arasında sayılanlardan olursun. Yazma işini bitirince parşömen tomarını ona uzattım. Hepsi büyük bir hayranlık duydular. Sonra her biri sırayla en güzel yazılarıyla birer satır yazdılar. Bundan sonra köleler tomarı hükümdara götürmek üzere uzaklaştılar. Hükümdar tüm yazıları inceledikten sonra 4 ayrı tür ve üslupta yazılmış olan benimkinden başkasını beğenmemiş. Zaten ben bir şahın oğluyken bu marifetimle bütün dünyada ün sağlamıştım. Bunun üzerine hükümdar yöresinde bulunan tüm dostlarına ve kölelerine hepiniz gidip bu güzel yazının sahibini bulun ve de giyinsin diye bu hilatı kendisine verin ve onu benim katırlarımın en güzeline bindirerek çalgılı bir alayla buraya yanıma getirin demiş. Bu sözleri duyunca hepsi gülmeye başlamışlar ve hükümdar bunu fark edince çok kızmış ve nasıl size bir emir veriyorum ve siz bana gülüyorsunuz ha? Diyerek haykırmış. Ona, ey çağımızın hükümdarı, sizin sözlerinize gülmek ne haddimize, ancak size bunca güzel yazıyı yazanın bir Ademoğlu olmadığını, gemi kaptanının maymunu olduğunu söylemek zorundayız diye yanıt vermişler. Bunu işiten hükümdar son derece şaşırmış, sonra neşeli kahkahalar kopararak bu maymunu satın almak isterim diye haykırmış. Sonra da tüm saray halkına gemiye gidip bu maymunu görmelerini, yanlarına da bir katır ve bir hilat almalarını emretmiş ve onlara onun kesinlikle bu hilatı bürünmesini ve katıra bindirilerek buraya getirilmesini istiyorum demiş. Bunun üzerine hepsi gemiye geldiler ve beni kaptandan baştan satmak istememesine karşın çok yüksek bir fiyatla satın aldılar. Sonra ben kaptana işaretle ondan ayrıldığımdan dolayı çok üzgün olduğumu anlattım. Sonra da beni alıp götürdüler hilatla donatarak ve katıra bindirerek. O kentin uyumlu çalgılarının sesine uyarak yola koyulduk. Tüm kentte oturanlar ve tüm orada yaşayan insan varlıkları şaşkınlık içinde bu görülmedik manzarayı büyük bir merakla izliyorlardı. Beni hükümdarın huzuruna götürdüklerinde onu görünce ayaklarının ucundaki yeri 3 kez öptüm. Sonra da hareketsiz kaldım. Kral beni oturmaya davet etti. Bense dizüstü kaldım. Bunun üzerine orada bulunan herkes benim yüksek terbiyeme ve davranışımın kibarlığına hayran oldu.
En büyük hayranlığı da hükümdar duydu. Ben böyle dizüstü durur durmaz hükümdar orada bulunanların hepsinin ayrılmalarını buyurdu ve herkes çekip gitti. Sarayda hükümdar, baş hareması, bir gözde köle ve benden başka kimse kalmadı hanımım. Bunun üzerine hükümdar yiyecek bir şeyler getirilmesini emretti. Bir sofra yaydılar ve üzerine canın çekebileceği, gözün zevkine varacağı her şeyle donattılar ve hükümdar bana bunlardan yememi işaretle anlattı. Bunun üzerine ayağa kalktım ve ayaklarımın ucundaki toprağı 7 kez öptüm ve büyük bir nezaketle sofraya oturarak ve de geçmiş eğitimimi hatırdan çıkarmayarak yemeye başladım. Sofrayı kaldırdıklarında ben de ayağa kalktım. Gidip ellerimi yıkadım. Sonra da mürekkep hokkasını, kalemi ve bir parşömen parçasını alarak Arap mutfağının yüceliğini öven şu dizeleri yazdım. Ey tatlılar, parmakla sarılmış ince, lezzetli, hoş tatlılar. Sizler tiryakısınız, panzehirisiniz tüm zehirlerin. Siz olmasanız tatlılar, asla hiçbir şey sevemezdim. Sizler benim tüm ümidim, tüm ihtirasımsınız. Serilmiş bir sofranın ortasındaki büyük bir tepside yağ ve bal içinde yüzen nefis kokulu bir künefeyi gören yüreğim nasıl titrer? Ey künefe, sevindirici, iştah verici bir saç demeti halinde inceltilmiş künefe. Arzum sana duyduğum arzumun haykırışı. Ey künefe, ne yücedir. Seni soframda görmeden bir gün geçeceğine, ey künefe, ya künefe. Ölümü göze alsam yeridir. Hele şurubun, tapılası nefis şurubun. Onu yiyip, onu içip gece gündüz öteki dünyada da aynı zevki alırdım. Bunu izleyerek kalemi ve yaprağı yerine koydum ve ellerimi yıkayarak uzak bir yerde saygıyla oturdum. O zaman hükümdar yazdıklarıma baktı ve okudu. Okuduklarına son derece hayranlık duydu ve bir maymunun böylesine belagat sahibi olması ve bu kadar güzel yazı yazması mümkün müdür? Ya Rabbi, bu harikaların da ötesinde bir harika diye haykırdı. Bu sırada hükümdarın önüne bir satranç tahtası getirildi. Hükümdar işaretle bana oynamasını bilir misin diye sordu. Ben de başımı sallayarak evet bilirim işareti verdim. Bunun üzerine satranç tahtasının başına geçerek oyunu düzenledim ve hükümdarla oynadım. Onu 2 kez yendim. Hükümdar buna ne diyeceğini bilemiyor. Zihni karmakarışık düşünüyordu. Sonra bu bir Ademoğlu olsaydı bilgiden yana çağının tüm yaşayanlarını geçerdi dedi. Bunun ardından harem ağasına, kızım olan genç hanımın yanına git ve ona ey hanımım çabucak hükümdarın yanına gel de. Zira kızımın bu olup biteni izlemesini ve bu harika maymunu görmesini istiyorum dedi. Bunun üzerine harem ağası gitti ve biraz sonra hükümdarın kızı olan genç hanımıyla birlikte geri döndü. Kız beni görür görmez örtüsünün ucuyla yüzünü kapatarak "Babacığım, nasıl oluyor da burada yabancı erkekler varken beni huzurunuza çağırıyorsunuz?" diye sordu. Hükümdar ona "Kızım, burada benden, gördüğün şu genç köleden ve seni çağıran harem ağasından bir de şu maymundan başka kimse yok ki. Öyleyse kimden yüzünü gizliyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine genç kız "Bil ki babacığım, bu maymun bir şahın oğludur. Babası Aymarus adlı bir şahtır. Uzaktaki bir kara ülkesinin sahibidir bu şah. Bu maymun onun oğlunun büyülenmiş halidir. İblisin soyundan gelme ifrit Cerceriz, Abonoz adalarının şahı Aknamus'un kızı olan kendi eşini öldürdükten sonra onu bu hale sokmuş. Senin gerçek bir maymun sandığın bu yaratık aslında bir erkektir. Hem de bilgili, iyi eğitilmiş ve çok akıllı bir erkek," dedi. Bu sözleri duyunca hükümdar çok şaşırdı ve bana "Kızımın söyledikleri doğru mu?" diye sordu. Bunun üzerine başımla "Evet doğrudur" işareti verdim ve ağlamaya başladım. Bunun üzerine hükümdar kızına "Fakat sen onun büyülendiğini nasıl anladın?" diye sordu. Kız "Babacığım, ben küçükken annemin hizmetinde bulunan yaşlı hanım birçok hileler bilen ve büyü konusunda çok bilgili biriydi. Bana büyücülüğü o öğretti. O zamandan bu yana bu konuda daha da derinleştim. Kendimi yetiştirdim ve hemen hemen 170 türlü büyü öğrendim.
Bu büyülerin en önemlilerinden biri olarak ben de senin sarayını bütün taşlarıyla ve kentle birlikte olduğu gibi Kaf Dağı'nın ardına taşıma ve de bu ülkeyi ayna gibi bir deniz, içinde yaşayanları da balık haline sokma kabiliyeti de var, dedi. Bunu duyan babası, öyleyse kızım, Allah'ın inayetiyle bu genç adamı kurtar da ben onu vezirim yapayım. Sen böylesine yeteneklere sahip olasın da ben bilmeyeyim ha? Kurtar onu kızım, kurtar da vezir yapayım. Herhalde kibar ve zeki bir genç olmalı bu, dedi. Ve genç kız tüm dost ve cömert yüreğimle ve gerekli saygıyla diye yanıt verdi. Öyküsünün tam burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Fakat 14. gece olunca demiş ki, İşittim ki ey bahtı güzel şah, ikinci kalender evin sahibesine demiş ki, ey hanımım, genç kız bu sözleri duyunca üzerinde İbranice sözler yazılı bir bıçak alarak bununla sarayın ortasına bir daire, bu dairenin de ortasına has isimler ve tılsımlı çizgiler çizdi. Sonra kendisi bu dairenin ortasında durarak sihirli sözcükler mırıldandı ve çok eski bir kitaptan kimsenin anlamadığı şeyler okudu ve böylece birkaç saniye geçti. Birdenbire sarayın bizim bulunduğumuz yanı karanlık içinde kaldı. Karanlık öylesine koyu idi ki dünya yıkılmış da yıkıntılar altında kalmışız gibi bir hisse kapıldık. Ve birdenbire İfrit Cerceris en korkunç ve en iğrenç haliyle elleri çapa, ayakları direk, gözleri de alevli iki meşale gibi önümüzde belirdi. Bunu görünce hepimiz dehşet içinde kaldık. Fakat hükümdarın kızı ona, sana hoş geldin demeyeceğim, yürekten bir karşılama da yapmayacağım ey İfrit dedi. Bunu duyan İfrit de ona, ey haine, yeminine nasıl ihanet edersin? Sen bana yemin etmedin mi ve hiçbirimiz diğerinin işine karışmayacak ve karşı çıkmayacak diye anlaşma yapmadık mı? Öyleyse ey haine, seni bekleyen felakete hak ettin, al bakalım dedi ve birdenbire korkunç bir arslana dönüşüp ağzını ardına kadar açarak kızın üzerine atıldı. Bunu gören kız çabucacık saçlarından bir tel kopardı ve ağzına yaklaştırıp sihirli sözcükler mırıldandı. Saç birdenbire keskin bir kılıca dönüştü. Kız kılıcı aldı, şiddetle arslana saldırdı. Onu ikiye böldü. Ama arslanın yuvarlanan başı birdenbire bir akrebe dönüştü ve sokmak için kızın topuklarına doğru ilerledi. Ama genç kız birdenbire dev bir yılana dönüştü ve kötü akrebin üzerine saldırdı. İkisi birden çekişmeli bir dövüşe giriştiler. Ama akrep birdenbire bir akbabaya dönüştü. Yılan da akbabanın üzerine çullanan bir kartala. Kartal ile akbabanın dövüşü 1 saat kadar sürmüştü ki akbaba birdenbire siyah bir kediye dönüştü. Genç kız da hemen bir kurda. Sarayın orta yerinde kedi ile kurt dövüşüp müthiş bir savaşa giriştiler. Ve kedi yenileceğini anlayınca yeniden değişti ve kocaman bir nar oldu. Kırmızı ve koskocaman ve avludaki çeşmenin yalağına düştü. Kurt da yalağa saldırdı. Tam onu yakalayacakken nar havaya doğru fırladı. Fakat çok büyük olduğundan olanca ağırlığıyla mermerin üstüne düşüp yarıldı. O vakit tüm taneler oraya buraya saçıldı. Kurt da bir horoza dönüşerek gagasıyla taneleri toplayıp birer birer yutmaya başladı. Ortada bir tek tane kalmış, horoz da onu yutmak üzere iken bu tane birdenbire horozun gagasından düşüverdi. Çünkü talih ve kader böyle olmasını istiyordu ve havuzun yanındaki yarığa sokuldu. Horoz onun nereye sokulduğunu göremiyordu. O zaman kanat çırparak ötmeye başladı. Bir yandan da gagasıyla bize işaret veriyordu. Fakat biz onun ne dilini ne de bize demek istediklerini anlayabiliyorduk. O zaman onu anlamayan bize öyle bir ötüşle haykırdı ki saray üzerimize yıkılıyor sandık. Sonra horoz avlunun çevresinde dört dönerek taneyi aramaya koyuldu. Tam yalağın yarığında onu görüp gagasıyla tutacağı sırada tane suya atıldı ve bir balık olarak suyun içine daldı. O zaman horoz korkunç bir balinaya dönüşerek balığı avlamak üzere suya daldı. Gözümüzden 1 saat kadar kayboldu.
Bu sürenin sonunda yüksek haykırışlar duyduk ve korkudan tir tir titredik ve birdenbire ifritin o korkunç ifrit haliyle ama tutuşmuş bir karbon kömürü gibi ateş halinde ve gözlerinden ve burnundan ateşler, dumanlar fırlayarak ortaya çıktığını gördük. Onun ardından da genç kız hükümdarın kızı olarak, fakat o da ateşler içinde, eriyen bir maden halinde görüldü ve hemen hemen yanımıza kadar gelmiş olan ifriti izlemeye başladı. Hepimiz diri diri yanmak korkuları geçirdik ve de suya atılmak üzere idik ki ifrit ansızın korkunç bir sesle haykırarak bizi durdurdu. Avluya bakan salonun ortasında bize saldırdı ve yüzümüze doğru ateşten bir nefes üfledi. Ama genç kız da ona erişti ve o da onun yüzüne ateşten bir nefesle soludu. Ama bütün bu solumalar bize de ulaşıyordu. Kızın soluğu etkilemiyordu ama ifritin soluğu etkiliyordu. Böylece benim gözüme de bir kıvılcım değdi. Maymun halindeki sol gözüme ve düzelmez şekilde kör etti. Bir kıvılcım da hükümdarın yüzünün alt kısmına değerek sakalı ve ağzı dahil yüzünün yarısını yaktı ve tüm alt dişlerini döktü. Bir kıvılcım da harem ağasının göğsüne düştü. Her yana ateş aldı ve oracıkta yanarak öldü o anda ve o saatte. Bu sırada genç kız boyuna ifriti izliyor ve ona ateş püskürüyordu. Ama birdenbire bir ses duyduk. Tek yüce olan Allah'tır. Tek kudretli olan Allah'tır. İnsanların en şereflisi Muhammed'e iman etmeyen dönmelerden o da yüz çevirir diyordu. Bu ses hükümdarın kızının sesiydi. Bize eliyle işaret ederek tamamen yanmış bulunan ve kül kesilen ifriti gösterdi. Sonra yanımıza geldi ve "Çabuk bana bir tas su getirin" dedi. İstediği yapıldı. Suyun üzerine anlaşılmaz sözler telaffuz etti. Sonra üzerine bu suyu serpti ve bana "Tek gerçek olanın adına bu kılıktan kurtul ve kadiri mutlak olan Allah'ın inayetiyle önceki haline dön" dedi. Bunun üzerine ben yeniden geçmişteki gibi insan kılığına döndüm ama bir gözüm kör kalmıştı. Bunu gören genç kız teselli olsun diye bana "Ateş yeniden ateş olmuştur benim zavallı çocuğum" dedi. Sonra sakalı yanmış ve dişleri dökülmüş olan babasına da aynı sözleri tekrarladı. Sonra da bana gelince "Babacığım, ben de öleceğim çünkü bu ölüm bahtımızda yazılıydı." İfrite gelince bir insan olsaydı onu öldürmem hiç zor olmayacaktı. İlk darbede onu öldürürdüm. Ama beni yoran ve bana acı veren narın tanelere bölünmesi oldu. Çünkü gagalamak fırsatını bulamadığım tane esas taneydi ve ecinlinin ruhu onda gizliydi. Bu taneyi zamanında gagalayabilseydim ifrit o anda mahvolmuştu. Yazık ki onu göremedim. Bu yüzden ifritle karada, havada ve suda dövüşmeye zorlandım ve bir selamet kapısı açtığı her seferinde ben ona bir felaket kapısı açtım. En sonunda da müthiş ateşle baş etme çabasına girdim. Bir kez ateşle kavgaya girilince ölümü göze almak gerek. Ama talih bana kendim yanmadan önce ifriti yakmayı nasip etti. Ancak öldürmeden önce onu yüce İslam dininin temeli olan imanımıza davet etmeye niyet ettim. Ama reddetti. Ben de onu yakıp tükettim. Ama sıram geldi. Ben de ölüyorum. Allah yardımcınız olsun dedi. Bu sözlerden sonra içini yakan ateşle mücadele etmeye başladı. Sonunda siyah kıvılcımlar saçılıp göğsünü ve yüzünü tutuşturdu. Ateş yüzüne ulaşınca ağladı ve Allah'tan başka Tanrı bulunmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna tanıklık ederim dedi. Ağzından bu sözler çıkar çıkmaz onun ifritin yanı başında bir kül yığını haline geldiğini gördük. Bunu görünce onun derdine düştük. Ben eski haliyle parlak bir varlık olan ve bana pek çok iyilikleri dokunan bu kızın böyle bir kül yığınına döndüğünü görmektense onun yerine ölmeyi dilemekteydim. Ama Allah'ın iradesine kim karşı çıkabilir ki? Hükümdar kızının bir kül yığınına dönüştüğünü görünce sakaldan yana nesi kaldıysa yoldu. Yanaklarını tokatladı ve giysilerini yırttı. Ben de aynı şeyleri yaptım. İkimiz birlikte kızın anısına ağladık durduk.
Ardından saray mabeyincileri ve nazırlar geldi. Sultanlarını iki kül yığınının başına çökmüş ağlamaktan bitkin bir halde buldular. Buna çok şaştılar ve hiçbir şey söylemeye cesaret edemeden hükümdarın yöresinde 1 saat kadar dolandılar. Sonra hükümdar biraz kendine gelir gibi oldu ve onlara kızı ile ifritin arasındaki olup biteni anlattı. Hepsi birden "Allah Allah, ne büyük felaket, ne uğursuzluk" diye haykırdılar. Sonra yanlarında kadın köleleri olduğu halde tüm saray kadınları geldiler ve tam 7 gün boyunca başsağlığı ve matemle ilgili merasimler yapıldı. Bu sürenin sonunda hükümdar kızının külleri konmak üzere büyük bir türbe yapılmasını emretti. Büyük bir aceleyle inşaat tamamlandı. Türbenin içi gece gündüz yanan kandiller ve fenerlerle donatıldı. İfrit'in küllerine gelince bunları da Allah'ın lanetini dileyerek göğe savurdular. Ancak sultan tüm bu acıları tattıktan sonra onu neredeyse ölecek hale getiren bir hastalığa tutuldu. Bu hastalık 1 ay kadar sürdü ve sonra biraz kendini toparlayınca beni çağırdı. "Ey genç adam, sen buraya gelmeden önce biz burada bahtın kötülüklerinden uzak, tam bir mutluluk içinde yaşıyorduk. Başımıza bu dertlerin gelmesi senin ortaya çıkmanla başladı. Keşke seni de bizi bu felaketlere uğratan uğursuz yüzünü de hiç görmeseydik. Çünkü ilkin 100 erkeğe bedel değerde olduğu kesin kızımın kaybına neden oldun. Sonra da senin yüzünden bu yanmalardan ötürü dişlerim döküldü ve de benim zavallı harem ağam, kızımı yetiştiren bu iyi yürekli hizmetkar bildiğin şekilde öldü. Ama bunlarda senin hiç suçun yok. Çare de sen değilsin. Bütün bunlar sana ve bize Allah'ın takdiriyle ulaştı. Yine de kızımın seni kendini ölüme atma bağısına kurtarmasına vesile olduğu için Allah'a şükrediyorum. Bahtımız buymuş ama artık bu ülkeden uzaklaş evladım. Çünkü senin yüzünden başımıza gelenler artık yeter olsun. Ama tüm bunlar Allah'ın takdiridir. Git artık, Allah selamet versin" dedi. Bunu duyunca hanımım hükümdarın nezdinden selamete ulaşacağıma pek inanmayarak ayrıldım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Ta yüreğimde baştan sona kadar uğradığım bütün felaketleri hatırlıyordum. Çöl haydutlarının beni nasıl sağ salim bıraktıkları, 1 ay kadar süren yolculuğum, yorgunluklarım, bir yabancı olarak girdiğim kent ve terziyle karşılaşmam, yer altında yaşayan genç kadına rastlamam ve tatlı bir özdenlikle birlikte geçen güzel saatler, İlkin beni öldürmeye niyetli olan ifritin elinden kurtulmam ve de kaptanın hizmetine girmeden önce maymuna dönüşmemden. Yazdığım hüsnü hattan ötürü oldukça yüksek bir fiyatla hükümdara satılmama ve kurtuluşuma kadar geçirdiklerim başından sonuna kadar gözlerimin önünden geçti. Ve de özellikle ne yazık ki gözümü yitirmeme neden olan son olay. Ama hayatımı yitirmektense gözümü yitirmem yeğdir diyerek Allah'a şükrediyordum. Bundan sonra kenti terk etmeden önce yıkanmak üzere bir hamama girdim. Orada sakalımı kazıdım hanımım, bu kalender kılığında güvenle yolculuk edeyim diye. O günden beri her gün ağlamaktan kendimi alamıyor ve başıma gelen felaketleri, özellikle sol gözümü yitirişimi düşünüp duruyordum. Ve bunları her düşündüğümde sağ gözümü yaş bürüyor ve görmemi engelliyor. Ama şairin şu dizelerini düşünmeme engel olmuyor. Bahtın darbelerini yedikten çok sonra acılarını duydum. Esirgeyen Allah bunu nereden bilsin? Tüm dünya sabrın kendinden de acı bir şeye katlandığımı bilsin diye katlanılmaz dertlere katlandım yine de. Çünkü sabrın sofu kişilerin deneyimle tanıdığı kendine özgü bir güzelliği vardır. Ne olursa olsun Allah'tır ancak karar veren kullarının başına geleceklere. Benim esrarlı sevgilim yatağımın tüm gizemlerini bilir. Hiçbir sır, sırların en gizemlisi bile ondan gizli kalamaz. Bu dünyada zevkler olduğunu söyleyenlere gelince, Mersin öz suyundan da acı günleri yakında tadacaklarını söyle onlara. Bu kenti bırakıp yola çıktım. Birçok ülkeden geçtim, birçok başkent gördüm. Sonra da barış kenti Bağdat'a yöneldim.
Burada Emirül Müminine ulaşıp ona tüm başıma gelenleri anlatmak umudundaydım. Uzun günlerden sonra sonunda bu gece Bağdat'a ulaştım. Burada bu kardeşi, ilk kalenderi buldum. Çok perişandı. Ona selam verdim, selamımı aldı ve Allah seni esirgesin ve kutsasın dileğinde bulundu. Bunun üzerine onunla konuşmaya koyuldum. Sonra da bu üçüncü kardeşimizin yaklaştığını gördük. Selam verip aldıktan sonra onun da burada bir garip olduğunu öğrendik. Bizler de burada iki garibiz, bu kutsal kente bu gece geldik dedi. Sonra üçümüz birden birlikte yürüdük. Hiçbirimiz diğerlerinin öyküsünü bilmiyorduk. Baht ve talih bizi bu kapıya yönetti ve yanınıza geldik. Ey hanımım, işte benim de kesik sakallarımın ve yitirdiğim gözümün nedenleri bunlardır. Bunun üzerine evin genç hanımı bu ikinci kalendere, senin öykün gerçekten çok şaşırtıcıymış. Sen öyleyse temenna edip Allah'ın sana açacağı yola koyul demiş. Ancak kalender, gerçekten üçüncü arkadaşımın öyküsünü işitmeden gitmek istemem demiş. Bunun üzerine üçüncü kalender ilerlemiş ve demiş ki, ey zaferle dolu asil kadın, benim öykümün şu iki arkadaşımınkiler kadar şaşırtıcı olduğunu sanmayın. Çünkü onlardan çok daha fazla şaşırtıcıdır. Eğer bu arkadaşlarıma felaketler sadece baht ve talih yüzünden gelmişse, benimki bambaşka nedenlerden gelmiştir. Benim kazınmış sakalımın ve kör olan gözümün nedeni kendi kusurumdandır. Bahtsızlığı ben kendim üzerime çektim ve yüreğimi dert ve kederle doldurdum. İşte benim öyküm. Üçüncü kalenderin öyküsü. Ey zaferle dolu asil kadın, benim öykümün şu iki arkadaşımınkiler kadar şaşırtıcı olduğunu sanmayın. Çünkü onlardan çok daha fazla şaşırtıcıdır. Eğer bu arkadaşlarıma felaketler sadece baht ve talih yüzünden gelmişse, benimki bambaşka nedenlerden gelmiştir. Benim kazınmış sakalımın ve kör olan gözümün nedeni kendi kusurumdandır. Bahtsızlığı ben kendim üzerime çektim ve yüreğimi dert ve kederle doldurdum. İşte benim öyküm. Ben şehzade bir şahım. Babama Kasip derlerdi. Ben de onun oğluyum. Şah babam ölünce saltanat bana kaldı. Hükmettim, adaletle ülkemi yönettim ve halkıma hizmet ettim. Ancak deniz yolculuğuna karşı büyük bir tutkum vardı. Bundan mahrum da kalmadım. Çünkü başkentim deniz kıyısındaydı ve bu geniş kıyılarda ülkeme ait savaş ve savunma için tahkim edilmiş adalar vardı. Bir gün gidip bütün bu adaları ziyaret etmek istedim. Bu maksatla 10 gemi hazırlattım ve bunları bir ay yetecek kadar ihtiyaç malzemesiyle donattıktan sonra yola koyulduk. Ziyaret yolculuğu 20 gün sürdü. Bu sürenin sonunda gecelerden bir gece aykırı rüzgarların azgınlıkla üzerimize geldiğini gördük. Bu böylece şafak sökünceye kadar sürdü. Bu sırada rüzgar biraz sakinleştiğinden ve deniz yatıştığından gün doğarken biraz kalabileceğimiz bir küçük ada gördük. Karaya çıktık, yemek maksadıyla bir şeyler pişirdik. Yiyip içtik. Fırtınanın dinmesini beklemek üzere 2 gün orada kaldık. Sonra yeniden yola koyulduk. Yolculuk 20 gün daha sürdü. Bu sürenin sonunda yolumuzu kaybettiğimizi fark ettik. İçinde yüzdüğümüz suların hem bizim hem de kaptanımızın bilmediği sular olduğunu anladık. Aslında kaptan zaten bu sularda hiç seyretmemişti. O zaman direğe bir gözcü çıkardık ve ona denizi dikkatle gözetle buyruğunu verdik. Gözcü direğe çıktı, sonra indi. Bize ve kaptana, sağımda suyun üzerinde balıklar gördüm ve uzakta denizin ortasında bazen beyaz, bazen siyah görünen bir başka şey daha gördüm, dedi. Gözcünün bu sözleri üzerine kaptan korkuya kapıldı. Başındaki sarığı yere çaldı, sakallarını yoldu ve bize, felaketimizi hepinize duyuruyorum, bir can bile sağ selamet kurtulamayacak dedi. Sonra ağlamaya başladı. Biz de onunla birlikte akıbetimizi düşünerek ağlamaya başladık. Sonra ben kaptana sordum. Ey kaptan, gözcünün sözünün anlamını bize açıklar mısın diye. O da
Efendim, rüzgarın bize aykırı estiği gün yolumuzu yitirmiştik. 15 gündür de bir türlü bulamadık. Bizi doğru yola sokacak uygun rüzgar da bir türlü esmedi. Bilin ki bu siyah beyaz cismin ve yakınında yüzen balıkların anlamı, yarın mıknatıslı dağ denilen kara kayalardan oluşmuş bir adaya yaklaşmış olacağız demektir. Sular bizi ister istemez bu adaya doğru sürükleyecek ve gemimiz bin parça olacak. Çünkü Yüce Allah bu dağa gizli bir güç bağışlamış. Demir olarak ne varsa kendine çekiyor. Geminin tüm çivileri sökülüp uçarak dağa doğru gidince gemimiz parçalanacak ve batacaktır. Yıllardır batan gemilerden bu dağda toplanan demirin miktarını Allah bilir. Bir de denizden bakılınca görülür. Bu dağın tepesinde 10 sütun üzerinde duran sarı bakırdan yapılmış bir kubbe. Bu kubbenin üstünde de bakırdan bir ata binmiş bir süvari vardır. Bu süvarinin elinde bakır bir mızrak, göğsünde de üzerinde de baştan başa hiç bilinmeyen tılsımlı isimler yazılı kurşundan bir levha bulunmaktadır. Böylece ey şahım, bilin ki bu süvari bu atın üstünde bulundukça alt taraftan geçen gemiler parçalanacak ve tüm yolcular sonsuza dek kaybolacaklar. Gemilerin tüm demirleri de dağa yapışık olarak kalacaktır. Bu süvari bu atın üzerinden aşağı atılmadıkça hiçbir kurtuluş olanağı yoktur diye yanıt verdi. Bu sözleri söyler söylemez hanımım kaptan sel gibi gözyaşı dökerek ağlamaya başladı. Biz de kurtuluş olanağı olmaksızın öleceğimizden emin olduk ve her birimiz dostlarına veda etmeye başladık. Ve gerçekten daha sabah olur olmaz siyah taşlardan oluşmuş bu mıknatıs dağına doğru tüm olarak yaklaştık. Sular bizi zorla o yana doğru sürüklüyordu. Sonra 10 gemimizin hepsi dağın kenarına yaklaşınca ansızın gemilerin binlerce çivisi sökülerek uçuşmaya başladı ve gidip dağa yapıştı. Gemilerimiz yarıldı ve biz hepimiz suya düştük. Bu durumda bütün gün denizin kudretine tabi olduk. Kimimiz kurtuldu, kimimiz boğuldu ama çoğunluk boğulmuştu. Kurtulanlarsa birbirini kaybedip ayrı düştüler. Müthiş dalgalar ve rüzgar onları çeşitli yörelere dağıtmıştı. Bana gelince hanımım, Yüce Allah beni başka dertlere, büyük acılara ve büyük felaketlere uğratmak için kurtardı. Gemiden sökülen tahtalardan birine sarıldım ve dalgalarla rüzgar beni bu mıknatıslı dağın eteğinde kıyıya attı. Orada bakınırken dağın tepesine çıkan bir yol gördüm. Kıyılar oyularak merdiven şekline sokulmak suretiyle oluşturulmuştu bu yol. Ve birdenbire Yüce Allah'ın adını andım. Anlatısının bu noktasında Şehrazat sabahın ışıldadığını görmüş ve yavaşça anlatısını kesmiş ve 15. gece gelince söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şah, 3. kalender öteki arkadaşları bağdaş kurup kol kavuşturarak oturur, ellerinde yalın kılıçlarıyla 7 zenci köle onları gözetirken evin genç hanımına hitap ederek sözünü sürdürmüş. Allah'ın adını andım, yakararak kendimi duaların kutsal havasına kaptırdım. Sonra elimden geldiğince kayalıklara ve oyağa yaklaştım. Allah'ın emriyle rüzgarda artık yatıştığından bu dağa çıkmayı başardım. Kurtuluşumdan dolayı çok seviniyordum. Artık kubbenin olduğu yere ulaşmaktan başka yapacak iş yoktu. Sonunda ulaştım ve türbenin içine girdim. Orada dizüstü gelerek ibadetimi bitirdim ve kurtuluşumdan dolayı Allah'a şükürler ettim. Tam o sırada yorgunluk beni öylesine sardı ki yere uzandım ve orada uyuyakaldım. Uyurken bir sesin bana şöyle dediğini duydum. Ey Kasib'in oğlu, uykudan uyandığında ayağının altındaki toprağı kaz. Orada bakırdan bir yay ve üzerinde bir tılsım yazılı gümüş oklar bulacaksın. Bu yayı al, bununla kubbenin üzerinde duran süvariyi vur. Böylece insanları bu müthiş beladan kurtararak onlara huzur sağlamış olacaksın. Süvariyi vurunca denize düşecek, yay da elinden toprağa düşecek. O zaman yayı al ve düştüğü yerde toprağa göm. Bu sırada deniz kaynamaya ve senin bulunduğun tepeye ulaşıncaya kadar taşıp yükselmeye başlayacak. O sırada denizde bir kayık göreceksin. Kayıkta bu bakırdan süvariye benzeyen bir başka adam olacak.
Ellerinde küreklerle sana gelecek. Sakın korkma. Onunla birlikte kayığa bin. Ama Allah'ın kutsal adını ağzına almamaya dikkat et. Hem de çok dikkat et. Bunu ne olursa olsun sakın yapma. Bir kez kayığa binince bu adam seni alıp 10 gün gezdirecek. Bu sürenin sonunda selamet denizine ulaşacaksın. Bu denize ulaşınca orada seni kendi ülkene kadar götürecek birilerini bulursun. Ama bütün bunların bir tek koşulu yerine getirmene bağlı olarak gerçekleşeceğini unutma. Allah'ın adını kesinlikle ağzına almayacaksın. O anda hanımım, uykumdan uyandım ve cesaretimi toplayarak sesin emrine uyup yay ve okları gömülü oldukları yerden çıkardım ve bunlarla süvariyi devirdim. Süvari denize, yay da ayak ucuma düştü. Yayı hemen oracığa gömdüm. Bu sırada deniz kaynamaya ve kabarmaya başladı. Sonunda bulunduğum dağa kadar yükseldi. Birkaç saniye sonra denizde benim bulunduğum yana doğru yol alan bir kayık gördüm ve Yüce Allah'a şükürler ettim. Kayık yanıma iyice yaklaşınca içinde bakırdan bir adam olduğunu, göğsüne takılı gümüş bir levhada isimler ve tılsımlar yazılı bulunduğunu gördüm. Bunun üzerine hiçbir sözcük telaffuz etmeden kayığa bindim. Bakır adam beni bir gün, 2 gün, 3 gün, sonra da 10 gün tamamlanıncaya kadar kayıkla gezdirdi. O zaman uzaktan adaların belirdiğini gördüm. Kurtulmuştum. Neşenin doruğunda mutlu ve coşkulu, heyecanla ve Allah'a minnetle dolu olduğum bir sırada Allah'ın adını andım ve onu ululayarak Allahu Ekber, Allahu Ekber diye haykırdım. Ama daha bu kutsal sözler ağzımdan çıkar çıkmaz bakır adam beni yakaladı ve kayıktan denize fırlattı. Sonra uzaklaşıp gözden kayboldu. İyi yüzme bildiğimden bütün gün gece oluncaya kadar yüzdüm. Artık kollarımda derman kalmamıştı. Kollarım bitkin, omuzlarım yorgun, kendimi tükenmiş hissettim. Ölümün yaklaştığını görerek iman tazeledim ve kendimi ölüme hazırladım. Fakat tam o anda dalgaların hepsinden daha güçlü bir dalga uzaktan dev bir kale gibi yükselip geldi ve beni sürükleyip öylesine savurdu ki kendimi daha önce gördüğüm adalardan birinin kıyısında buldum. Demek Allah böyle istemişti. Bunun üzerine kıyıya çıktım. Giysilerimi sıkarak suyunu çıkarttım. Kurusunlar diye kaya üzerine serdim ve bütün gece uyudum. Uyanınca kuruyan giysilerimi giydim. Ne yana gideceğimi kestirmek üzere ayağa kalktım ve önümde uzanan verimli bir vadi gördüm. Burada dönüp dolanırken denizle kuşatılmış küçük bir adada olduğumu anladım. Kendi kendime ne felaket, bir dertten kurtulduğum her seferinde daha beter bir derde düşüyorum dedim. Şiddetle ölümü arzuladım. Böylesine kederli düşüncelere daldığım sırada denizden içinde birilerinin bulunduğu bir kayığın yaklaştığını gördüm. Başıma yine can sıkıcı bir olayın gelmesinden korkarak kalktım ve bir ağaca tırmandım. Gelenleri gözleyerek bekledim. Kayığın kıyıya yaklaştığını ve içinden ellerinde birer kürekle 10 kölenin çıktığını gördüm. Adanın ortasına kadar ilerlediler ve orada toprağı kazmaya başladılar ve bir kapak bulasıya kadar kazmayı sürdürüp bu kapağı kaldırıp altında bulunan bir kapıyı ortaya çıkardılar. Bunu yaptıktan sonra yeniden kayığa döndüler. Oradan birçok eşya alarak omuzlarında taşıdılar. Ekmek, un, bal, yağ, koyun etiyle dolu torbalar ve bir evde oturanın ihtiyaç duyacağı daha birçok şeyler. Ve köleler kayıktan yeraltı yolunun kapısına, kapıdan kayığa gidip gelerek tüm eşyayı taşıdılar. Bundan sonra güzel urbalar ve iyi biçilip dikilmiş giysiler taşıdılar kollarında. O sırada kayıktan köleler arasında çıkıp ilerleyen saygın bir ihtiyar gördüm. Çok yaşlıydı ve yılların kahrı ve zamanının verdiği eziyetle zayıflamıştı. Öylesine ki artık ona insan bile denemezdi. Bu ihtiyar şaşırtıcı güzellikte bir oğlan çocuğunun elinden tutuyordu. Çocuk ince ve kolay eğrilir bir dal kadar narin, saf güzelliğin tapılası inceliğinde ve mükemmel bir varlık örneği ve emsali olarak öyle büyüleyici bir güzelliğe sahipti ki benim de yüreğimi büyüledi
ve etimin titrediğini hissettim. Kapının yanına kadar ilerlediler ve buradan aşağı indiler. Görüş alanımdan çıktılar ama birkaç dakika sonra genç çocuk hariç hepsi yeniden yukarı çıktıkları kayağa döndüler ve binerek denize uzaklaştılar. Tamamen gözden kaybolduklarını görünce ağaçtan inerek toprakla kapladıkları yere gittim. Yeniden toprağı kazmaya başladım ve bir kapı buluncaya kadar bu çabamı sürdürdüm. Bu kapı bir değirmen taşı büyüklüğünde ve de tahtadandı. Allah'ın yardımıyla kapıyı kaydırdım. Altında kemerli bir merdiven gördüm. Bu taş merdivenden indim. Çok şaşırmama karşın bittiği yere ulaştım. Orada geniş bir salon gördüm. Çok değerli halılarla döşenmiş ve ipek ve kadife kumaşlardan perdelerle donatılmıştı. Alçak bir divanda yanan mumlar ve çiçekli vazolar, meyve ve tatlılarla dolu tabaklar arasında bir delikanlı oturuyor ve elindeki yelpazeyle serinleniyordu. Beni görünce büyük bir korkuya kapıldı ama ben ona en uyumlu sesimle "Barış seninle olsun, barış seninle olsun" deyince bana güven duyarak "Barış seninle olsun, Allah seni korusun ve kutsasın" diye yanıt verdi. Ona "Efendim, sükûnet payın olsun. Ben görünüşüm belli etmese de bir hükümdar çocuğuyum ve de bir hükümdarım. Allah beni ölüme terk etmek üzere birilerinin bıraktığı bu yeraltı mevkiinden kurtarmak için sana yöneltti. Ben de seni kurtarmaya geldim. Sen benim dostum olacaksın. Zira seni görmem bile aklımı başımdan aldı" dedim. Genç çocuk dudaklarının bir gülümsemesiyle bu sözlerime güldü ve beni divanda yanına oturmaya davet etti ve bana "Efendim, ben burada ölmek için değil, aksine ölümden kaçınmak için bulunuyorum. Bilin ki ben tüm dünyada zenginliği ve hazinelerinin kalitesiyle çok tanınmış büyük bir mücevhercinin oğluyum. Babamın ünü yeryüzünün şahları ve emirlerine satmak üzere uzaklara yolladığı kervanlar yoluyla tüm ülkelere yayılmıştır. Ömrünün epeyce gecikmiş bir döneminde benim doğuşumla babam gayipten haber veren üstatlardan çocuklarının ana babalarından önce öleceğini öğrenmiş. Ve babam o gün doğumumdan duyduğu sevinci ve Allah'ın iradesiyle 9 ay süreyle karnında taşıdıktan sonra beni doğuran annemin kutlamalarına karşın büyük bir üzüntüye kapılmış. Özellikle yıldızlara bakarak talihimi okuyan ve ona "Bu senin oğlun, Kasip adlı bir hükümdarın oğlu olan bir hükümdar tarafından öldürülecek. Bu da Mıknatıslı Dağ'ın Bakır Şövalyesi'nin denize atılmasından 40 gün sonra olacak" diyen bilim adamlarını dinledikten sonra çok üzülmüş, bana özen göstermiş ve 15 yaşıma ulaşıncaya kadar büyük bir dikkatle büyütmüştü. Tam bu sırada süvarinin denize atılmış bulunduğunu öğrenerek annemle birlikte öylesine ağladı ve üzüldü ki vücudu zayıfladı, rengi değişti, yılların ve dertlerin yıprattığı yaşlı bir adam haline geldi. İşte bunun üzerine beni bu yeraltı mevkiine getirdi. Zaten doğduğumdan beri adamlar tutarak 15 yaşımda Bakır Süvari'yi devirdikten sonra beni öldürecek hükümdarın arayışlarından kaçırmak için bu yeri hazırlatmıştı. Babamla ben eminiz ki Kasib'in oğlu bu bilinmeyen adada gelip beni bulamayacaktır. Bu mevkide kalışımın nedeni de budur dedi. Bunu duyunca kendi kendime nasıl oluyor da yıldızları okuduklarını söyleyen kişiler bu denli yanılabiliyorlar? Zira Allah da biliyor ya, bu genç çocuk benim yüreğimin alevidir. Onu öldürmektense kendimi öldürmeyi yeğlerim dedim. Sonra da ona "Çocuğum, kadiri mutlak olan Allah senin gibi bir çiçeğin dalından koparılmasını asla istemez. Ben de burada seni savunmak üzere bulunuyorum ve tüm ömrümce burada kalacağım" dedim. O da bana 40 gününün sonunda babam yeniden gelerek beni buradan alacak. Zira bu süre geçtikten sonra artık tehlike kalmayacak dedi. Ona "Vallahi yavrum, bu 40 gün seninle birlikte kalacağım ve sonra da seni benimle hükmettiğim ülkeye gelmene izin vermesi için babandan ricada bulunacağım. Orada benim dostum ve tahtımın varisi olursun" dedim. Bunun üzerine mücevhercinin oğlu genç çocuk bana kibar sözlerle teşekkür etti.
Ben de onun ne denli zarafetle davrandığını ve onun bana karşı ve benim de ona karşı ne çok eğilim duyduğumuzu anladım ve dostça konuşmaya, 100 konağa bir yıl yetecek bolluktaki çeşitli leziz yiyeceklerden yemeye başladık. Yemeği bitirdikten sonra yüreğimde bu çocuğun büyüsüyle ne çok hayranlık uyandığını fark ettim. Bunun üzerine uzandık ve tüm gece birlikte yattık. Sabahın yaklaşmasıyla uyandım ve yıkandım. Genç çocuğa da içi kokulu suyla dolu bakır leğeni getirdim. O da yıkandı ve ben yiyecek bir şeyler hazırladım. Oturup birlikte yedik. Sonra da konuşarak, daha sonra da oyunlar oynayarak, gülüşerek akşama ettik. Dolayısıyla sofrayı serdik. İçi pirinç badem, kuru üzüm, Hindistan cevizi, karanfil tanesi ve karabiberle doldurulmuş koyun yedik. Tatlı ve taze su içtik. Karpuz, kavun, yağın, balın esirgenmediği, bademle tarçının bol bol kullanıldığı tatlı ve hafif saç inceliğinde teller haline sokulmuş hamur işleri yedik. Ve sonra da bir gece önceki gibi birlikte yattık ve nedenli dost olduğumuzun farkına vardık. Böylece 40. güne kadar zevk ve huzur içinde yaşadık. O gün sonuncu gün olduğundan ve mücevherci geleceğinden genç çocuk büyük bir banyo yapmak, gusül abdesti almak istedi. Büyük kazanda su kaynattım, odunu ateşledim, sonra da sıcak suyu büyük bir leğene boşalttım. Suyu tatlı ve hoş bir hale sokmak için soğuk su ekledim. Genç çocuk leğenin içine girdi. Onu kendi ellerimle yıkadım, ovuşturdum, masaj yaptım ve kokular sürdüm. Sonra da yatağa götürdüm. Üstünü örterek yatırdım. Başını kenarı gümüşle işlenmiş bir ipek kumaşla sardım. Lezzetli bir şerbet içirdim. Sonra da uyudu. Uyandığı zaman bir şeyler yemek istedi. En iri ve en güzellerinden bir karpuz seçtim. Onu bir tepsiye, tepsiyi de halı üzerine koydum ve çocuğun başı üzerindeki duvarda asılı büyük bıçağı almak için yatağın üzerine çıktım. Genç çocuk benimle eğlenmek için birdenbire ayağımı gıdıklamaya başladı. Bu davranışından öyle huylandım ki istemeden üzerine düştüm ve elimde bulunan bıçak yüreğine saplandı. O anda ölüverdi. Bunu görünce hanımım yüzümü yırtmaya, haykırmaya ve inlemeye başladım ve de giysilerimi yırttım. Umutsuzluk ve gözyaşları içinde kendimi yere attım. Ama benim genç dostum ölmüştü ve bahtının çizdiği sonuç yerine gelmişti. Adeta yıldıza bakanların sözlerini yalan çıkarmamak için. Bakışlarımı ve ellerimi Yüce Allah'a doğru uzatarak, "Ey evrenin sahibi, bir cinayet işledimse cezalandırılmaya hazırım," dedim. O anda ölümle karşılaşmak için cesaretle doluydum. Fakat efendim, bizim dileklerimiz ister iyilik ister kötülük için olsun yerine gelmez. Bu durumda bu mevkiin görünüşüne daha fazla dayanamadığımdan ve mücevhercinin oğlunu almak üzere 40. günün sonunda geleceğini bildiğimden merdiveni tırmandım, dışarı çıktım ve kapağı kapattım. Önceki gibi toprakla örttüm. Dışarı çıkınca kendi kendime olup biteceği mutlaka görmeliyim ama gizlenmem de gerekir. Yoksa 10 köle beni yakalayarak en feci bir ölümle kıyıma uğratırlar dedim. Bunun üzerine kapağın yöresindeki büyük bir ağacın üzerine çıktım. Oturup bakınmaya başladım. Bir saat sonra denizde ihtiyar ile 10 kölesini taşıyan teknenin yaklaşmakta olduğunu gördüm. Hepsi kıyıya çıktı ve telaşla bulunduğum ağacın altına geldiler. Ama toprağın yeni kapanmış olduğunu fark ettiler ve büyük bir korkuya kapıldılar. İhtiyar ruhunun çöker gibi olduğunu hissetti. Ama köleler toprağı kazdılar, kapağı kaldırıp aşağıya indiler. Bunu gören ihtiyar yüksek sesle oğluna seslenmeye başladı. Genç çocuk yanıt vermedi. Her yanı aradılar. Onu yüreği bıçakla yarılmış, yatağın üzerinde uzanmış buldular. Bunu gören ihtiyar ruhunun çekildiğini duydu ve bayıldı. Köleler de sızlanmaya ve dertlenmeye başladılar. Sonra ihtiyarı omuzlarına alarak merdivenden dışarı çıkardılar. Sonra da genç çocuğun ölüsünü. Yeri kazıp kefenledikleri çocuğu gömdüler. Sonra ihtiyarı, kalan tüm zenginlikleri ve yiyecekleri gemiye taşıdılar ve denize açılıp uzaklaştılar.
Bunun üzerine mutsuz bir halde ağaçtan indim ve felaketi düşünerek boyuna ağladım ve çaresizlik içinde tüm adayı bütün gün ve bütün gece dolaştım. Böylece birkaç gün geçti. Sonunda denizin gittikçe alçaldığını ve uzaklaştığını ve adayla karşısındaki karanın arasındaki alanın tümüyle kuruduğunu gördüm. Sonunda beni bu belalı adanın görünüşünden kurtarmak isteyen Allah'a şükürler ettim ve kumda yürüyerek öteki kıyıya ulaştım. Sonra da sağlam toprağa ayak bastım ve Allah'ın adını anarak yürümeye koyuldum. Birdenbire uzaktan büyük bir kızıl ateşin belirdiğini gördüm ve bir koyunu kızartmakta olan insanlar bulacağımı düşünerek bu kızıl ateşe doğru yollandım. Ama daha yakına yaklaşınca bu kızıl ateşin batan güneşin ışıklarıyla tutuşan sarı bakırdan bir saray olduğunu gördüm. Tamamıyla sarı bakırdan yapılmış olan bu büyük sarayı görünce şaşkınlığın sınırına ulaştım ve yapılışındaki sağlamlığı izlerken birdenbire sarayın büyük kapısından yaradanına kurban olunacak kadar endamlı ve güzel yüzlü 10 gencin çıktığını gördüm. Ama onlara eşlik eden saygın bir ihtiyarın dışında bu 10 gencin 10'unun da sol gözlerinin kör olduğunu fark ettim. Bunu görünce kendi kendime Allah Allah ne garip rastlantı, nasıl oluyor da hepsinin sol gözü kör 10 genç böylesine bir araya gelebiliyor dedim. Ben bu düşüncelere dalmışken 10 genç adam yaklaşarak bana selamun aleyküm dediler. Onlara selamlarını iade ettim ve de başından sonuna kadar kendi öykümü anlattım. Burada hanımım, onu ikinci kez anlatmayı gereksiz görürüm. Sözlerimi işitince çok şaşırdılar ve bana "Efendim, buyurun buraya girin, geniş bir yürekle ve cömertçe karşılanacaksınız" dediler. Onlarla birlikte saraya girdim. Birçok salonlar geçtik. Hepsinde de saten kumaşlar asılıydı. Sonunda geniş ve diğerlerinden daha güzel büyük bir salona eriştik. Bu büyük salonun ortasında şilteler üzerine serilmiş 10 halı vardı ve bu 10 şahane şiltenin ortasında üstünde şilte bulunmayan ama diğer 10'u kadar güzel olan 11. bir halı daha vardı. İhtiyar bu 11. halının üzerine oturdu. 10 genç adam da kendi yerlerine ve bana "Efendim, salonun ortasındaki yükseltiye oturun ve burada göreceğiniz şey ne olursa olsun bize soru sormayın" dediler. Bu konuşmanın üzerinden birkaç dakika geçmeden ihtiyar ayağa kalktı ve dışarı çıktı. Sonra birkaç kez her seferinde yiyecek içecek taşıyarak geri döndü. Hepsi yiyip içtiler. Ben de onlara katıldım. Bundan sonra ihtiyar geride ne kalmışsa topladı ve geri dönüp oturdu. Bunun üzerine gençler ona "Görevlerimizi yerine getirmek için gerekli şeyleri getirmeden nasıl oluyor da önümüzde oturabiliyorsun?" diye sordular. İhtiyar da hiç konuşmadan ayağa kalkıp 10 kez dışarı çıktı ve her defasında başının üzerinde örtüyle sarılı bileyen, elinde bir fenerle dönüp her leğen ve feneri genç adamların her birinin önüne koydu. Ama bana hiçbir şey vermedi. Bu yüzden aykırı düşüncelere kapıldım. Ama kumaşları kaldırdıklarında her bir leğende kül, kömür tozu ve sürme bulunduğunu gördüm. Sonra gençler külü alıp başlarından aşağı döktüler. Kömür tozunu yüzlerine sürdüler ve sürmeyi sağ gözlerine çektiler. Sonra da sızlanıp ağlamaya başladılar. Ve yaptığımız kötülükler ve hatalar dolayısıyla bize ancak bu yaraşır dediler. Gün doğması yaklaşıncaya kadar hep böyle sızlanmayı sürdürdüler. Sonra ihtiyarın getirdiği başka kaplardaki suyla yıkandılar. Yeni giysiler kuşandılar ve önceki gibi oldular. Ben bütün bunları görünce çok büyük bir şaşkınlığa düştüm. Bana verilen emre uyarak hiçbir şey sormadım ve ertesi gece yine ilk geceki gibi davrandılar. 3. gecede, 4. gecede. Ben artık daha fazla dilimi tutamadım ve "Ey efendilerim, lütfen bana sol gözünüzün nasıl kör olduğunu anlatın, beni aydınlatın. Sonra da başınıza döktüğünüz, yüzünüze ve gözünüze sürdüğünüz kül, kömür tozu ve sürmeden söz edin. Yoksa vallahi beni içine düşürdüğünüz bu şaşkınlığa katlanmaktansa ölmeyi yeğ tutarım" dedim.
O zaman hepsi birden, ''Ey bahtsız kişi, ne soruyorsun sen? Bu senin felaketin demektir.'' diye haykırdılar. Ben de bu şaşkınlığı sürdürmektense felakete razıyım dedim. O zaman bana sol gözünden çekin dediler. Ben de sol gözüme gerek yok böyle şaşkınlığım sürecekse dedim. Bunun üzerine bana bahtın neyse o olacak, bizim başımıza gelen senin de başına gelecek ama sakın şikayet etme çünkü hata işliyorsun ve de gözünün kaybından sonra buraya geri de dönemezsin. Zaten biz 10 kişiyiz, 11. kişiye burada asla yer yok dediler. Bu sözler üzerine ihtiyar canlı bir koyun getirdi. Koyunun boğazı kesilip derisi yüzüldü ve temizlendi. Sonra bana seni bu deriye sararak dikeceğiz. Bu bakır sarayın taraçasına bırakılacaksın. Ruk adında bir fili kaldırabilecek güçte büyük bir akbaba seni sahici bir koyun sanıp pençesine alacak ve bulutlara kadar uçuracak. Sonra seni insanoğlunun erişmesi olanaksız olan yüksek bir dağın tepesine yutmak için götürecek. Sen vereceğimiz şu bıçakla koyunun derisinin ek yerlerini kesersin. Oradan dipdiri çıkarsın. O zaman insan eti yemeyen korkunç Ruk seni yemeyecek ve gözden kaybolacaktır. Bundan sonra sen bizim saraydan 10 kez daha büyük, 1000 kez daha şahane bir saraya rastlayıncaya kadar yürürsün. Bu sarayın tüm duvarları altın kaplamadır ve bu duvarlara büyük değerli taşlar, özellikle zümrüt ve inciler kakılmıştır. Açık kapıdan içeri girersin. Vaktiyle bizim girdiğimiz gibi ve göreceğin şeyi orada görürsün. Bize gelince biz orada sol gözlerimizi yitirdik. Layık olduğumuz cezaya da katlanıyoruz ve her gece yaptığımızı gördüğün şekilde suçumuzun kefaletini ödüyoruz. Kısacası bizim öykümüz budur. Zira ayrıntılara girecek olursak koskoca bir kitabın sayfalarını doldurmak gerekirdi. Sana gelince bahtının gereği neyse o olsun dediler. Bu sözleri duyunca kararımı vermiş bulunduğumdan bana bıçağı verdiler. Beni koyunun derisine sokup ek yerlerine diktiler ve sarayın taraçasına bıraktılar. Sonra da uzaklaştılar ve birdenbire korkunç bir kuş tarafından kaldırılıp uçurulduğumu hissettim. Dağın tepesinde yere bırakıldığımı anlar anlamaz da bıçakla koyun derisini yırttım ve ürkütmek için kış kış diye haykırarak ortaya çıktım. Korkunç Ruk ağır ağır uçtu. Ardından bakınca onun büyük beyaz bir kuş olduğunu gördüm. Bunun ardından yürümeye başladım. Sabırsızlık ateşiyle acele ilerleyerek bir saraya ulaştım. Bu sarayı görünce 10 genç adamın tanımlamalarına karşın şaşkınlığın sınırına dayanırcasına şaşırdım. Çünkü sözle tanımlanamayacak kadar şahaneydi. İçinden geçerek girdiğim büyük altın kapı, sarı sabır ve sandal ağaçlarından yapılmış 99 kapıyla çevrelenmişti. Salonlarının kapıları altın ve elmas kakılmış abonozdandı. Bütün bu kapılar karının ve denizin tüm zenginliklerinin toplandığı gördüğüm salonlara, bahçelere açılıyordu. Girdiğim ilk salonda kendimi 40 genç kızın arasında buldum. Bu kızlar öyle şaşırtıcı bir güzellikteydiler ki bunlardan daha güzellerini düşlemek mümkün olmadığı gibi insan gözünün bunlardan birini diğerinden üstün görmesi de mümkün değildi. Öylesine hayranlık duydum ki başımın döndüğünü hissederek kendimi zor tuttum. Bunun üzerine hepsi de ayağa kalkıp bana yaklaşıp "Evimiz sizin evinizdir, yeriniz başımız üzerindedir" dediler ve beni yanlarına oturtmaya çağırdılar. Bir peykeye oturttular ve hepsi de yöremde yere, halıların üzerine oturdular ve bana "Ey efendimiz, bizler senin kölelerin, malınız, sen bizim efendimiz ve başımızın tacısın" dediler. Sonra hepsi birden bana hizmette bulunmaya koyuldular. Birisi sıcak su ve havlular getiriyor ve ayaklarımı yıkıyor. Öteki ellerime altın bir ibrikten kokulu sular döküyor. Bir üçüncüsü sırtıma kemeri altın ve gümüş tellerle işlenmiş sırf ipekten bir giysi giydiriyor. Bir dördüncüsü çiçek kokularıyla hazırlanmış nefis bir içkiyle dolu bir bardak sunuyor.
Biri gözlerimin içine bakıyor, bir diğeri yüzüme gülüyor. Bir başkası da göz kırpıyordu. Biri şiirler okurken bir diğeri önümde kollarını açıyor. Bir başkası da kalçalarının üstünde vücudunu kıvırıyor. Biri bana ah derken diğeri oh diyor. Bir başkası bana göz bebeğim derken bir diğeri ruhum benim diyor. Biri canım derken öteki ciğer köşem diyor. Bir başkası ise yüreğimin ateşi diye sesleniyordu. Sonra hepsi yanıma yaklaştı. Beni ovuşturmaya ve okşamaya başladılar ve bana ''Ey çağrılımız, bize öykünü anlat. Çünkü biz burada çoktandır hiçbir erkek yüzü görmeden yapayalnız yaşıyoruz. Şimdi mutluluğumuz tamamlandı.'' dediler. O zaman daha da sakinleşerek onlara öykümün sadece bir bölümünü anlattım. Anlattıklarım bitince gece yaklaşmıştı. O zaman akıl almayacak kadar çok mum getirdiler. Salon göz kamaştıran bir güneşin aydınlatabileceği kadar aydınlandı. Sonra sofrayı kurdular. En nefis yemekleri ve en baş döndürücü içkileri getirdiler. Çalgılarıyla zevkli melodiler çalarak en büyüleyici seslerle şarkı söylediler. Ben yemek yemeye devam ederken birileri de kalkıp raks etti. Bütün bu şenliklerden sonra bana ''Ey sevgili, şimdi elle tutulur zevklerin tadılması ve yatma zamanıdır. İçimizden gönlünün çektiğini seç, bizi gücendirmekten korkma. Çünkü her birimiz nasıl olsa birer gece seninle olacağız. Biz 40 kız kardeşiz. Her birimiz sırası gelince yatakta bütün gece seninle oynaşmaya başlayacak.'' dediler. O zaman hanımım, bu kız kardeşlerden hangisini seçeceğimi bilemedim. Çünkü hepsi de aynı derecede arzu uyandırıyordu. Bunun üzerine gözlerimi kapadım, kollarımı uzattım ve birini yakaladım ve gözlerimi yeniden açtım. Ama yeniden hemen kapadım. Çünkü güzelliğinden gözlerim kamaşmıştı. Seçtiğim kız bana elini uzattı ve beni yatağına götürdü. Bütün geceyi onunla geçirdim. 40 kez ben onu doyurdum, 40 kez o beni doyurdu ve her seferinde "Oh sevgilim, oh ruhum" diyor, beni okşuyordu. Ben onu ısırıyordum, o beni çimdiriyordu ve bütün gece bu böyle sürüp gidiyordu. Ve ben aynı şekilde hanımım her gece kız kardeşlerden biriyle ve karşılıklı saldırılarla işi sürdürdüm. Bu böylece bir yıl devam etti, gevşeyerek, açılıp saçılarak. Ve her geceden sonra, sabahları bir gece sonra birlikte yatacağım genç kız yanıma geliyor, beni hamama götürüyor ve tüm bedenimi yıkıyor, vücudumu şiddetle ovuşturuyor ve Tanrı'nın kullarına bağışladığı tüm kokularla beni kokuya boğuyordu. Böylece yılın sonuna geldik. Sonuncu günün sabahında tüm genç kızların yatağıma koşuştuklarını gördüm. Hepsi gözyaşları döküyor ve üzüntüden saçlarını savurarak sızlanıyorlardı. Sonunda bana "Bil ki ey gözümüzün nuru, seni terk etmek zorundayız. Tıpkı senden öncekileri terk ettiğimiz gibi. Çünkü bil ki sen ilk değilsin ve senden önce bize senin gibi çok aygırlar yüklendi. Biz de sana yaptığımız gibi onlara aman vermedik. Yalnız sen gerçekte en usta biniciydin. Gerek saldırılarından, gerekse genişlik ve uzunluktan yana. Ve de sen en çapkınları olduğu kadar en nazikleriydin hepsinin. İşte bu nedenledir ki biz sensiz asla yaşayamayız dediler. Ben de onlara peki ama niye beni terk etmek zorundasınız? Çünkü ben hiç de sizinle geçirdiğim yaşantının neşesini kaybetmek istemiyorum dedim. Bana bil ki biz tek bir hükümdarın kızıyız fakat analarımız ayrıdır. Ergenliğe ulaşıladan beri bu sarayda yaşıyoruz ve her yıl gidip babamızı ve analarımızı ziyaret etmek üzere 40 gün ortadan yok oluyoruz. Ve işte bugün o gündür diye yanıtladılar. Ben de onlara fakat ey nefis yaratıklar ben pekala siz dönünceye kadar Allah'a şükrederek burada kalabilirim dedim. Bana dilediğin olsun, işte sarayın tüm kapılarını açan bütün anahtarlar. Bu saray senin evindir, sen onun efendisisin. Ama bahçenin dibindeki bakır kapıyı sakın açmayasın. Yoksa bizi bir daha göremezsin. Başına da büyük bir felaket gelir. Bundan dolayı sakın bakır kapıyı açma dediler. Bu sözler üzerine hepsi gelip boynuma sarıldılar ve birbiri ardından beni öptüler, ağlayarak ve Allah seninle olsun diyerek ayrıldılar. Hanımım,
O zaman ben anahtarları elimde tutarak salondan çıktım ve bu sarayın her köşesini ziyaret etmeye başladım. Zaten kızların kollarıyla ruhum ve bedenim öylesine zincirlenmişti ki sarayı gezecek vakit bulamamıştım. Böylece ilk anahtarla ilk kapıyı açtım. Kapıyı açınca büyük meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe gördüm. Bu ağaçlar tüm dünyada benzerlerini görmediğim kadar büyük ve güzel ağaçlardı. Küçük kanallardan akan sular tüm ağaçları suluyor. Bu ağaçların meyvelerini irilikten ve güzellikten yana şaşırtıcı kılıyordu. Bu meyvelerden, özellikle muzlardan, asil bir Arap'ın parmaklarına benzer hurmalardan, narlardan, elmalardan ve şeftalilerden yedim. Yemekten doyunca verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükrettim ve ikinci anahtarla ikinci kapıyı açtım. Bu kapıyı açtığımda gözlerim ve burnum küçük kanalların suladığı büyülü güzellikteki çiçeklerle dolu büyük bir bahçe gördü ve kokladı. Bu bahçede ülkenin emirlerinin bahçelerinde yetişen tüm çiçekler, yaseminler, nergisler, güller, menekşeler, sümbüller, laleler, karanfiller, düğün çiçekleri ve bütün zamanların tüm çiçekleri vardı. Bu çiçeklerin kokusunu içime çektikten sonra bir yasemin kopardım ve burnumu içine daldırdım ve derin derin kokladım ve de Yüce Allah'a insanları böyle sevindirdiği için şükrettim. Bunu izleyerek üçüncü kapıyı açtım. Kulaklarım her türden ve her renkten bütün kuşların sesleriyle büyülendi. Bu kuşların tümü sarı sabır ve sandal ağaçlarının çubuk tahtalarından yapılmış bir kafese kapatılmışlardı. Bu kuşların içeceği su yeşimden ve ince, alacalı akikten yapılmış küçük fincan altlıklarında, yemleri de altından küçük taslarda bulunuyordu. Kafesin dibinde taranmış ve sulandırılmış kum vardı. Kuşlar hallerinden mutlu, Allah'a şükreder gibi ötüşüyorlardı. Akşam oluncaya kadar onları dinledim. Sonra gidip yattım. Ama ertesi gün acele kalktım ve dördüncü anahtarla dördüncü kapıyı açtım. Ve hanımım, orada öyle şeyler gördüm ki insanoğlu rüyasında bile asla göremez. Büyük bir avlunun ortasında harika bir çabayla oluşturulmuş bir kubbe gördüm. Bu kubbeden üzerindeki altın ve gümüş kakmalı 40 abonos kapıya çıkan somaki mermer döşenmiş merdivenlere geçiliyor. Kanatları açık olan bu kapıların her birinden geniş birer salona giriliyordu. Her salon ayrı bir hazine içeriyor ve her hazine benim saltanat sürdüğüm ülkenin değerinden fazla değer taşıyordu. İlk salonda dizilmiş irili ufaklı inci kümeleri vardı ama irileri ufaklarından fazlaydı ve bu incilerin her biri bir güvercin yumurtasından büyük ve tüm aydınlanma halindeki ay kadar parlaktı. Ama ikinci salon zenginlikten yana birincisini geçiyordu. Tepesine kadar elmaslar, gök yakutlar ve kızıl yakutlarla doluydu. Üçüncü salonda ise sadece zümrüt vardı. Dördüncüsünde doğal altın parçaları, beşincisinde dünyadaki her türden altın sikkeleri, altıncısında saf gümüş, yedincisinde çeşitli ülkelerin gümüş sikkeleri vardı. Öteki salonlarda yeryüzünün ve denizlerin bağrında oluşan tüm değerli taşlar, yakutlar, firuzeler, Yemen taşları, her renkten akikler, yeşil vazolar, kolyeler, bilezikler, emirlerin ve şahların saraylarında kullanılan her türlü mücevherle doluydu. Ve ben hanımım, ellerimi ve gözlerimi yukarı doğru çevirdim ve tüm bu güzel şeyleri bağışlamış olduğu için Yüce Allah'a şükrettim. Böylece her gün bir veya iki ya da 3 kapıyı açarak ziyaretlerimi sürdürdüm. 40 gün dolasıya kadar. Nihayet elimde bakırdan yapılmış olan sonuncu kapıyı açacak sonuncu anahtardan başkası kalmadı. 40 genç kızı düşündüm. Onları düşünmek bile bana en büyük mutluluğu veriyordu. Onların tavırlarındaki tatlılığı, ciltlerinin tazeliğini, kalçalarının sertliğini, ferçlerinin darlığını ve de kıçlarının yuvarlaklığını ve hacmini ve bana "Oh sevgilim, oh gönlümün ateşi" diyerek haykırışlarını, sonra kendimin de Allah isterse bu gece kutsal bir gece, uykusuz bir gece olacak diye haykırışımı. Ama melun şeytan,
Boyuna bu bakır kapının anahtarını aklıma getiriyor ve beni müthiş tahrik ediyordu. Bu baştan çıkarma irademden daha kuvvetliydi. Sonunda bakır kapıyı açtım ama gözlerim hiçbir şey görmedi. Sadece burnum çok ağır, duygularıma düşman bir koku duydu ve o anda ve o saatte bayıldım ve kendiliğinden kapanan kapının dışında yere düştüm. Yeniden kendime gelince şeytanın esinlediği kararımda ısrar ettim ve kapıyı yeniden açtım. Bu kez kokuyu daha zayıf olarak duydum. Bunun üzerine içeri girdim ve kendimi baştan başa safranlar serpilmiş, akamber ve günlükle kokulandırılmış mumlarla, yanarken o ağır kokuyu çıkaran kokulu yağlar içeren altın ve gümüş şahane lambaların aydınlattığı geniş bir salonda buldum. Ve bu altın meşalelerin ve lambaların arasında alnında beyaz bir yıldız bulunan, akıllara durgunluk verecek güzellikte siyah bir at gördüm. Sol arka ayağı ve sol ön ayağı baştan aşağı beyazdı. Yem teknesi susam ve arpa kırıntılarıyla, yalağı gül suyuyla kokulandırılmış taze suyla doluydu. Ve ben hanımım, atlara karşı büyük tutkum olduğundan ve ülkemin en ünlü ata bineni olarak tanındığımdan bu atın bana tam uyacağını düşündüm, atı dizgininden tuttum, bahçeye çıkardım ve üzerine bindim ama hiç kıpırdamadı. O zaman boynuna altın zincirle vurdum ve hanımım birdenbire at o ana kadar görmediğim iki kara kanat açtı. Böğründen korkunç bir şekilde kişnedi. Toynağıyla 3 kez yeri dövdü ve benimle birlikte göğe doğru uçmaya başladı. O sırada hanımım dünya gözümün önünde döndü. Ama baldırlarımı sıkıştırarak iyi bir binici gibi davrandım ve sonunda at alçaldı ve 10 kör genci bulduğum Bakır Sarayı'nın taraçası üzerine kondu. Ve tam o sırada öyle şiddetle şaha kalktı ki ve öyle hızlı silkindi ki yere düştüm. At bana yaklaştı ve kanadını yüzüme doğru alçalttı ve ucuyla sol gözüme vurdu ve beni iflah olmaz biçimde kör bıraktı. Sonra göklere ağdı ve uçarak kayboldu. Ve ben elimi yiten gözüme götürdüm ve kendi kendime sızlanarak ve acıyla elimi silkeleyerek taraça boyunca yürüdüm ve birdenbire 10 gencin yaklaştığını gördüm. Beni görünce bizi dinlemek istemedin, işte uğursuz kararının sonucu. Seni yanımıza da alamayız çünkü zaten 10 kişiyiz. Ama şu yolları izlersen Bağdat'a ulaşabilirsin. Orada ünü bize kadar ulaşan Emirül Müminin Harun Reşid'i görürsün. Bahtın onun ellerindedir dediler. Oradan ayrıldım. Başıma gelecek başka felakete katlanamayacağımdan sakalımı kazıyıp kalender giysilerine bürünüp gece gündüz yolculuk ettim ve barış kenti Bağdat'a gelinceye kadar yolculuğa devam ettim. Burada şu iki kör dostumu gördüm. Selam vererek burada bir garip olduğumu söyledim onlara. Onlar da bizler de garibiz burada dediler ve işte bu mübarek eve ulaşmamız böyle oldu efendim. Ve işte benim gözümü yitirmemin ve sakalımı kazımamın öyküsü böyledir. Bu olağanüstü öyküyü duyan genç ev sahibesi 3. kalendere, peki öyleyse selam ver ve git, seni bağışlıyorum demiş. Ama 3. kalender, gidemem ben vallahi, geri kalanların da öykülerini duymak isterim diye yanıt vermiş. O zaman genç kız halifeye, Cafer'e ve Mesrur'a dönmüş ve onlara siz de bana öykülerinizi anlatın demiş. Bunun üzerine Cafer yaklaşmış ve eve girerken kapıya bakan genç kıza söylemiş olduğu öyküyü anlatmış. Cafer'in sözlerini de işittikten sonra genç kız hepsine birden, hepinizi bağışlıyorum, birileri ve diğerlerini, ama buradan çabuk ayrılın demiş. Hepsi çıkıp sokağa ulaşmışlar. O zaman halife kalenderlere, arkadaşlar şimdi nereye gideceksiniz diye sormuş. Onlar da nereye gidebileceğimizi bilmiyoruz diye yanıt vermişler. Halife onlara gelin geceyi bizde geçirin demiş. Cafer'e de bunları senin evine götür, yarın sabah da bana getir, bakalım ne yapabiliriz demiş. Cafer de halifenin emirlerini yerine getirmekte kusur etmemiş. Halife sarayına dönmüş. Fakat o gece uykusunun hiç tadı tuzu olmamış.
Sabahleyin uyanmış ve tahtına oturmuş ve imparatorluğunun tüm başta gelenlerini çağırmış. Bunlarla işini görüp hepsi uzaklaştıktan sonra Cafer'e dönüp bana 3 genç kızı, 2 dişi köpeği ve 3 kalenderi getir demiş. Cafer oradan hemen ayrılıp hepsini getirerek halifenin ellerine teslim etmiş. Genç kızlar başlarını peçeyle örtmüşler ve halifenin önüne gelmişler. Bunun üzerine Cafer onlara, size kötülük yapmayacağız çünkü bizi tanımadan bağışladınız ve bize iyi davrandınız ve işte şimdi de siz Abbas'ın 5. torunu Harun Reşid'in elindesiniz. Ona kendiniz hakkındaki gerçek öyküleri anlatın demiş. Genç kızlar Emirülmüminin adına konuşan Cafer'in bu sözlerini duydukları zaman içlerinden en büyükleri ilerlemiş. Ey Emirülmüminin, bana ait olan öykü öylesine şaşırtıcıdır ki eğer iğnenin ucuyla gözün köşesine yazılsaydı onu saygıyla okuyan için ders oluştururdu demiş. Anlatısının bu noktasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve anlatmaktan vazgeçmiş. Ama 16. gece gelince söze başlamış. Ey bahtı güzel şah, işittim ki genç kızların büyüğü Emirülmümininin huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra şu öyküyü anlatmış. 1. genç kız Zübeyde'nin öyküsü.